Fast and newly Talia as well, which is also just into the meta. So it's perfectly in the meta. I wonder if he'll like reignite fire into the kind of mid-jungle synergy. And the question is, do you agree with the fact that Perks was a problem in that lane? I do think so. Like, I think in terms of the performance that we saw ever going back from Vitality and even looking at his performance in Winter, if you were going to swap someone out because of the performance issues, I do believe it should have been Perks. So yeah. I agree. I do think the solo laners were a problem point. Wonder as well. Kind of a bit hit or miss. Sometimes doing really well in his picks like Udia, sometimes just dying level 1 to Atom. You know, so maybe swapping out mid is the way to go. You're saying that maybe there was much more that was the But I think this is something on Heretics that we should have seen even before Perks started on the roster. Swado did win EMEA Masters with this Academy roster back. Aleykümselam arkadaşlar, aleykümselam. He was beating Ruby in quarterfinals. Bir de sonra patlatalım. Like, great, this is looking good for EMEA. Aa dur, ses kötü, dur. They get Ses Ruby as düzeldi their mid şimdi. laner instead, who we all know did not really live up to very high expectations. Kardeşlerim, sonunda LEC başladı. İlk maçımız birazdan başlıyor. Link burada. Bugün efsane maçlar var. G2BDS serisi vesaire. Bir daha alalım burayı. Kardeşlerim, ufak aradan sonra LEC tekrardan başladı. Yayındayız YouTube'da. Link burada. Sesim bozuk gelmez, düzeldi şimdi. I feel like a lot has happened. Also, the XD tweet from Yankos, the stream comments, like, I think it's a lot to wade through. Yeah, and I think it's really hard to quantify what it's going to look like before we actually get to see it. Yeah. I can't have any expectations. I'm very curious to see how they're going to develop throughout the year. But for now, my expectations are tempered because of everything that's happened. Yeah, and I gotta say for this next game, my eyes are on bot side. Can the bot lane still function without Kaiser? Because that was definitely their biggest strength. Hey, let's see what happens indeed. I'm really excited. We only got our 2019 G2 core top. Koç, Dalak Tayfa ismini bulurken çok zorlandın mı? Dalak Tayfa ismini sen bana sorduysan demek ki sen bizim eski bir izleyicimiz değilsin Ursolonli. Dalak Tayfa ismini çok aradım mı diyen adam bizi daha yeni izlemeye başlamıştır kardeşim. Şamatayı kes, yayını beğen, şamatayı kes. I know I haven't changed too much as a player or gotten worse or anything. Honestly, I've been just working even harder than before, but the results have gotten worse, so I was very hungry this whole time, and now I'm just starving, honestly. You can be a rookie, but nobody takes a title from G2. I just wanna play against Caps. I think this guy is just the GOAT of Europe. I just want to face him again and again until I beat him. We're gonna have to play against tougher opponents, or there's gonna be people who step up to the plate. Even in Winter, it was Mad Lion suddenly becoming much better. Mad Lion's boy taking over on the bottom side of the map. Triple kill for Fresh Cowie. Klavyum modeli Logitech League of Legends version. People think are not achievable in Europe, but we truly believe that this is achievable. I'm putting him D. Yeah, I agree with you. I think it's gonna be D tier. Koç, dön eskisi gibi seni izlemeyi özledik. Müsabakalarda yok, sağ ol kardeşim benim. Leg'de niye 3 mevsim var? Yeni sezonda böyle abi. Sebebini tam olarak bilmemekle beraber. I'm more than happy to be actually where I am right now. Being back at Rogue, it's like no time has passed. Finn is in the back line, Inax almost down, Larson and Finn, it's just the Rogue show here. Now that I'm here, I think it's an opportunity that I cannot waste. Mad Lions Koi, knock Vitality. Even if we beat Mad Lions in those series, we would probably lose the next one because we were just not good enough. It's a kick will fall, humanoid kills off this geek, and that's it, that's game. The way we lost, I was like, actually I just want to play. If it's so mad, I was like, I cannot take a break, like I don't want to take a break. It's an improvement. 8 is not 10th. Giant X will secure top 8. We're still progressing a lot. I think we're gonna be a lot readier. I expect this split to be like way higher level. Final yok ya, LEC'nin normal günü işte. I believe we can. I don't think in EU there's like a bot lane you cannot match. Barış Can'cım, iznimiz yok o konuda. We were last place, so we don't need any more motivation to try to win some games. Even though we beat them already, I want to beat them again. The next time we face Mad Lions, we're gonna beat them for sure. We can for sure win everything. We've shown that we can compete with the best, so don't underestimate us.
Hello everyone and welcome back to the LEC for Spring 2024. I'm Medic, I'm joined by Vedius, and we are very excited to usher you into a brand new era of League of Legends. And by an era, I mean perhaps another day. You know, it's been a 3-week break. Really grandiose. I went really Gömleğe bak, grand. gömleğe. So I brought it back. We are of course beginning our spring split here. Everyone is resetting. We're back to a fresh start. So all of these teams. Bu arada arkadaşlar sizden ricam yayını beğenelim. Yeni kardeşlerimiz görsün vesaire. Yayına özellikle ilk gelenlerin beğenmesi önemli. Oriana going to be taken away from the side of Vitality, Jace on the side of Heretics, and reminder that 14.5 is the patch that we are playing on today. That is another reminder, we are playing with pre-recorded drafts today, so all of these picks have been Orianna, Ashe, Jace. And now we're going to run through them to get on into the game quicker. For game 2, the picks will be happening during this game, and then we'll see them obviously when we get into game 2. Bu arada Kalista, Varus falan bir şekilde çok da böyle tercih edilmiyor fark ettiyseniz. Bugün T1 serisinde de öyle oldu. Ya seçildi mi Kalista evet ama öncelik değildi yani. Garip bir şekilde T1 Lucian'a daha çok önem verdi. Naturally a very big carry player on the top side of the map. Vitality as a whole did struggle last split, even though they did qualify into the top 8. That path First pick Maokai mı geliyor yoksa Vitality'den? The improvements that they have made, the respect still being shown towards that top side of the map though. How they round things out? Where is the state of Maokai on 14? Yapay zeka doğru lan, orayı unuttuk. Dur Özgür'e söyleyeyim yazsın. Very powerful picks in winter, and I believe that right now they should still be high on the priority list. But Smolder, Medic, our newest champion to the Rift, of course, is up and available. It's first pickable, Vedi was nerfed slightly on 14.5, but still a very powerful AD carry. Smolder mı? Vedi, I know it's only game 1. But I'm kind of bored of Smolder already, my dude. It's just a champion. You want to scale to get 22. Vallahi first pick Smolder aldılar. You get burn, you get an execute. Like at. Q as well. It becomes very difficult to fight against him. So expect to. Perks nerede? Perks'ü 7'ye almışlar. Dragon in the bot lane. Expect to hear me shouting "Mom" a few times through this game as well. Name of I mean, it's funny because in the UK culture, it's mum, right? Yeah. Hey, mum. I need some chicken fingers, please, mum. Bu arada Lucian'dan bir Smolder'a karşı çok güçlü olmaz mı ya öyle de? Wouldn't be surprised though to see something from the jungle here. Perhaps Xin Zhao with Vi taken off the board. I wonder if Volibear has risen in priority here in the LEC. We've been seeing it all throughout the world on previous patches. And I'm curious if that's going to be something high pressure. Burası Maokai mi? Yoksa Rel mi? Rel daha iyi gibi ya. T1 Genji ne zaman? Konu YouTube'a atalı çok oluyor Mustafa'cım. Sen geriden geliyorsun. Rel Leon'a çekmek yok mu buraya ya? Ya da Rel Azir. Rel Nico. Renata da iyi de Smolder'la iyi değil. So Smolder has a couple of different types of supports that he likes. He either likes to be buffed up with an enchanter, so think Milio, Lulu, or he likes CC because then if someone's standing still, it's very easy to get stacks off them. Talyah bir anda insanlar için daha önemli oldu. O ne lan? Oğlum adam ekranda ne gözüküyor? O ne alaka? Ekran geriden mi geliyor? O ne? I've been seeing a bunch of pros playing it alone. Solo queue to the jungle, the wave clear, or the jungle clear, I should say, naturally still very, very fast. The flexibility that Vitality have here is one of the big Brown geldi bu arada. in this draft. And the Karma response, you did receive some nerfs. I forget exactly what patch. I think it Aa, was Karma. Oğlum Karma açık almadılar lan harbi. Still very high presence when we look over towards the LCK especially, and I think that it does make sense, especially given that you can flex it between mid and top still. So very interested to see what we've got here because you've got two very powerful flex picks in the form of the Talia and the Karma, which means that it's difficult now to know where you want to go with your bans. Heretics have a clear idea of where they want to put the Karma, which means that maybe they just want to try and match it into the Talia, hoping that it does go in fact into the mid lane. So now they're going to start attacking that top side of... Bir Viego banı gelir mi ya sol taraftan ya da Zinzao? Here, something like the Xin Zhao perhaps. Maybe they want something. I wonder if they would consider the Nocturne. Maybe it's a little bit too aggressive in terms of what they've already drafted. Sağ taraftan bir de Kısante almak isteyecekler de. Aatrox mu banlayacaklar acaba? Kısante alınmalı bence ya böyle durumlarda. Bu arada Smolder oynamak cidden çok zevkli.
similar detriment to Maokai'yi banladılar. Jungle'ı ne alacaklar? Viego açık, Lee Sin açık. Smolder mid değildir ya. Sol taraf Viego olabilir. Sağ taraf da Viego olabilir. Oo, Sejuani top lane'e Jax tarzı bir şeyler alacaklar. Kötü değil bu arada Seju. İyi, beğendim. Buraya ne alacaklar ya? Jungle'a. Ya Viego diyeceğim de Viego... Bilmiyorum. Rel de çok iyi ya. Evet bak, Rel de çok iyi. Rel de çok iyi. Çek abi Kısante. Jax'a karşı her türlü oynarsın Kısante'yle. Adam Jax alacak. Oo, TF aldı. Çek Jax'ı. Çok kötü pick. Çok kötü pick. Çok kötü pick. Çak Jax'ı. Al Jax'ı. Jax al. Jax. Camille de olur da Jax daha iyi. Wukong aldı adam. Oha. Bence burası Jax'tı bu arada. Hem Seju ile çok güçlü hem TF'e karşı çok güçlü. Yayın sadece burada mı? Evet, şu anlık burada. Şimdi burada Wukong'un olayını söyleyeyim sizlere. Birincisi Karma ile güçlü bir şampiyon. İkincisi Sejuani ile güçlü bir şampiyon. Üçüncüsü Twisted Fate'e karşı all-in yapılacak. Hani all-in yapılması lazım, anladın mı? İzin nasıl aldın? Verilecek son adamsın ülkede. Neden Ektro'cum? Neden verilecek son insanın ülkede? Bu arada LEC Watch Party bizde bayağıdır var. Bu ikinci splitimiz. Neden öyle dedin Can kardeşim? Heretics'in yeni kadroyu iyi. Bence Perks zaten trollüyor ya. Zvyro da çok iyi bir adam değil ama en azından adamın kazanma hırsı var. Perks artık kafada bitirmiş LoL'ü, anladın mı? Ban yemeden önce bir açıkla, aynen. Favori takımım. Benim favori takımım her zaman Fanatik ya. LoL bilmiyorsun, bir kere bile oynadığını görmedim. Ektro'yu banladık. Saçma bir şey söyledi. Biz savunma hakkı veririz her zaman. Mantıklı bir şey söylerse ban yemez. Mantıksız bir şey söylerse banlarız abi. Watch Party geldiğinden beri olmadığımız masa yok. Aynen öyle. Evet, beğeni atıldı. Kola çekirdek hazırlandı. Dünya çapında koç açıldı. Oo, eyvallah. When we think back to the beginning of winter, the reason why I rated Vitality highly was because I had faith in their coaching staff. Now it feels like that the whole coaching staff is... Aykut'um hoş geldin Aykut'um. Aykut'a bir moderatörlük verelim ya. Bundan sonra Watch Party'ler YouTube'dan mı? Vallahi şu anlık YouTube'dan gibi gözüküyor. Aykut, yarın sen mi sunuyorsun finali? Yarın İstanbul'a geliyorum. Sen de güzel oyuncu değilsin. Doğruya doğru. Serhat'cığım mesela Vesta Master'ım.
Daha ne bekliyorum? West ne olmamı isterdin mesela West'te? Selamlar selamlar. Yapay zeka hoş geldin. West Çuha. Emrah'cığım YouTube'dan izlersin, rahat ol. Baba ne haber? Sokaktan çoluk çocuk getirsen Westmaster zaten, anladım. Tamam. O Asım'ım DC çağırıyor Asım Bey. Alo. Alo. Nasılsınız Asım Bey? Siz nasılsınız ya? YouTube'dan yayınınızı izliyorum. Katılayım dedim. Asım Beyciğim, siz TCL'de yok muydunuz bu mevsim? Bunu bu boşu yapmadan olmazdı kanka. Bu split katılmadık kanka. O zaman Asım gelmişken şöyle bir duyuru yapayım. Zaten bir sonraki YouTube videosunda bunun duyurusu gelecekti. Hemen duyurusunu yapayım. Dalak tayfa da buradayken. Arkadaşlar, YouTube'a bir içerik yapacağız. İstanbul'da oturan 5 kişiye ihtiyacımız var. İçeriğimiz şu. Bu zaten dünyada yapılan bir içerik var. Böyle işte yok işte pro oyuncuyu bul. Yok NBA oyuncusunu bul. Hangi oyuncu eski profesyonel oyuncudur gibi içerikler var ya. Böyle karşısına 5-6 kişi oturtuyor. Biz de onu Asım'la beraber bir de sürpriz konukla beraber yani 3 kişi biz onun bronzu bul içeriğini yapacağız. Yani bir tane bronza 4 tane de başka liglerden de olsa oyuncuya ihtiyacımız var. Eğer katılmak istiyorsanız ben size mail adresi vereceğim bir sonraki videoda. Oradan katılabileceksiniz. Katılmak isteyenler ya da oradan mail yoluyla ulaşacak. Bizim editörler sizlere deneyecek. Ona göre geleceksiniz arkadaşlar. Buyur ben belki Ankara'ya dönerim. Gelirsin kanka çekime, sıkıntı yok. Ben getiririm seni. Neyse işte öyle bir durum var arkadaşlar. Koç başlamadan bir lise kavga anısı alabilir miyiz? Yok, alamazsın. Bence içerik güzel. Umarım güzel bir şeyler. Aynen, ufak bir naz geldi de Aykut rahat ol. Biz onu hallederiz, sen rahat ol. Aykut onu bırak da geçen tapınakta hatırlıyor musun bilmiyorum ama tapınakta tandır yapalım demiştin. Herkes sana gülmüştü kanka. Hatırlıyor musun? Aykut. Of, yoruluyorum o mime ya. Of. Bana yayın ver ya Çerez. Dur vereceğim kanka, dur. Ne demiştin? Kanka tandır yapalım demiştin tapınakta. Herkes sana gülmüştü, hatırlamıyor musun? 2x yaptın mı bunu? Yapmadım ama gerek yok kanka ya. Zaten bizden başka izleyen yok şekli kanka. Tayfun var yanımda, spoiler verecek şerefsiz. He, Tayfun da gelsin oğlum. Poton ne zaman sarı kart atmayı düşünüyor? Yo, neyin boşu çözemedim. Kanka Kolpaçino'dan ya. In the middle bush, and then Photon has used his own ward in this closer bush. Wonder can only step further back away from the minion line to get out of vision. So it actually becomes much harder for Wonder to maintain XP and CS in this lane. Bu arada top lane'de eşyalar alındıktan sonra o Sejuani ile beraber Twisted Fate'e Allah kolaylık versin. The Dawn Shield going to do some favors for Wonder, but already he's being forced to burn his pots. Even though the wave is slowly pushing in his favor, he's going to tick over to level 2. But trade's going very nicely for the time being for Photon. Oh man, it's so painful. I laned into a lot of Twisted Fate AD carries when I was doing my climb in the 3-week break that we had. Top fena kanlı abi toplayın matchup'ları. Evet. It's so painful to deal with. TF ne alaka ya? Rank atıyorlar sanki. Ben kanka buna bayılıyorum ya, TR komitesinin şu yorumlarına. TR rank atıyorlar sanki. TF ne ya? Kale almadı.
at least in the early game. Hook goes in from Trimby, but Hylissang puts up the wall, and that's the issue of Nautilus into Braum. Whenever you try and hook in, the Unbreakable goes down. If you stay around too long, you get caught with the concussive blows, and it becomes very tricky for the Nautilus to actually navigate those fights. Douglas was likely concerned, knowing that his bot lane wouldn't have any prio. Abi LCS'te ekranı hala 3'e bölüyorlar. Ama Avrupa'da bölmüyorlar ya. Onu anlamadım yani. Ha, Tapa dive geliyor. Rakip top lane Fabulous mu? On the Talia, they have their eyes set on setting up for a dive. The wave is not in an ideal spot. How many times have we seen this though? A team tries to dive Wonder, he 1v3 outplays and gets away. I mean, it looks like for now, Vitality was just fishing. Wonder though, he's going to play relatively safe. He should be perfectly fine. Asım, şimdi bir sonraki mevsim ne zaman başlıyor? Bilmem. Beni çok ilgilendirmeyebilir gibi belki. Allah Allah. Peki sizin orta koridoru onu ilgilendirmesin bence kanka. Yani seni değil yani. Onu da onu bilemem. Onu ilgilendirmemesi lazım. O beni ilgilendirmiyor. Yalnız bir şey diyeyim mi? Şu an bot lane matchup'ı Smolder için çok iyi gitmiyor mu? Aynen. Dün mesela Scorch ezildi kanka, yani bilemem. Scorch ezildi mi dün? Koridorda geri düşüp yük az kastı kanka. Var mı? Yok ya, İzlemedim o ben. kadar değil. Bu arada Scorch yazık oldu ya Sergen'ime. Aha! Flash'ını aldılar. Oğlum Twistrate'in bota bak lan. Mantıklı mı o bot? Evet. Bunu alıyorlar genelde zaten. Ya da atak speed. Tamam. Bence atak speed çok kötü de. Alıyorlar vallahi. Bir son bu şu an direkt bizim olduğumuz patch değil mi bu? 14.4 bu. Biz şu an 5'e mi geçtik bilmiyorum. Tamam, o zaman boş kanka. geçmişiz. Çünkü E'nin atak speed'i çok zaten. Atak speed bot lazım değil bence çara. Çok fazla oluyor zaten atak speed'i. Ya Ninja tabi Merkür çok daha iyi bence. 5'te oynuyormuş bunlar live galiba. Harbi mi? O zaman olabilir. Atak speed bot olabilir bence o zaman. Ama bu botun şu an mesela atıyorum bu Konga Seju'ya karşı makarası ne ki? Oğlum çok hızlı koşarsan TF bu Konga yakalıyor mu seni? Moment Speed çok OP TF'de. Şeye bile giriyorsun mesela. İkinci runlardan maviden Moment Speed falan giriyorsun. Statik alıyorsun. Rapid Fire alıyorsun ya mesela. Moment Speed veriyor Rapid Fire'da. Çok hızlı oluyorsun. Full movit yapıyorsun. Char'ın OP yanı zaten Ghost'lu olup Moment Speed olması falan böyle uçarak oynuyor Char. Yakalayamıyor kimse. Bence OP yanı o Char'ın. Sen atıyor istediği zaman çıkıyor. Bu Konga almasının sebebi de adamın buna karşı bu Konga Seju. Adam moment speed'ini kullanamıyorsun. Direkt all-inliyorlar. Direkt gap'i bence bu arada Jax da olurdu ya, Seju Jax. Jax da iyi işte, aynen. Bence Jax çok daha iyiydi hatta. İkisi de iyi mesela. Bu Konga mesela tek herkesin tercih ettiği bir seçim değil zaten. Bence Twisted Fate'in en OP yanı 1.5 saniye saçma sapan bir stun'ı olması. Aynen. Bir de çok vuruyor. Cooldown'unun az olması. O moment speed'i çok OP. Moment speed'i sayesinde mi bu kadar güçlü, ben söyleyeyim. Ben çok Char oynuyorum karşısında. Moment speed'i olmasa bütün koridorları kaybedecek ama. Olmuyor. The problem for them is going to be that Hylissang should be able to hold this, which means that Kazi should be able to catch the entire wave. The advantage is that Trimby knows that Hylissang is going to stay around. There's a window for Trimby. Burayı tutardı sanki ya açı. Yani tamamen tutamazdı ama bence bir süre tutardı orayı her türlü. Niye tutmadı acaba? Evet, Yasuo da alabilirdi de Wunder güvenmedi Yasuo'suna büyük ihtimal. Yasuo fena dövüyor. Yasuo
Fena. Top lane'de çok fena kanka o matchup. Baksana Seju Wukong'a ya, fena OP. Aha. Kırmızı kart attı. Oğlum sen Türk hakemi misin? Ayıp oluyor hocam. Ayıp oluyor hocam. Was way too much. Forced Photon to flash away. And the mid support of Team Heretics walks away safely. So overall, advantage gained for Heretics. They've secured themselves 43 yükü var Smolder'ın. Twisted Fate'de Halil Umut Meler oynuyor arkadaşlar. Problem is going to be the Smolder. Now I know people in the audience they're going to be like, "Oh, show the stack, show the stack." You can see them on your screen just underneath Kazi's name. You'll see that very small icon underneath. Yeah, and Medic's highlighting it for us now. So if you're yükü solda yazıyor. Güzel. Asım senin mikrofonun niye o kadar dandik kanka? Kulaklığın mikrofonu. Allah Allah. Yine öyle olmaması lazım sanki. Bakayım. Olmuş valla. Good damage done onto Flaggett. I mean, it wasn't designed for casters in mind. Kanka şey oluyor mu? Twisted Fate bir fight'ta mesela kırmızı kart gösterdi ya da sarı. VAR'a gidip pozisyon tekrarı olup kart rengi değişiyor mu? Yok sağ ol. Yeah, I mean, I don't know any ability names. They're all just QWER. Bu boşa bak ha. I think you should use Smolder's W ability name. I don't know what his W ability name. Wukong da Ankara Gücü Başkanı. Asım o mimleri bilmez ya. Biliyor musun kanka onu? Analizi arttıralım biraz. Bilmiyorum o ikinci Ankara Gücü'ne. Ankara Gücü Başkanı kanka hakeme vurdu da. Biliyorum onu. Tamam o yüzden diyor işte. Twisted Fate'e vuruyor ya. Twisted Fate'e vuruyor ya kanka Wukong. TF'de Wukong'a vuruyor. TF'de hakem kanka. Burayı kazandık ya Heretic. Heretic'in burayı kaybetme ihtimali yok. Mümkün değil yani. Nasır playoff'a kalır, bu TF kaybedilmez. Playoff'ta ilk turda eğlenmekten iyidir kardeşim, erken tatil. Kanka nereden biliyorsun? Boostgate'i yendik son maç. Hatırlatırım. Bravo, tebrik ederim. Karşısına girelim gel sen. Kanka peki bir şey söyleyeceğim. Dün ben istatistiklere baktığımda şöyle bir şey gördüm. Aha! Siz bir tek Galacticos'la bizi yenmişsiniz kanka. Evet, aynen. Başka takım yenmedi. Sizler olmasanız 0-1 alacağız. Allah razı olsun. Oğlum ya. Ne kadar kötüyseniz. Neyse kanka sen evden izle ama ya. Bir şey yalnız bırakma TCL'i. İzleriz ya işte. Geliriz o partilere. Evden izle yani kanka. Misa Watch Party'ye gelsene kanka. Misa Watch Party geleyim kardeşim. Ama iddiasına girelim. Ben Misa'nın karşısına oynuyorum. Nesine giriyoruz kanka? Ne istersen. Tamam, buna bir iddia ayarlayacağız. Sen daha bizi tanımamışsın. Tanısam ne olur? Oğlum niye insanlar bana Tiva'nın yöneticisiymişim gibi davranıyor kanka? Tivan bugün kaybetti ya. Herkes yazıyorum. Açıklama yap. Yap abi, video çeksene. Tivan Çektim mi? Video attın mı bugün? Sen ayıp ediyorsun. Nasıl ya? Tivan nasıl bakayım kaç izlenmiş. Harbi gördüğüm gibi.
Aha. Bu ne abi? Başlık çok zayıf ama bu ne? Başlık iyi Birincilik için kanka. kapışıyor. Hayır abi. T1 destroylandı. Böyle Heh, öyle işte bir bak. başlık atmadı. Öyle başlık İki de attığın alamadı. zaman T1'a öyle kill başlık- vermeyen takım. bak öyle başlık attığın zaman direkt linç manyağısın. Spoiler mı verilir kanka başlıkta? İşte YouTuber olmadığı nasıl belli oluyor adamın? Hayır abi vereceksin. Bence bu verilir. Verilmez kanka. Orn ölür. Abi verilir. Bu arada Braum ölür kanka. Nautilus ölür. Kanka bilemiyorsun. Söylediklerinin yarısı yalan zaten. Yani Aha! seçeceksin. Oğlum Smolder çok fena yük kasmadı mı? Oğlum adam normal çar hasarı attı. Orada nasıl sen Braum Kanka onu bırak da senin mikrofonun niye bu kadar kötü? Gidiyorum ben ya. Hayır gitme de onun ayarında bir sıkıntı var kanka. Bu kadar kötü olamaz. Siz kendi aranızda TS'den falan konuşmuyorsunuz mu oğlum maç için? Konuşuyoruz böyle konuşuyorum. Mümkün değil. Bakayım bir lan. Cızırtı geliyor senin sesten. Harbi mi diyorsun? Evet. İnternetle alakalı oluyor. Hani mikrofon patlıyor anladın mı? You never really know. Is he inting or is he making a genius play? I used to be on the side of he's making a genius play, and then Winter. Bu arada onu bunu bırakın da sol tarafın bu maçı yenme ihtimali oldu abi anda ben size söyleyeyim. You never really know. Smolder alam 50'de winleyen. Ama bu Smolder koridoru kaybetmedi. Ne yazsın? Sesim aynı mı hala? Yani şu an patlamadı. Patlarsa söylerim. Tamam. Late'de Smolder'ın counter'ı range. Emrah'cığım yani menzilin varsa Smolder'a karşı iyisin. Öyle bir menzil yok bence ya. Direkt engage atacaksın. Vay Nautilus falan zar zor vuracaksın. Ama kanka böyle range'ler de bayağı sıkıntıya sokuyor ya çarı. Bir kere zaten gerçi late game'dekini soruyor. Late game'de dediğim Vay gibi late Nautilus game'de abi ben oynatman sana lazım. söyleyeyim. Early'de range olup yenmen lazım. Buyur. Biz elendik zaten her şeyi söyleyebilirim artık. Vay Nautilus direkt counter'ı Smolder'ın işte ya. O yüzden Vay ve Nautilus'un Krios'u arttı Smolder yüzünden mesela. Vay şu anda fena meta, Nautilus fena meta. First Ama V sanki zaten o en güçlü şampiyondu be kanka. LCK'de V alıyorlardı. Smolder'dan önce değildi abi. Smolder'dan önce değildi. Smolder'dan önce de LCK'de her maç V alıyorlardı kanka. Viego alıyorlardı ama Maokai çok nerf yemeden önce yine Maokai Seju falan oynanıyordu bayağı rel. Şu an azaldı insanlar. Bu oyun niye rel Seju var bilmiyorum. Ben Seju'yu son 2 hafta önce bir kere bile görmedim LCK'de Peanut hariç. Peanut. Onun Çin'de Grace dışında falan da Rel... oynuyorlar. Grace Killer Ya oynuyorlar. kanka Çin zaten başka bir şey. Nidalee'de çekiyorlar orada. O da bazı özel adamlar çekiyor. Ya bu arada bence Smolder bu arada dün bence Sergen bu ildi trolledi. Ben konuşmak O istemiyorum hayır. kardeşim katılmadığım şey hakkında. Hayır. Olay şu. Ben şunu düşündüm yayındayken. Mesela damage zaten 450 yük falan oldu. Hayvan gibi damage zaten atacak. Bence şey alıyorlar solo queue'da öyle durumlarda. Bu bir tane tank kalkan veren item var ya MR. Karşıda Niko ve Kenan olduğu için %100 onu alması lazımdı. Anladım. Mantıklı olabilir. %100 onu alması lazımdı ya. 99 bile değil. Bir bugün Kanyon'un oynadığı rele bak, bir buna bak ya. Dangalar. İki şampiyon aynı mı ya? Yalnız der demez kanka öyle. baksana. Dangalaz ha. Oğlum bu arada sağ taraf şu an yani her yakaladığını öldürüyor ve fenayı saçma sapan yakalanıyorlar. Wukong, Nautilus, Smolder'ı öldürebilirler mi acaba? Öldürür abi bu konu güzel gelirse. Ama Braum Rel, TF var. Onlar güzel pillerse işte sıkıntı. TF'de sıkıntı. Bu Kongo bayağı. Evet bayağı problem. Oğlum baksana 160 yük lan, çok fazla oğlum Smolder'ın yükü. Herif dakika 20'de 200 yük olacak.
It really does, and it's very much about will Wonder get called out or will Photon get called out, because that's what both these teams want to do, is try and isolate that top laner. Wonder though is going to back away. Photon keeps him in the Ne yapıyor vur? Bak işte böyle olduğunda kanka Ghost'u basıp herifi 200 yana Ghost yok ki kanka. İşte yazık TF. TF ne? Onu diyorum ben de. Foton abimiz iyi oyuncu gerçi benden iyi biliyordur tabii ki ama yargılamak bana düşmesin ama benim bildiğim Ghost'la iyi oluyor yani bu karakter. Yani evet de ne bileyim koridor kötü olduğu için belki hani Ghost senin dediğin gibi bir işe yaramayacak ya. Hani böyle Seju Wukong'a karşı Yarar CC işte chain'ler. bence. Bilemedim. Aha. Smolder ultisi Nautilus tek yedi. Güzel çıktı bu arada Vitality. Karzi bu arada çarını bulmuş ya. Karzi için Smolder çok iyi biliyor musun? Adam zaten CS yapmayı falan da seviyor böyle. Çillecek. Nasıl saklanıyor eleman? Bunu bıraktılar ya, yapacak bir şey yok. Ama bu bayağı sıkıntı lan. Adamlar X-Tek ruhu alacak oğlum. Bir sonrakinde. Bu bayağı sıkıntı bu arada. As Heretics manage to get out with their third Drake and Soul Point. Şövalyenin daha niye alıyorlar? Arkadaşlar Şövalyenin daha almalarının en büyük sebebi benim düşüncem atak speed'li char yok ki şu an oyunda. Şu an bu oyunda iki tarafta da atak speed'i hani bir şey yok. Bir de donmuş yürek zaten nerf yedi ya. O yüzden bu eşya çok daha iyi. Anladınız mı demek istediğimi? Yani donmuş yürek alsa mesela tamam Twist Fate falan var ama hani öyle Smolder atak speed'e ihtiyaç duyan bir şampiyon değil. Vesaire bence daha iyi yani. Bu şekilde kasmaları. Aynı şekilde diğer tarafta da öyle. Yeni mi başladı? Aynen. Yeni başladı kardeşim benim. Bu arada chatim 150 beğeni var, 1K kişi izliyor, gözünüzü seveyim. Şu beğeni tuşuna da bir basalım yani. Elinizi bu kadar korkak alıştırmayın, gözünüzü yiyeyim yani. Kaç gold nerf yedi? 200 gold galiba. Al sana bir dislike vereyim hadi. Ayıp sana. Şaka yaptım lan. Beğeni at. Bak 196 oldu. Teşekkür ederim Zenix Boss. Yüklen like'a ya. Like'a yüklenelim lütfen yani. Oh oh oh. Oh oh oh. Gelsin para. Niye lan like'ta para kazanmıyorsun ki? Biliyorum oğlum o yüzden şaka yapıyorum böyle lan. Oğlum senin yine ses gidiyor bak mesela. İnternetinle alakalı problem var büyük ihtimal senin. Tamam ben konuşmuyorum bir daha. Bu Asım'ın bu tripleri ne yapacağız? Ne yapayım? Oha! Furkan Akbulut 5 lira göndermiş, eyvallah kardeşim benim. Teşekkür ederim. Aha bu Kong öldü bu arada. Oy orada klon kurtardı şekli. Ama bu Kong'un ultisini aldılar da ejder yok, bir şey yok. O yüzden çok da bir önemi yok aslında. Twisted Fate'in stun kartlarını karmaya atması çok önemli bence ya. Eğer karmayı tutturursa, yani karmayı vurursa her defasında, karmanın hiç defansif bir eşyası yok. Ne Merkür bot var, tamam mı? Ne Clancy, hiçbir şey yok. Direkt tek yer yani. Atabilirler ya da öyle söyleyeyim. O yüzden bence ona bayağı önemli. Çünkü Varus'ta mesela genelde arındır olacak. Ona atmak çok zor. Yani tabii önünde daha farklı rakip varsa orası ayrı konu da. Smolder 218 yük arkadaşlar. 220 oldu. Ne yapıyor oğlum karma? Zvyro'dan güzel troll geldi bu arada. Ben sonra herif ne yapıyor oğlum orada? Zvyro'dan güzel troll. Baron gitti oğlum baron. Bu arada Smolder'ın ultisini daha hızlı atmanın yolunu biliyor musun Asım? Daha ben Smolder oynamayı bilmiyorum kanka. Sergen'e sor bakayım biliyor mu, bir test et kanka. Yan anime izliyor ya. Eğer arkana tıklarsan daha hızlı geliyor kanka ulti. Aa onu biliyorlar tamam onu. İlk çıktığında konuşuyordu bizimkiler. Onu ben de biliyorum.
Arkana atıyorsun daha hızlı geliyor, düşüyor. Yarım saniye. Aynen. Ama tabii range'i daha kısa olmuş oluyor da. Onu konuştuklarına duymuştum. Ben de almışım o bilgiyi. Oğlum Baron'u bitirsenize lan. Aha. Yok oğlum, dönmeleri lazımdı orada. İyi döndüler. Şimdi Oğlum Rel Smite'la çaldırmaz ki kanka. Allah aşkına. Nasıl çaldırıyor kanka? Ben olsam güvenmem. O zaman güvenmiyorsan hiç başlama. Oyunu sattılar. Döneceklerdi, dönemediler. Aha Smolder. Smolder. Bu arada direkt Vitality Troll'ü de abi Rel Smite kaçırıyorsa zaten kusura bakmayın abi yani. Verin Baron'u, anladın mı? Bizim ligden farksız abi gameplay. Sonra silsili kötülüyorlar. Koç katıla içerik çekiyor musun? Abone olalım hemen. Şu an çekmiyorum kardeşim güncelde. Ama ilerleyen zamanda ne olur bilmiyorum. Bence dönmemeleri lazım. %100 de eminim buna. Talia orayı tutacak bir şekilde. Baron'u da verdiler bir de üstüne abi. Çok kötü oldu ya. Aha. Nautilus yakalandı, öldü o bu arada. Oğlum Vitality'nin komp birini yakalayınca direkt %100 ölüyorsun Oğlum ya. aynen, imkanı yok. TF kartı, Braum, Titan'ı, Talia, Rel, anasını hikaye. Twitch'te neden yayın yapmıyorsun? Bilmem, burada yayın yapıyoruz ya. Alıştık buraya. Karzi. Aha. Of fena abi, baksana Braum'a ya. Güzel sıktı. Karma da fena vuruyor yalnız. TF'in flash'ı var mı? Yok. Karma vurursa harbiden can yakar yalnız. Seraph'ı da gitti Betion'un. Oğlum Allah belanı vermesin Douglas. Harbiden kaçırdı smite'ı. Bak niye 50-50 yapmıyorlarmış, anladın mı? Kanka tamam da yani. Bu çok saçma bir sebep ya. Vital'ır Smolder bozuk demiş Oğuzhan Yıldırım. 22 lira atmış. Vallahi şu an öyle gözüküyor da hiç belli olmaz abi. Satma ihtimalleri var. Yani LCK olsa dediğin katılırım. Orada Karzi ne yaptı? Bu arada bug olmuş lan. Talia'nın ultisine nasıl geçiyor? Uçuyor. Uçma skillini kullanıyor. Uçma skilli gözükmüyor kanka. Ya uçma skilli kullanıyor. Hani nerede? Hani? Oğlum visual'da gözükmüyor işte. Duvarın dibine flash atıyor. Bu arada ben sana bir şey söyleyeyim mi? Büyük bir ihtimalle şu an Smolder'ın E yeteneği Talia'nın duvarından geçmiyor zaten. Geçiyor oğlum. Öyle bir bug var. Evet, YouTube'a yaz. Öyle bir bug var şu an. O geçmiş patch'lerdedir. Ya hala devam ediyor mu bilmiyorum ama orada inşallah visual bug'dır yani. Bir de E'sini galiba Wukong ultisi cancel'lıyor kanka, orayı sen bir geri dönüp izle. Ben ama sana tavsiye duvarın vereyim. öbür kısmına geçiyor bence. Öyle, hayır. Öyle olmuş. Sen bir izle. İzledim oğlum az önceki pozisyonu. Ama bak Wukong E attığında bozuyor E'sini. Sanmıyorum. Oğlum gözüküyor ya. Cancel ama flash atmış kanka. Sonra. Flash atmış galiba. Flash atmış, flash'tan dolayı bir aynen. Tamam, visual bak. Tamam işte çünkü o olmuyor yani. Koç dün Asım bir şey soracağım. Siz niye dün senin TK almadınız? Zayarakan'ı görünce. Sen açık mıydı? Evet. Hatırlamıyorum. Sen açık mıydı diye. Ben acayip şok oldum siz Sena TK almayınca. Benim ses kötüymüş ya. Şu oyun üstüne gideyim ben. Yatalım. Asım'a nasır soruları sorunca Asım kayboldu. Braum öldü. Ama arka tarafı Smolder yok ediyor. Asım tamam sormayacağız kanka ya. Merak ettiğimiz için bir şey sorduk kanka. Özür dilerim.
Wonder and Estağfurullah. Trimby engaging around the Raptors, whereas you had Yankos and Flacken engaging on the mid lane onto the Braum, and then Photon joined that 2v2 skirmish. Peki Wukong'un aldığı eşyaya ne diyorsun? İkinci eşya. Agresif. Agresif. Başka bir şey diyemiyorum. Allah Allah. Oğlum 324 yük ne ya? Yankos keser ha onu. Oha Yankos ya kanka. Saygısız Photon. Photon'dan fena troll geldi. Ghost'un olsa oyna böyle. Vay be, Zvyro bile LEC'de oynuyor. Vallahi. Güncel adam nasıl iyi oynuyor, hani nasıl oynuyor bilmiyorum ama herif eskiden iğrenç oynuyordu yani. Koç Fatma hala anime kızı yastığını saklıyor mu diyen var. 22 lira atmış eyvallah Oğuzhan'cım. Yok anime ki oğlum kızı bende. yoktur ki aslında. Regardless though, we'll see how the next fight plays out because largely it's about whether or not they can shut down Kazi on the side of Vitality. 340 yük. 340 yükte %10 üzerinden tek atıyor mu Smolder? Atar değil mi? Atar bence. For Heretics to get on top of him, and he will have both his summoners for the next fight as well. In my opinion, some of the best smolders I've seen are the ones that are just a little bit crazy, and then they're just always willing to. Asım şeyi hatırlıyor musun kanka? Tapınaktayken tandır yapalım demiştin, herkes sana gülmüştü kanka. Ne anlatıyorsun birader sen? Bizde var, çekiliş yapalım. Yok yok yapmayalım. Bak şimdi mesela az önce %50 yapmayan takım şimdi niye yapması tuttu? Çünkü Çerez'in yayınını izliyorlar arkadan. Smolder tarıyor arkadan. Bir Q daha patlatırsa Smolder bayıltır onu. Aha. Karma kendine gelemedi kanka. Asla dedim ama kanka o stun bu arada bu maçta Merkür bot alması lazım. Karmayı almaz Yamer. Mecbur alacaksın. Öyle karmayı almazsın diye bir şey yok. Mecbur alacaksın. Almam. Tamam almazsın, böyle tek yersin işte. Almam. Tek atarım tek yemeden önce. Cooldown botla mı tek atarsın? Evet. Cooldown Sen botla gelene nasıl? kadar 2 tane R2 atarım ben bana. O cooldown'la. İyiyim Red Love pesimi sen. Ağzım hatırlıyor musun? Tapınakta çerez zurna dürüm siparişi verelim demişti, herkes gülmüştü. Aha ne günlerdi be. Asım cidden tapınağa gitsek o turuncu kıyafetlerle falan saçları kazısak gelir misin? Gelirim. YouTube'a content çeksek bir hafta. Paraya bak artık. Evet. Harbi gelir misin? Yemin et. Vallahi gelirim. Ama saçı direkt kazacağız, full turuncu kıyafet. Kazıyacak derken zaten sanki bir arasında fark var şu anki saçımla yani. Çok bir şey yapıyormuşum gibi söylüyorsun. O zaman chatle gittik mi tapınağa? If you can catch them isolated, but in this chaotic team fight where you've got Douglas and Hylissang acting as a wall that the rest of the team is trying to chip away at. Her gün lapa pilav yiyeceğiz bir daha Asım. Tek yemem ben onu ya, yanına yemek lazım. Yemek işte orada o olmaz. Yalvarırım beni de alın. Baksana nasıl yük kasıyor Smolder ya. 390 oldu. Karma 922 hasar mı? Karzi fena keyif alıyor şu an ya. Ama şu arkadaki TP ward'u biraz problem sanki. Bırakın kuleyi bak. Kanka burada kuleyi bıraksalar, adamlar inhibitör turret'ına gelse. Gelmezler ama geldiler. Oraya totemi attın kanka, win. Ne diyorsun? Doğru. Bak geliyorlar ha. Lan Wukong TP at lan.
Kanka niye tip atmıyor? Asır. Savaşmak istemiyorlar herhalde. Abi tapınağa gidince tapınağa... Heh buyur. Söylesen önce. İyi değil flank atması o kadar. Ama kanka tamam da. Tamam da o zaman FF yani. Biraz sıkıntılı. Şey var. Şimdi Karma Varus yavaş oynamak istiyor. Bu Kong Seju olun girmek istiyor Nautilus'te. Yani takımda önce poklamak istiyorlar, sonra girmek istiyorlar, anladın mı bak? Yani pok vurdu mesela, şu an girmeleri lazım işte. Aynen, Trimby de öyle düşünüyor ama giremediler mesela tam güzel. Bak güzel fight başladı. Ama kanka Smolder oraya bir Q güm. Tamam ama Smolder'a ulti falan geldi, takip gelmedi mesela. Orada Varus'un ulti gelip geldi. Smolder'a bak. Smolder bir anne yok mu? Yok. Abi tapınağa gidince tapınağa çövelmeniz yok mu demiş. Kıvanç 22 lira atmış. Yok yok, orada Thunder sipariş edeceğiz. ...430 yük arkadaşlar Smolder. Bu arada koridor aşamasını bu kadar rahat geçiren Smolder'ı ilk defa görüyorum ve... ...Dominik alan Smolder'ı da ilk defa görüyorum. Niye Dominik aldı ki acaba? TPS Kingdom. Allah Allah. Ya benim düşüncem can biçen, bombardıman, shojin. Bu üçünü aldığın zaman eğer rakipte çok tank yoksa tank kasmak çok OP bence. Bence de öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Direkt hatta topta oynuyorlar bazen. Aynen, o zaman direkt Liandry'li şey build'i yapıyorlar. Aynen. Kanka çünkü şu an zaten her türlü damage atacak çar. 440 yükü var herifin. Furkan kanalına sadece üye olanlara cevap verdiği için ben kaçar. İyi akşamlar. Görüşürüz kardeşim. Anıl Bağcı. Allah'a emanet. Tank Smolder nerflendi. Nesi nerflendi lan? 225'ten sonra fark ediyor tabi. 225'ten sonra mesela şu an 450 yükü var ya. Diyelim ki 450 yükü var. %15'ten falan tek atıyor artık. Anladın mı? Yani kademe ejderi var şu an Smolder'ın. Bir like atıp gitseydin ha. Antalya ne alakası Selçuk abi ya? Öyle bir şey varsa biz de üye olalım çerez. Oğul kardeşim o video. %13'ten tek atıyormuş arkadaşlar şu an. Of. Aha. Of. Talyon Zonya'sı var zaten. Oha! O ne? BT'de almış oğlum herif. GG. Ben kaçıyorum çerez. Niye? Sesim de kötü. İşim var az. Gelir belki yine. Ayıp. Öpüyorum. İzliyorum zaten seni. Tamam kankam, öpüyorum. Tarihin en iyi Smolder'ı diyebilir miyiz? Harbi diyebiliriz. Bu şey mi? Siz full build crit Catelyn düz vuruşundan tek yemediniz herhalde. Tamam da oğlum, bu şampiyonun yaptığıyla aynı şey mi Catelyn'in yaptığı? Bu şampiyon bir Q atıyor, 5 kişiye damage atıyor. Ultisiyle hayvan gibi damage atıyor. %15'ten tek atıyor. Yani mesela sen adamın üstüne koşmak istiyorsun. Adam tanka Q'yu bir koyuyor, arkadakiler hayvan gibi damage yiyor mesela. %100 Karz MVP. Bunu niye soruyorlar ki?
Late Smolder OP ya. Tapınak vejetaryen biliyorsunuz değil mi? Nasıl yani? Koç Smolder'ın tek atması yüzde kaça kadar çıkabiliyor? Sınırsız diye biliyorum. Top Smolder oynadım. YouTube'da videosu var ikinci kanalda. Urf gireceğim. Tavsiye ettiğin euro var mı? Mundo. Perks neden yok? Ya Perks bir sebepten dolayı 7'ye çekildi de onunla alakalı bir drama vardı. O dramayı kaçırdım ben ya. Eşit rahatlıkta yük kasmış Smolder mı daha rahat carry'ler, Nasus mu? Abi bak şunu unutmayın. Nasus evet yük kastığı zaman çok güçlü bir şampiyon ama Nasus hiçbir zaman tank kesen bir şampiyon olmamıştır. Bak bunu unutmayın. Yani diyelim ki karşısında mesela atıyorum iyi bir Sion, iyi bir Ornn oynansın. Mesela Nasus tank hani kafasına göre takılsın mesela. Mantıken düşündüğün zaman şöyle bir durum oluyor. Adamın karşısında Sion var ve sen Smolder'sın. Nasus sana hiçbir şekilde ulaşamıyor. Sen Nasus'u yok edersin. Anladın mı? Yani genelde Nasus oynayanlar bilir. Genelde tank şampiyonlar tamam yük kasmak için iyidir. Ama hiç skor alamazsın. Skor alamadığın için altında geride kalırsın. O yüzden de maalesef şey olmuş olur. Nasıl diyeyim? Eşyada geride kalırsın yani. Bir de şöyle. Bence Senna zaten bayağı güçlü de yani Senna'nın yük olayı çok başka. Niye çok başka? Menzilin artıyor oğlum. Yani hem menzilin hem AD'n artıyor mantıken, anladın mı? Yani o yüzden çok abartı oluyor Senna'nın şeyi. Hani Smolder'da sadece hasarın artıyor ama sen diyelim 5000 stack Smolder'sın, 5000 stack de Senna var. Senna zaten gökyüzünden vuracağı için senin hiçbir anlamın kalmıyor yani. En iyi skill şampiyonu net Sion'dur. Yani bence öyle değil. Koç yakında farm kontrolü hakkında bilgilendirici video gelir mi? Bilmem. Yani nasıl bir video çekeceğiz ki onunla alakalı, onu anlamadım. Mesela Asol de çok güçlü o konuda. %100'den de tek atabiliyor. Smolder da abi %100'den tek atması gibi bir şey profesyonel anada ya da herhangi bir maçta mümkün değil. Yani 10.000 stack falan olman lazım herhalde. Ya da 2000 stack, 2000, 3000 stack nasıl olacaksın, anladın mı? Kasadin neden oynanmıyor? Abi Kasadin şu an neden oynanmıyor? Aslında güzel maç olsa oynanır. Ama Tristana'lar, Lucian'lar, Jace'ler falan meta olduğu sürece midde Yone Mone oynanmaz abi Kasadin. Smolder en iyi hangi destekle uyuyor? Bence en iyi destek diye bir şey yok Smolder'ın galiba ya. Ya Nautilus falan iyi. Tamam mı? Atıyorum. İşte Braum aldılar burada korumak için falan. Yani böyle kitle kontrol bir şey. Böyle şey gibi düşünmeyin sakın. Aklınızda bulunsun. Smolder'ın yanına Lulu alayım. Late'de taşır. Smolder hani sürekli otomatik saldırı vurup taşıyan bir şampiyon değil. Q'suyla hasar vurduğu için hani şey bir şey değil bence. Nasıl diyeyim sana? Biraz cooldown'u var, anladın mı? Ezreal gibi düşün bunu. Anladın mı? Ezreal'ın erken oyunda dürtmeyen hali. O yüzden de Lulu ile falan o kadar iyi değil. O yüzden de tank oyna. Tankla kendini korut. Kitle kontrol at. Tık tık vursun. Bir de laning'in güzel geçsin. Daha iyi yani. Kayısa şu an ne durumda? Çok iyi durumda değil. Rakan iyi oluyor aslında. Ya Rakan olabilir mesela. Koç Misa Gaming House'tan vlog gelir mi? Abi Misa Gaming House'tan vlog gelecek normalde de hep ertelendi ya. Vallahi normalde yapacağız ama.
Koç konuyla alakasız ama YouTuber 5v5'lerine katılacak olursan yeniden takımındaki insanlara dikkat edebilir misin? Değişikliklerle aynı takımda olmanı istemiyoruz bütün aboneler olarak. Yani o kadroları ben seçmiyorum. Seçilen herhangi bir kadroda da ben bu kadroda oynamayacağım demem saçma bir şey. O yüzden ona yapabileceğim bir şey yok. Yani tamam abonelerim istemiyor olabilir ama günün sonunda yanlış bir şey yapmıyoruz yani. Ufak bir o anki heyecandan sinirlenmişsiniz vesaire ama boş bir olay yani. Kanka diğer maçı kadar seri bir urf atsam mümkün mü? Maalesef değil Mustafa Karacım. 31 liran için teşekkür ederim. 31 TL atmış. Niye benim urf atmamı istiyorsun peki? You guys did an Röportaja amazing bakalım. job with it, but for me, when I see Smolder being drafted, you know that the early game is going to be quite low, but things were not going well on the top lane either. How did you balance pressure to make sure that you guys were not going to drown too much and actually make it to the late game? I mean, with this champ, even if you're behind, you can usually wave clear for like the entire game. It's hard to end even if you have Nashor, unless you have like some really long range from other champions like Zerad or something like that, or hard engage. So like with this champ, I feel like you can scale kind of freely most of the times, unless you get stomped in lane. It feels like it's going to be one of the biggest priors we have. Lane'de diyor ezilmezsen diyor her türlü scale oluyorsun diyor. Koridoru ittirmen zaten çok iyi diyor. Baron olmadığı sürece diyor taşıyorsun diyor. They keep on telling me that the champion is really boring to play. What do you think of it and how it can work within any kind of type of compositions? I mean, I think it's kind of... I can see why it's boring, but you don't auto-attack like with other AD carries. You usually just use your spells and just Q on cooldown, kind of like Zeri, but it's also different. Oh, you got the player of the game with this performance. Congratulations, Scarzy. Gumayushi ascended in the ADC, obviously, with what you were telling me. Do you think it's deserved to have this player of the game? Videolarına araya girip like istemen çok hoş olmuş. Genelde unutuyorum. Şunu hafif bilerek direkt like atıyorum. Eyvallah It eyvallah. wasn't anything fantastic or something like that. It was kind of Smolder diff, I'd say, because they had Varus, I had Smolder. Like my champ just does stuff better than his. Yeah. And yeah. I just want to see what teams can come up with to play against Smolder. I think there can be something with Varus here. But when I was talking with Mac before the game, I asked him what do you want to leave in the past with Vitality, what should not come back for spring. And he told me, I want my players to be fearless. I want them to try things. It feels like this is what you were guys doing in winter already. So what is going to be the refined approach for Vitality? Because when I look at the bot lane, I'm thinking maybe less fear like this? I don't know. For sure, for the bot lane department, it could be a bit less, but I think overall as a team, sometimes we have it feels like someone is scared, you know, maybe like Photon is scared most of the times, but other than that, I don't know what Mech really meant, because we are inting and fighting all the time. Reducing the ints, maybe. We'll see about this. We implemented a new draft system here. You guys draft backstage, we see it on stage afterwards. Any first impressions on this new system and how it feels for you as a pro player? Well, I think it's interesting. I don't necessarily think it changes that much, because usually the teams already play like something they've practiced in scrims, so they know how it's gonna go most of the times. But then it could be good if something unusual happens in the draft and you play like a random matchup that you have never seen before, so you have a lot of time to discuss that and it could give you advantage. All right, we'll see how it pans out for the rest of the players. Karzi, thank you so much for the interview. Thank you. And congrats on the first game. And before Fnatic versus Rogue, we Askerde caught up dövmeye with bir Finn. şey diyorlar en azından herhalde. Dövme derken? It feels awfully nostalgic being back in O LEC ses ne lan? because it just feels completely natural. It feels, I played with Larson, I played with Marcoon. It feels very familiar in a sense, and so far I'm very, very, very happy with how we're doing. When I joined the team, there were 2 or 3 things lacking that kept them from being a really, really good team. And I think my job here is just trying to bring it together and make sure burada we Türk takımı olsa harbi sağlam olur understand ya. how we want to play. And I just think I bring a lot of direction and maybe some assertiveness Koç in yolda game. düz I yürüyemeyen think what Rogue tayfayla was esnek lacking devam last year edecek mi? was clear ideas of when and where to fight. Being in teams like Astralis and Excel, where we were very willing to take fights, I think I've grown in that sense that I know exactly when it's good to fight.
I played more than I ever have the last couple of months, working hard, trying to get back to early scene no matter what. Now that I'm here, I think it's an opportunity that I cannot waste at all. I wouldn't really call it a new start for Rogue. I would say, if anything, it's a renaissance. Ooh la la, a renaissance for Rogue. Sacré bleu. Those are all the French words you know. Your yeah, also capacity is now renaissance gone. was originally an Italian thing. So pizza pasta, pizza pasta. Pineapple. We both like pineapple on pizza. I feel like you've just offended multiple cultures and you just really hammered the nail on the head by like, by the way, we love pineapple on pizza. I'm English, ready, that's what we do. Okay, I'm sorry. Rogue fanatik sağlam maç ha. Heavy straight into the draft of game 2. Fnatic versus Rogue, and Talia is the first pick. Now Razork is known for his Talia jungle. He is a big enthusiast for those majors. Koç katılıyor dedi. Analiz tarzı bir şey konuşmuştun. Açılacak mı öyle bir şey yoksa öylesine boş mu attın? Oğuzhan'cım belirsiz. Hala böyle konuşuyoruz. Bakacağız ona yani. Şu anlık bir şey söylemiyorum. Another Nautilus blind medic. Neyi cevaplamadım koç Nevzat? Nevzatcan. Ha, yürüyemeyen tayfalı mı? Aramız bozuk değil ya, yok. Bu yarışan oyunu bıraktı. Oğlum Talyah'a baksana, first pick falan alınıyor ya ve humanoid oynuyor şaka gibi. Boşandılar da değil. That's another question you have to ask. The complexities of draft once again coming to the fore here. Smolder and Oriana banned by Rogue, Senna, Volibear, and Draven banned away by Fnatic. Volibear obviously was buffed quite a lot recently, so we are seeing him getting his way back into the meta. With Rel locked in, obviously can go support, but more. Koca zaman ben şimdilik kaçar, sağlıcakla kal, yayınlar demiş, 100 lira atmış, eyvallah. Teşekkür ederim Oğuzhan'cım. Johnson. They may just want to lock in their AD carry. Are they considering the Varus as an answer to the Kalista with Senna banned away? I wonder if Lucian is still high on the table. Have you heard of Zeri? Yeah. Zeri is Smolder. You didn't like Smolder? Let me bring you Smolder, the original Smolder. Oh no. It's gonna be a battle who has more pentakills at the end of this one, Zeri or Smolder. Koç bizde e-spor sahnesi ne zaman tekrar açılır? Hiçbir zaman. Açılması EMEA şampiyonu yoksa izleyici sayısına mı daha çok bağlı? EMEA şampiyon olduk ya zaten o. We didn't really get to see Larsen's Hui, but I feel like it's a champion that fits right into his wheelhouse. Hui az olmuyor ya düşündüğümden. His Oriana, his Victor, his Azir, these are all champions. As a reminder, Azir is banned competitively right now. There are some issues with the champions and he is not enabled, which is why you're not really seeing him here in the LEC right now. But Hui as a pick, I think, really fits into his wheelhouse, as we were saying. Has a lot of range, a lot of versatility, has a lot of different options depending on the circumstances, and also can be quite an impressive laner, which, when you think of Larsen, is typically what he's been very good at throughout his career. He loves to build those advantages in the isolated 1v1. Hui CC ile bayağı iyi ya. It's often just we don't see him roaming around the map very much. We don't see him trying to contribute towards his side lane, unless he does get his hands on the Twisted Fate, but of course, not relevant into today's match. Whereas on the other hand, Humanoid, known for his contributions in the side lane, at least in the good old days, which was dying often. Şöyle iyi ki varsın hocam, sen olmasan leg maçı asla izlemem demiş Abdurrahim Çimen. Eyvallah Abdurrahim'cim, teşekkür ederim. 55 lira gönderdiğin için çok sağ ol. Likelihood for Fnatic was that they wouldn't pick the Braum up earlier on, can now ban it in the second phase. Xin Zhao taken away by Fnatic because Rogue haven't picked up their jungler, prioritizing Rakan mı banlayacaklar acaba? O Rakan'ı bıraktılar. Bu arada bak, Rakan şu an sol taraf için bayağı iyi pick eğer koridor iyi geçerse. Not the easiest into the Nautilus sometimes because depth charge can just chase you down. Bu arada bu maçı başladığında olabildiğince tryhard bir şeyler, hani tryhard anlatmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum, o yüzden chat'e çok bakmayacağım oyundayken. O V bayağı güzel çünkü Zeri'ye karşı bir dönem çok fazla V alınıyordu, bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Zeri'ye karşı V bu yüzden iyi. Bir de karşı tarafın da V alma ihtimalini tamamen sıfırlıyorlar. Rel desteğe geçsin, V orman olsun, onu da ellerinden aldılar. Bayağı güzel oldu bence. Hani point click hem Nautilus'ları hem V'leri var. Zeri'ye karşı bayağı okey. Sejani Jax ya da Renekton mu alacaklar?
We talked about support options. It looks like the Rel will be actually moving into that support position. So a little bit more of an engaged tool. And the Sejuani coming out for Razork, no stranger to that champion. Kasante, even after the nerfs, looks like it's still going to come through for Oscar Renner. Abi burada bilmiyorum ya. Sol tarafın pikler hasar yokmuş gibi geliyor sol tarafta. Ne diyorsunuz? Mesela Udyr'ı da çektiler. Sağ tarafa baktığın zaman böyle hasar var, kitle kontrol var falan. Sol tarafta tamam Rel var, Talia falan var ama hasar konusu biraz problemmiş gibi geldi bana. Eğer Zeri çok öne, hani Zeri normal giderse bilmiyorum. Abi Zeri tamam bak, Zeri hasar vuran bir şampiyon eyvallah da karşıda V, Nautilus ultileri var. Üstüne Hway'nin QW'su inecek kafasına. Bunların hepsini düşünmüyorsunuz yani. Bunlara counterplay yok ve Zeri uzun süre vuramayacak. Mesela Atö destek grubuna hoş geldin. Oo, destek grubuna katılmış. Eyvallah Atö'cüm. Eyvallah. Bu arada destek grubunu yeni açtık katıla. Vallahi çok sağ ol kardeşim. Daha doğrusu Özgür açmış da. Destek grubu ne ya? Biraz daha ücreti pahalı. Öyle destek vermek isteyenler için bir şey işte. Valla kaç para? 300 galiba. Özgür yaptı. Valla tam fiyatını bilmiyorum. Yok sağ ol. $350'ymiş. Fanatik. A month and a half to really prepare for their approach back to. Biraz daha diyor arada 300 lira fark var. Kanka koçluk grubunun 30 lira kalması normal mi sence? Onu da düzelteceğiz. 30 lira 2 sene önceki fiyat. Yani öyle duruyor. Bu arada itemler niye gözükmüyor lan? İbrahim olacak hepsi olacak. Rahat ol. YouTube'a devam edeceğim kesinleşsin. YouTube'a her türlü her şeyi yapacağız. His Phoenix Dart's double cast does do a lot of AoE damage and can help you out a lot in these trades. So I wonder how Finn will deal with Oscarinin. No flashes in the top lane, important to note. As we see both the teams just setting up relative lines of scrimmage. Humanoid looking to see if Finn and Markoon step too far forward, looking for that ward we often see on the Razorbeaks, but nothing doing for anyone as Finn chases in. And there's the damage that we talked about. Doran's ring start. Finn ne yapıyor lan? Oh, Finn. Oh, Finn. He said he wanted to be aggressive. That's a bit more than perhaps he expected. Smite down by Razor. O ne? As Oscar will chase him away. Finn got perfect information for his team though, and he is able to walk away. O neydi? I mean, he's definitely making this exciting already. Taking the blast cone over the wall. Şimdi arkadaşlar, alt koridorda Kalista Nautilus zaten erken oyunda her türlü üstünlüğü kuracak. Birincisi, orta mid game'de V'nin ultisi, Nautilus'un ultisiyle bayağı bir sıkıntı Zeri için. Oynaması çok zor. O yüzden Zeri haricinde bir fanatiğin problemli bir şampiyon çıkarması lazım ortaya. Mesela Talia'nın kasması lazım atıyorum. Ksante'nin kasması lazım. Ama Ksante'ye karşı da Udyr gayet iyi bir pick. Hem front hem tank yani. Hem de Ksante'yi yenebilen bir tank. Bak bu da önemli. Baksanıza şimdi mesela direkt RR'yi bir koyacak. Oscar'ın ne güzel hasarlar. Yani şu an Rogue'un her istediği var maçı kazanmak için. Kazanamazlarsa tamamen bence ciddi söylüyorum. Draftta hiçbir şey söyleyemezsin. Tamamen kendi hataları. Net. Benim kendi fikrim. Orta koridorda da iyi bir eşleşmeleri var. Bak tahriple çatar çatır burada alacak. Tabi dakika biraz erken olduğu için tahriple çok bir şey alamadı ama Finn koridoru ittirmeye devam ediyor iki kule arasında. Bunu ittirip hemen base atması lazım. Aynen öyle. V de zaten alt koridorda mis gibi. Şimdi botta bir 3v3 dönebilir. 3'e 3'ü Kalista Nautilus yener eğer trollenmezse. Yani birisi böyle saçma sapan yakalanıp ölmediği sürece.
Tek sıkıntı 3 level oldu karşı bot lane. Gördüler orada ordu. Burada Scuttle'da fight çıkacak mı bakalım. Bu arada bugün Pace tamamen dürtme Kalisto oynadı. Bilmiyorum izlediniz mi maçları. Bakalım yani burada komp nasıl oynayacak diyeceğim de kompta letal tempo var. Büyük ihtimal o yüzden tank hani o letality eşya dizimini oynamayacak. Bu arada bak burada tutuyor wave'i. Bu da bayağı iyi olay. Orada 1-2 milyon her türlü kaybettirecek rakibine. Finn'in attığı az önceki base gördüğünüz gibi bir tane bot almış mesela fazladan. O da önemli bayağı hani cheat recall dediğimiz olay. Tabi bot hariç başka bir şey alabilseymiş iyiymiş ama bot da fena değil. Burada bak hem wave'i pushlamış oluyor ufaktan hem rakibiyle trade atıyor. Üst koridordaki bir şampiyon için en önemli özelliklerden bir tanesi. Hem wave'i ittirmek hem koridoru hani hem adamla trade atmak. Bu arada Oscar'ın kaşınıyor ha ben size söyleyeyim. Finn with that push in early on got what is often referred to as a cheater recall, but I can promise you he's not cheating. We've checked NPCs. But bayağı darladı rakibi. A lot harder for Oscar to actually approach the lane because Finn can always just chase him down with extra movement speed. He's really bullying out Oscar Renan in this matchup. Mesela şu an bu totemi söylediler mi? Pinklediler tamam. Bak bu çok önemli işte bak. Talya oraya gitti ya. Hemen pink geldi. Bilmiyorum gördünüz mü haritadan? O pink geldiği an oradaki totemi kırdı ya mesela Nautilus. Çok çok değerli bir şey o. Ya tamam yine de kendisi gözüktü mü gözüktü. Ama adamlar artık bir şey yapamayacak oluyor anladın mı? Yayınlarda koç nasılsınız? Keyfiniz yerindedir umarım. Severek takip ediyoruz. Eyvallah kardeşim benim. Teşekkür ederim bağışın için. Çok sağ ol Fenerbahçe kardeşim benim. Absolutely nothing to worry about, and he's just going to keep this pressure up. It makes it very difficult for Oscar to find a nice time to back as well, because look at how quickly Finn just melts through these waves. Oscar's going to have to burn a TP to get back here, otherwise it's a whole cannon wave that he loses. He's probably going to lose another plate for sure, yeah. Oh, ikinci running plate aldı. the total biscuit of rejuvenation in this lane, not needing to use it with how dominant he's been in the lane. Larsen 5 level Razork ölmez tamam güzel. Güzel flash geldi. Bu arada Ejder'i bence daha erken almaları lazımdı ya sanki Rogue'un. Yani şu an Rogue öne geçmek için hiçbir şey yapmıyor. Bak dive yok. Ejder yok erken. Ya bunlar problem abi. Gerçekten problem. Sonuçta adamların late game kompozisyonu hiç fena değil. Adamlarda Kısante Sejuani var. Çok iyi 2 tane tankları var. Üstüne zerileri var. Sıkıntı yani. Anladın mı? Buna bir çözüm bulmaları lazım yani. Şimdi Ejder'e girdiler. Bir tık geç ama olsun. Şimdi bak bir de ilk Ejder'in Bulut Ejder'i olması Rogue için çok iyi. Neden? Çünkü Bulut Ejder'inin ruhunun çıkma ihtimali kalmıyor. Şimdi en kötü ruh atıyorum kimya ile okyanus kaldı diyelim. Mantıken düşündüğümüz zaman. Ama Hextech'le Alev de çıkabilir. Yani %50 şansla çok iyi bir ruh çıkma ihtimali var. Sen bunu stackleyeceksin. Oradaki 2-3 dakika bile çok önemli. Niye önemli? Zeri mesela 3 eşya olmadan 2,5 eşyayken çıkıyor mesela 3. ejder. Ay 4. Bir anda sen çok avantajlı oluyorsun mesela anladın mı? O yüzden çok çok değerli bu tarz durumlar. WW yapması yok mu? Aynen yaptı. He's got the Negatron cloak as well, or no magic mantle completed. Negatron cloak actually, it's the no magic mantle builds up into it, but for the moment, that extra little bit of magic is helping him out quite a lot. W'su çok OP ya Finn'in oynadığı çarı. 4 minutes until the next dragon spawns, a minute and a half until the respawn of the grubs. Rogue do have a bit of a stacked wave towards the bot side of the map, means that they should be able to secure a plate off the back of this. Çok yavaş geçiyor oyun ve fanatik için efsane bir şey bu yani. Fanatik için bayağı iyi bir olay bu.
If you looked at these two teams and you thought about damage profiles, Betty, would you be at all concerned for Deniyor bir şeyler Rogue ama you only have Zeri and yok Talia çıkmıyor bir şey. that can do damage. Ude would do Plaka aldı. quite a lot of damage Nautilus da actually in bıraktı fights, güzel. especially if he goes down to the Leandri, so it looks like he's going Iceborne Gauntlet first, but Talia and Zeri can do a lot of work, especially with a front line, but in terms of upfront DPS, I think Rogue actually have it in the early Koy to mid. QW mis. I mean, yeah, I would agree with that. I think Talia, though, just reaches a certain point where her damage is just really disgusting. Yeah, later on in the game, I can like definitely see it. her Q, basically, I mean, it does have a cooldown, but it doesn't feel like you have a cooldown. And so you have the empowered Q when you're standing. Tapta Oscar'ın çok iyi minyon kesmiş ya. Sejan'ın item şövalyenin daha. Son dönemde çok alınıyor. Donmuş yürek nerf yedi ya, altını biraz daha pahalı oldu. O yüzden bunu alıyorlar. Oscar'ın çok kötü durumda şu an. Bir plate daha gitti. Finn tek başına kuleyi aldı resmen tapta. İşte Udyr Kısante eşleşmesinin direkt olayı bu. Sakın Kısante ile gidip Udyr'ı öldürmeye çalışmayın. Bunu yapmaya çalışacaksınız arkadaşlar. But overall, I think that Fnatic's damage should be fine. I think that the scariest point is like these first item spikes. Oo, sıçrası olmadığını biliyorlar. Güzel oyun geldi Fnatic'ten ve ilk hamleyi Fnatic yapmış oldu. Böylelikle. Donmuş yürek kaç gold oldu? Vallahi bilmiyorum reis ya. Şu an bakmam lazım. Fnatic kazandı bu arada oyunu. İşte bu player farkı. Bu mesela direkt player farkı olmuş oluyor bu tarz şeyler. Early game win condition was playing through this bot side of the map, and Fnatic's AD carry just 1v1 killed your AD carry. Great stuff from Noah, knowing the damage limitations of Zeri, and he punishes comp. Has a full level lead now over his AD carry counterpart. Finds himself the gold lead, and earlier we saw small gold leads for Rogue all across the board, but look at how that has now swung in favor of Koç Zeri o tepeyim, bu direkt Hero Diff. Cüneyt'cim Hero Diff olamaz. Neden olamaz? Şimdi senin Hero'n benden çok daha güçlü diyelim, tamam mı? Ben sana dalmazsam, kötü pozisyonda kalmazsa beni nasıl öldüreceğim? Öldüremeyeceksin. Anladın mı? O yüzden maalesef ki burada tamamen Kalista'nın hatası. Even with the Iceborne depth charge out, Zolis does have the face call to pull him out, but now Comp taking the tower. Rogaba, iğrenç. Direkt FF. We thought perhaps it would be a more aggressive Rogue, but we didn't want it to go this way. A double. But Humanoid, he looks for more. Larsen has the flash to fear as well to keep him safe for now. 5-0 for Fnatic. Fine yazık, Fine. In terms of gold now, he'll get another plate, but Oscarinin just keeping him at bay for the moment. The tower takes a chunk, the pathmaker out. Finn forced away from the turret. I mean, this is the type of play we needed to see earlier. Tapta Udyr'ı yenen şampiyon Darius. Fnatic just shut that down hard and fast. Rogue falling apart on the dive. 5 kills to 0 now. A 2k gold lead. Leg'de 3 mevsim var artık LEC'de, o yüzden böyle. Bırak maçı Divan Cengi'ye analiz et. O zaten YouTube'da var kardeşim. Then Comp gets the aggro, can't disengage because he burnt the flash in the earlier skirmish. Humanoid gets the ultimate down to cut off their escape. Bu maç mesela antrenman maçı olsa FF'ti. Ya direkt FF atarlardı. Humanoid meaning that he stuns himself to hand over another kill. I mean, another day in the office there for Fnatic. But you can see why it happened for Rogue. They're like, hey guys, kuleyi aldı oğlum adam. Arkadaşlar burada Kısante Blind alındı, onun karşısına Udyr alındı. Ben Türkiye'de neden Udyr alınmadığını zaten anlamış değilim. Baksana Kısante çok alınıyor Türkiye'de. Kısante'ye karşı 10 numara pick mesela. Ejder'i de aldı burada Fnatic tarafı. Maç fena open arkadaşlar. Atakan'cım hoş geldin. O ne lan? Görüntü kalitesi bulunmadı. I like the patience there from Fnatic that they didn't actually get baited into the fight. They just threw fena komik ama böyle maçın kaybedilmesi. Ne diyorsunuz duruma? Yani mesela şöyle maç kaybetmek bence bir takım için çok kötü bir şey, anladın mı? Çünkü sen erken oyun kompozisyonu yapıyorsun kısmen. Adamda late game kompozisyonu var ve adam seni eziyor. Yani eziyor derken yenilmiyor. Sen elbet hata yapıyorsun ve oyunu kaybediyorsun veya kaybedecek noktaya getiriyorsun. Çok kötü bir durum bence.
Abi Malrank. Jungle'da Malrank vardı Rogue'da. Yani adamlar nasıl oynuyordu? Malrank gitti nasıl oynuyorlar? Bu arada bak şu an Gold Diff'e bakıyorsunuz siz işte bak. Yanlışınız burada Aphelios kardeşim. Şimdi altın farkına tabii ki bak. Tabii ki sana bazı şeyleri gösterir. Ama istatistik her zaman doğru bir şey değildir. Çünkü burada karşıda Sejuani, Kısante gibi iki tane çok ağır tank, üstüne Zeri Talyah gibi ulaşılması da çok kolay olmayan şampiyonlar var. Anladın mı? Yani sol tarafta her şey mevcut. Yani Rogue'un kompozisyonunu da beğendim. O ayrı. Erken oyunda. Bak şu an şöyle düşünün. Udyr taptan tek başına kule aldı. Tek başına tüm plakaları aldı ve kule aldı. Şu an takımı 1000 altın bile öne geçmiş olsa şu an altın farkı 3000 falandı. Öyle düşün. Ya çünkü Finn üst koridordan tek başına zaten çok üstün çıktı koridorda. Koç bu maç kesin olarak fanatikli değil. Kırmızı takım kompo olarak late'de çok daha güçlü. Kırmızı takım kompozisyon olarak late'de çok daha mı güçlü? Nasıl yani? Nasıl? Oğlum tilkiler yine bağırmaya başladı. Marco'nun alameti bilinçe bak. Parti yapıyor tilkiler. They know that Rogue have the advantage just because they have the Herald. It's easier and faster for them to take those towers, and so rather than trying to contest them in mid, they accept the loss and they cross map it. Ya bu arada late game'de sağ taraf maçı kazanamaz demiyoruz bak. Şimdi siz onu da karıştırıyorsunuz. Late game'de bir takımın güçlü olması demek kesin yenecek değil. Dün Nasır 500 stack'li Smolder'la kaybettiler. Çünkü adamlar engage yapabildi. Şimdi yapabileceğin bazı şeyler var. Şimdi mesela atıyorum sağ taraf Zeri'yi bir yerde yakalayıp ya da Humanoid'i öldürürse bir anda maç dönebilir mi? Evet dönebilir. Maç kaybedilir mi? Evet kaybedilir. Çünkü sağ tarafta V ve Nautilus gibi iki tane yakalayabilecek şampiyon var. Biz normalde yaşanırsa olacakları konuşuyoruz yani normal şartları. Bu arada bu Talia ölü. V gelse. Ama gelmekten vazgeçti. Oğlum. Bu arada Void Staff yerine Liandry alsa daha iyi değil mi ya Talia? Gerçi Liandry alması çok da iyi olmayabilir ya. Sence Shen profesyonel olarak için neden oynamıyor? Abi Shen vallahi neden oynamıyor? Yemin ederim ben de bilmiyorum ya. Shen'in bence de oynanması gerekiyor yani. Güzel aslında yani. Güzel matchup'lar yakalanırsa. Matchup'ı güzel mesela. Ornn çok metaysa Shen oynanır mesela. Ornn'a karşı Shen iyi çünkü. Can you kill Oscar? I don't think so. And Marcoon's on a ward, so it becomes even trickier when the enemy knows. Şu an Kalista Botruk'unu da aldı. Letal temposu da var. Tanklara karşı bayağı iyi durumda bu arada. Hani şey olarak iyi durumda değil maça göre ama şampiyon bazında tankları yetirebilecek bir build'i var. Ama alev ruhu var. Bak benim dediğim olay olsa, Rogue bir tık öne geçmiş olsa, 2 tane ejderleri olsa, 3. çıktığında 3'te güçlü olabilecek pozisyonları vardı. Alev ruhu. Sonra ne oluyor? Ruhu aldığın için senin geç oyunda da altın farkını biraz kapatmış oluyorsun ya da kompozisyon farkını. Anladın mı? İşte burada mesela Rogue tarafı ejderleri stackleyemediği için oyunda çok kötü bir hale geldi şu an. Ve şu an belki rakip takım alacak onları. They can easily be caught out by the trademarked Fnatic bush. A few members waiting in there for them. What is pretty interesting here is they're looking for mids. So, how are you going to get out of this? Flash cleanse is the answer. Mesela hatayı biz Fnatic'ten beklerken Rogue yapıyor. Sıçrası arındırı gitti. Neye karşı? Talia ultisine karşı. Talia ultisi savaşta bir boka yaramıyor. Yarıyor mu? Hayır abi. Şu an Fnatic için yine 10 numara 5 yıldız olay. I mean, your AD carry doesn't have any summoners. It's going to be a very difficult force onto this dragon, especially against a Talia. Humanoid using the Unraveled Earth to punish Comp for just auto-attacking. Yep.
He threw that auto onto Humanoid to try and interrupt the ultimate, but the fact that the Unraveled Earth had already come through meant that he just stunned himself. That forced the cleanse and the flash away. Fnatic now have full control around the dragon. They're not actually starting it yet though. Bak görüyor musun? Humanoid kendisini göstermedi. Ne zaman gösterdi? Jun. Rel yanına yaklaşınca gösterdi. Direkt ittirdi o koridoru. Bunlar çok önemli şeyler. Yani takım arkanızda birileri yoksa yan koridorda random koridor ittiremezsiniz arkadaşlar. O yüzden bu da size bir örnek olmuş olsun yani. Bu arada üst koridordaki fark da kalmadı artık. Çünkü minyon sayısına Kısante öne geçmiş durumda. Sonuçta takım savaşına dönecek. Bir de şöyle bir durum var. Kısante'nin sanki çok acayip bir ulti bulmadığı sürece ulti atmaması daha iyi fight'ta böyle. Hani sonuna kadar bekletmesi. Çünkü tanklaması lazım. Çünkü hasar zaten var ya. Bir de Void Staff aldı mesela. Makber çiçeği de almadı Talia. They find themselves with a 2k gold lead for now. Baron going to be spawning in 40 seconds. I don't expect it to be started immediately. But Zeri is no slouch when it comes to securing that objective as well. So something that Rogue has to be cautious of. Nor is Kalista. So I think Fnatic have to be aware of keeping the point as well. Abi Zaya şeye karşı falan, Varus'a karşı falan iyi değil. Bir de Ezreal karmalar falan çıktı ya. Onlara karşı Zaya çok problemli bir koridor geçiriyor ya menzil avantajından kaynaklı. Yalnız kara baltası var onun. Ben Makber çiçeğini daha çok beğeniyorum, evet, içlik değneğinden. Banko. Neden içlik aldı bilmiyorum. Aphelios arada bir neden oynanıyor çünkü eşleşme denk gelirse ve çok fazla 7 kere yasaklanırsa gayet normal. Mesela bugün Gen GT1 serisinde Lucian Nami'ye karşı Aphelios Lulu. Şu an ben anlamıyorum yani. Şu an mesela Rogue nasıl şey olacak ki? Nasıl kazanacak bu maçı mesela? Very quickly. Fnatic now committing to the top tower. Finn has to be careful here. Knows that he is on the weak side. Oscar moving the R away from the minions so that Finn can't actually clear that one out. And they do secure that objective. And you look at the rest of the map, Rogue isn't doing anything. They're actually just pathing up towards the top side jungle. It just feels like that they're being spectators right now. They can't really cross-map in an ideal world while Fnatic is doing this. You're committing 4 members bot, forcing Humanoid to back away from the tower, and then unlocking that out of tower and trading. But no presence to be seen, no pressure to be felt, so Fnatic just gains an objective for free. And it's credit to Fnatic as well, because they did it as they had pushed up bot lane. So Larson has to go and accept that wave, or someone has to accept that wave. Just leaving XP and gold on the table. And so as that wave is pushed up, Larson answers it. He shows on vision, which means you know you at least. Ama ben anlamadım yani Rogue oyun plansız. Yani o kadar belli ki ne yapacaklarını bilmediği, yani tabii ki biliyorlar ama yani anlatmak istediğim dağınık oynamak, yani anladın mı? Bilmiyorum Yunus Emre o muhabbeti. But just he's setting up for a potential play on the bot side of the map, but also giving that security for Humanoid. Knowing that he is on the weak side, he sees everything. He has full information as to what Marcoon is up to, and he can play accordingly. Now the red buff is going to be secured by Noah, with the Baron buff alive and Dragons being secured. That red buff will be shared amongst the entire team. And now the resets are coming through. Dragon going to be spawning in about a minute 20. Credit to Fnatic, they're playing the map very well. They really are. Let's have a look at where we are in terms of spikes for these two teams though. Finn at 2.5 items. Marcoon only has the Black Cleaver, but Larson and Comp have hit 2 items. Ginsu's Blade of the Ruin King on Comp. Larson has the Seraphs and the Void Staff. Humanoid about half an item ahead of his lane counterpart. Noah the same with the Pickaxe and the Quick Cloak complete. So in terms of effective damage, Fnatic are ever so slightly ahead, about half an item in every lane. But this is probably Rogue's best chance to find a fight in terms of. Şu an mesela 3. direkte savaştı. Hani bu direkte mesela Rogue'un sizce savaş kazanma şansı var mı?
Bence sol taraftan biri trollemediği sürece mümkün değil abi. Nasıl kazanacaklar ki? Hiç sanmıyorum yani. If I'm a Kalista, Cassante seems like such an annoying champ to play into, and then Talia against any mobility, it's so obnoxious to deal with, and we've already seen what Humanoid can do against a Kalista off the back of that mid lane play. Now Zoali's acting as the front line, face checking with this scene, forcing Fnatic out of the river and clearing what vision they can. Oscar was top here, Jun's gonna get hooked out, Oscar TP's in behind, Finn separated from the team. Fnatic will be 5-man grouped up as Humanoid keeps Finn away. Güzel. An opportunity to get in here. Finn trying to get away. Oscar in with the flank. Pathmaker gets the stun into the wall, and Finn, as tanky as he is, will fall. Çok zor abi. Savaşmayıp ne yapacaklar zaten outscale olacaklar. Kanka işte outscale oldular. Anladın mı? Sen onu hani onu anlatamıyorum ben. Şu ansa bak. Şu an savaşmıyorsan bırak savaşma, rakibin hatasını bekle mesela, anladın mı? Ha mesela bu barona gir. Zaten kaybettin. Başla barona, niye başlamıyorsun? %100 başlamaları lazım. Şu an bu arada fanatik fark etmemişti bir de, biliyor musunuz? Noah dashing in with a lightning crash, sees the assist as Jun dives onto the backline. Larsen though, knocked back, Marcoon has the flash and the seismic shove to end Rogue's lives. Comp dies. In the end, Rogue get one out of it. The Rel will fall, but Fnatic... Mesela barona gir, kaybet. Anladın mı? Mesela Rogue, problem burada. Hiçbir şey yapmadan kaybediyor. Bak bu çok önemli bir detaydır. Ve ellerinde hamle yapacak şampiyonlar var. V gibi, Nautilus gibi. Anladın mı? Sen bu şampiyonlarla bir şey yapmıyorsan abi zaten oynama oyunu. Çıkma maça. O hafta maça gelme. Bak ciddi söylüyorum. Yap, dive at, fail ol. Ne bileyim gank dene, öl falan ama dene. Bir şey yapmış ol sonucunda, anladın mı? Mesela burada bekliyorlar. Burada cidden Kısante'yi gelip öldürebileceklerine inanıyorlar mı? Tamam bıraksalar öldürecek ama sonuçta rakip takım gelecek mi buraya? Adamlar salak değil yani. Ren'in ultiye bak. The two-man, he throws it a little bit back, expecting them to react, and that's exactly what they do. Nice punish. The damage from Noah is good, and Fnatic find a great team fight. A dance of happiness from the coaching staff, and a look of frustration from the side of Larsen. Oğlum baksana middeki farm farkına. Middeki CS farkına bakın. Öyle dedim ya şimdi, humanoid kafa atıyoruz. Ama çalı kontrolü güzel. Was not left undefended. The Baron falls off that minion in the mid lane, meaning the tier 1 won't fall. Just also a fun fact, right? I was looking at the levels, 17 to 14 in the mid lane. Humanoid versus Larsen. And then I looked at the mid lane, 322 CS at 26 minutes. Okay, yeah, okay. Oğlum humanoid ne yapmış lan harbi, dakika 26.5 330 milyonu var. Oha. Oğlum az kesen Larsen değil, çok kesen humanoidmiş. Oha. As the tier 1 falls in the mid lane with the Weaver's wall coming across. Razork dashing forward, looking for Marcoon. Top lane is pushed in, so someone from Rogue has to answer that. That's Larsen's duty. Bot lane's pushed in, so someone from Rogue should answer that. Otherwise, again, you're losing XP and gold to the tower. But Finn now looking for a flank. It's only Oscar in who's left out on his own. He's trying to go for the flank of all flanks, but you look at the vision our observers are highlighting it for is Fnatic have their back covered. Hasn't been pinged yet. Did dodge the control ward, dodges the second control ward. But are they scared of him? Really? He's a man bear pig, Betty. You got to be scared of the man bear pig. Here he comes. Here he comes. Gets a stun, ghosts in. They're looking for what could be a final fight here as Finn gets onto the back line. He's doing a lot of damage and Jun will fall. Spiraling despair coming in. Finn goes down. Baksana yapabilecekleri en iyi fight bu. Humanoid. Ay oğlum Larsen ne biçim vurdu lan? O ne? Oğlum Larsen ne yaptı? No cease and desist on the buy. Pathmaker out by Oscar, but the chase continues, and this is where Hui really shines. Searing bolt from the skies pulls down Oscar, knocked up, locked up, and he's shut out of the fight. Oha! Bu Deer'la Larsen yok etti. Finally come alive, and it turns out they should have been afraid of that flank. A really nice fight from Rogue. Bir daha izleyelim bakayım fight'ı.
Güzel. Bak Fine bak Fine. Bak. Coming out from Larsen to just bring all the Fnatic together means that their health bars are too low to continue the fight, and Rogue can punish them. A nice fight from Rogue to give them a semblance of life and a bit of hope to turn this game around. Fnatic still find themselves in an overwhelming lead, but it's something. Those shutdowns, that gold is going to give them a few more items to help them. Bir anda döndü mü yoksa? Still a 7,000 gold lead, as you say, for Fnatic. No inhibitor towers broken though off that Baron push gives Rogue a semblance of life, as you say. Rabadon's complete for Humanoid. Çok zor ya. Leandri's third item for Larsen. Çok zor ya. Seeker's arm guard as well for Humanoid to give him that relative bit of safety. But 3 items on comp, as that Lord Doms, 3 items on Noah as well. Will we ever see Finn find a flank like that again? At the moment, they're setting up around this dragon. 11 seconds on it. Spotted out with the Ultra Shock Laser. The Extendo Beam. Flank position from Humanoid as he looks perhaps even just for a Weaver's Wall to separate. Orada ejderi bırakacak lan Fanatik. Do Fnatic care about the dragon is the question. I think you give it up. Like Weaver's wall them out, push through mid if you really want, just go for the inhib. But instead, Fnatic are looking for this soul. There's the Weaver's wall. Will lock Rogue in spot. The Magnet Storm out as well as Humanoid dives on. Aha Zeri'yi yakaladılar ama Zeri'ye damage yok ki başka. Zeri'yi yakaladılar ama Zeri'ye damage yok. Comp, Zoelis and Larsen left alone down towards this bottom side as Razork dives in. Comp dashing around the path maker all out and Comp falls to Oscar in. Larsen fears him away but is not. Zeri'ye bak. Zeri'ye efsane engage attılar. Ama 0 damage. And the fight win as well. And Fnatic get their revenge for the previous fight, tearing Rogue apart once more. 4 members dead at the cost of Jun. Fnatic now have their eyes set on the base of Rogue as well. Oscar is hunting for Jensen. Unlikely that Oscar will be able... Larsen, my apologies. Larsen, my apologies. Oscar on the hunt. He's just trying to stop him from basing so that there's no wave clear. And Fnatic can look to end the game right here, right now. One messy fight from Fnatic, but the incarnation of victory is here for them. They will claim their first win. Belliydi ama. Talyah'ın farm vallahi şaka değil. Çok acayip bir şey yaptı. Ben anlamadım. Bambaşka şeyler oldu. Bu arada chat'im, like'ınızı alalım şu. Allah aşkına bak 1K 1100 kişi izliyor. Gözünü seveyim. Patlatmamız lazım şu beğenileri, gömmemiz lazım. Bir sonraki maç bu arada efsane maç. Bir sonraki maç efsane maç, onu hatırlatayım size. Hemen göstereyim size de keyfiniz yerine gelsin. Keyfiniz yerine getireyim. BDS G2. BDS G2. BDS G2. BDS G2. You can vote for one of those Fnatic players in your Başla hemen. Humanoid, Noah, BDS G2 yapalım. Also a lot of credit to Razork for his pathing in the early game, really protected his team. We're going to be right back after this break. Don't go anywhere. Koç, sence en iyi Türk oyuncu kim? En iyi Türk oyuncu Broken Blade'i sayabiliyorsak Broken Blade. Ted hoş geldin Ted. Sana modluk sallayalım. Bundan sonra YouTube'dan mı devam edeceksin? Belli değil ya, bakacağız. Break. Koç, LoL'de niye milli takımlar yok? Asya ile kapışılmaz ama Avrupa turnuvası falan olsa keşke. Ya aslında bilmiyorum ya. O vardı eskiden. Ama çok şey ya, o tarz turnuvalar abi. Ne olacak? Çin vs Kore olacak. Hatta Kore Çin'den çok daha güçlü o konuda. Çünkü top lane Zeus, jungle Kanavi oluyor orada. Ya da Kanyon falan. İşte o ne? Mid'de Faker Chovy,
AD carry ruler, support carry ya. Bu takımı kim yenecek ki? Çin'den bir takım, Çinlilerden bir takım çıkarınca. Bak bu zamana kadar Çin'den dünya şampiyonu olmuş her takım içerisinde çok iyi 2 tane Koreli barındırıyor. Bak git istediğine bak. İstediğine bakabilirsin dünya şampiyonu olanlara. Görkem Kıvanç 22 lira atmış. Eyvallah kardeşim benim. Teşekkür ederim. Cansın. Koç peki Twitch ve YouTube aynı anda yayın açıyorlar. Bunu yapmamanın bir sebebi var mı? Aslında onu yapabiliriz Oğuz. Onu yapabiliriz. Birbirleriyle ilk defa oynayacaklar. Yo, Asya turnuvasını oynadılar ya oğlum. Çin'i yendiler işte. Viper Koreli evet. Bak abi ben size söyleyeyim. Invictus Gaming kazandı. IG kazandı ilk Çin'den Worlds'ü. IG'de Rookie bir de Dışay. İkisi de Koreli ve o takımın en iyi 2 oyuncusuydu. Hatırlayanlar bilir. 2019 Damwon oldu galiba. 2020'de kim olmuştu? Yok 2019'da yine ne olmuştu? FPX mi olmuştu? Neyse işte o yıllar önemli değil. FPX Worlds'ü kazandı. Doin bir Koreli. Bir de biri daha vardı Koreli. İşte neyse Doin bir Koreli. Doin bir dümdüz taşıdı. Hatırlayanlar vardır. Sonra Çin'den kim oldu? EDG. EDG'nin AD carry'si kim? Viper. Midi kim? Scout. Bak. Midi kim? Scout Koreli. AD carry kim? Viper. Yani JDG dünya şampiyonu olma ihtimali çok yüksek takım. JDG geçen sene olabilirdi. Kadro Ruler Koreli, Kanavi Koreli. Takımın en iyi 2 oyuncusu. Şimdi BLG biraz o konuda iyi. Şimdi BLG o konuda biraz iyi. BLG'nin kadrosu Çinlilerden oluşuyor. O konuda yani BLG farklı şeyler yapabilir mi? Yapabilir. Yaparsa da göreceğiz bakalım. Yani BLG'yi izliyoruz. Çin milli takımında kimler olur sence? Bakalım oğlum zaten vardı. Şöyle ekran alayım. Kadroları nereden göreceğiz lan burada? Heh. Kadroya bak. Kore'nin kadroya bakın. Fena iyi. Kanavi, Zeus. Kanavi geçen seneki Kanavi'de. Faker, Chovy, Ruler, Keria. Acayip iyi kadro. Çin'e bakalım. Hanabi. Bu ne oğlum? Bu muymuş kadroları? Ha Çin değil Tayvan mı o? Ha aynen lan. Niye onu tıkladım ha? Bin, Jie, Jun. Jun da işte Jungle. Knight, Mid, Elk, Meiko. Aslında kötü kadro değil. Bak kötü kadro değil. Şöyle göstereyim. Kötü kadro değil baktığın zaman. Ama eksik var. Yani eksik var derken şöyle düşünün. Mesela Jie bir Kanavi değil, bir Oner değil, bir Kanyon değil mesela. Knight, bir Faker, bir Chovy değil. Evet çok iyi mi? İyi. Ama o seviyede değil bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum. İşte Jun da aynı şekilde Faker falan. Elk. Bence Elk o AD carry tarafında Gumayushi'ye, Ruler'a falan en yakın kişilerden biri. Bin
Kesinlikle Zeus'la kafa kafaya oynar. Şu an Bin'le Elk mesela okey. Meiko da hadi Meiko'yu da okeyleyelim. Tamam mı? Hadi Meiko'yu da okeyleyelim. Ama karşısında Keria abicim. Bak onu unutuyorsunuz ve Keria kimle oynuyor? Ruler'la oynuyor. Bak onu unutuyorsunuz. Ruler'la oynuyor. Farklı bir seviye. Lütfen. Yani bu kadroyla Kore takımını yenemezsin abi. Galiba bir sene Çin yendi Kore'yi. 2018'de yendi. Bu kadro sanırım yendi şeyi. Kore'yi. Ben öyle hatırlıyorum. Bakayım. Bak aynen 2018'de yenmişler. Gördünüz mü Kore'yi? 3-1. 3-1 yenmişler. O zaman Kore'nin kadrosu kimmiş? Bakalım. 2018 main event. Keen, Skor, Peanut, Faker, Ruler, Korjici. Bak bok gibi kadro. Bok gibi kadro derken şöyle bak. Korjici dünya şampiyon olup Team Liquid'e gitmiş. Yani patates. Artık patatese yakın olduğu dönemler. Ruler kesinlikle Ruler. Ona bir şey diyemeyiz. Faker. Bu arada bak Faker da bu dönemlerde kötü oynuyordu. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Faker'ın bu Gumayushi, Zeus'lar, Keria'lar gelmeden önce o arada T1'ın bir kötü dönemi var. Hatırlayanlar bilir. Yani tabii ki çok kötü değil ama kötü bir dönem yani, anladın mı? Şu anki şaşal dönemleri değil. Aynen 2018 G2'ye kaybettikleri dönemler işte. O zamanlar T1'ın bir kötü. Mesela ben Peanut'ı beğenmiyorum. Skoru zaten hiç beğenmiyorum. Keen evet iyi ama yani bugünkü performansında değil Keen'in bu zamanki şeyi. Ama günün sonunda dediğim gibi Core JJ hiçbir zaman bir carry'e değil benim gözümde. Peanut, Skor, Canyon'dur, Kanavi değil benim gözümde. O yüzden bir de Çin'in de o dönem iyi bir dönemi. Öyle kaybetmişler. Keen harbiden bahtsız bir adam. Keen askere ne zaman gidecek? Kaçtı bu çocuk? 24. O daha çok. Oğlum bu ne? Nasıl 24 yaşında? Sen zaten 10 senedir LoL oynuyorsun ya. Kanka. Adam 2017'den beri oynuyor abicim. Nasıl ya? 16 yaşından beri, 17 yaşından beri adam LoL oynuyor. Şaka mısın oğlum sen? Kariyere bak herifin. Gerçi Zeus falan da böyle ki. Şaka gibi. Bu sene Genji'yi cidden... Ama ben hep söyledim bak. Oğlum gidin bakın. Videolar var. Bak gidin bakın. Videolar var. Ben size ne dedim? Top'ta Keen, Jungle'a Canyon. Ben bunu hep söyledim. Support'a Lens. Gidin. Ben askere gitmeden önce Genji'nin kadrosunu zaten söyledim. Sonra bir geldim askerden. Genji benim dediğim kadroyu kurmuş. Yani bu atla deve değil. Ama zaten kurulması gereken bir kadroydu. Anladın mı? Hani Genji adına şampiyon olmak istiyorsa, dünya şampiyonu olmak istiyorsa falan. Oğlum şeyi gördünüz mü? Bu IPTV'den falan bir şey izleyenlere ya da kaçak yayın izleyenlere hapisle yargılanacakmış. Bak öyle bir muhabbet çıkmış. Ona göre dikkat edin ha. Yani vardır Banko Chat'te izleyen. 6 ay ile 2 yıl falan diyorlar. Ne kadar doğrudur bilmiyorum da çok gördüm Twitter'da. Haberiniz olsun yani. Kim yakalayacak? Ya onu ben bilemem. Sen kendin yapıyorsan kendinin riskini alacaksın kardeşim. Onu ben bilemem. Haberin olsun diye söylüyorum ben sana. Abi belki 10. soru anama söylersin ama niye Twitch'te izlemiyorsun? Bilmem, YouTube'da takılıyorsun. İzleyen değil yayın açanlardır o koç. Nasıl denk geleceksin izleyenlere? Vallahi izleyenler yazıyor ama bilmiyorum.
Ya tamam arkadaşlar bakın. Mesela IPTV'nin satılışı legal diyorsan devam et kardeşim. Ben sana böyle bir haber gördüm. Haber gördüğüm için size belirttim. İster izle, ister izleme. İster sen sat, ister satma. Önemsiz benim için. Gram önemli değil. Ben uyarı yaptım. Size kalmış. Haberin kaynağı bir sürü vallahi haber sayfası paylaşmış ya Sante. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama. On binlerce insan var. Bak şimdi on binlerce insanı yakalamana gerek yok bir şeyde insanları alıkoymak için. 50 tanesine 100 tanesine yapıştırırsın cezayı. Onu da haberleştirirsin. Adamlar cidden içeri girmiştir. Sonra millet zaten yapmayı bırakır ya da çok azalır. Anladın mı? Bir şeyi insanlara yaptırmamak için illa 10 binini de yakalamana gerek yok. Onun çözümü bu değil ama. Vallahi Emrah'cığım o beni ilgilendirmiyor. O beni ilgilendirmiyor. G2 maçı yeni başlayacak evet. Sen nereden izliyorsun? Ben satın alıyorum, izliyorum oğlum. Benim abi bak benim evimdeki televizyonda ben görüntü kalitesi takıntılıyım. Anladın mı? Yani benim böyle görüntü kalitesi vesairesi falan böyle bir tık kötü olsun benim elim ayağım titriyor. Ekonomi rezalet çözüm hapise mi atmak cidden? Bu arada E-spor çok pahalı bir şey değil lan. Yani bence maç izleyen bir insan için pahalı bir şey değil ya. Şu an kaç para bakayım. Paketler, spor. Süper Lig. TV'ye ya. Al oğlum pahalı mı? Bak. 200 lira. Yanında Premier Lig falan da var. Bence pahalı değil abi. Kimse kusura bakmasın. Yani kimse kusura bakmasın. Şu dönemde 200 lira. Bu arada 300 lira bile olsa okey. İlk 3 ay 200 sonra 400. Tamam yıllık kaç paraya geliyor? Ha, ilk 3 ay mı? Dur bakayım. Ben bayağı önceden aldığım için ucuza aldım ben de. TV. Süper Lig. Tamam total kaç paraya geliyor oğlum? Hesap makinesini hesaplayacağım. 200, 600 direkt. 9 çarpı 4, 36. 4000 liraya falan geliyor ayda. 4000 lira. Evet 4000 lira pahalıymış bu arada. Ben çünkü 1000 liraya aldım. 4000 lira pahalıymış. Ama işte onu benim gösterdiğimde PL artı Bundesliga'da var. Sadece Süper Lig olan yok mu oğlum burada? Right now, G2 wants to front to back, right, and let smaller scale. So
They should look to pick something tanky or something. Tamam evet bak. Be strong in early game, for example, like Tamam işte 250 lira arkadaşlar aylık. For G2 side. But I don't know if VDS. Aylık 250 lira. Wukong Sejuani as a rotation we saw in the first game of today. I feel like Renekton's sort of a setup ban for Wukong because it is a negative. Aylık 250 lira. Well, that's what it used to be anyway. Potentially there with synergy with the Braum, and it also gives you engage. Yeah, I think Wukong can be really strong, but I think has a lot of bad matchups on top. I think last game he played. Tamam işte kaçakla bedava tüm ligler. Ya abi biz ondan bahsetmiyoruz şu an. Ayda 250 lira bence tüm maçları izlemek için bence okey bir fiyat abi. Bu arada yani saçma Allah aşkına 2 tane kahve içiyorsun 250 lira ya. Yapmayın gözünü seveyim. Ben geçen gün gittim Allah aşkına 2 filtre kahve bir tane tafinat latte ne içtik. 300 lira para verdik ya. There's a Jack. As a Sejuani, we're talking about it a lot. I feel like it's risen a lot in priority recently, hasn't it? Because of the buffs to these champions. Yeah, and also the priority of the new Knight's Bow, or like people realized how broken it is for the cost it takes. Bu arada Nautilus'lara karşı hep Smolder Braum oluyorlar. Fark ettiniz mi? Was it preseason? And I feel like since Frozen, you've just replaced Kano, Raccoon, and the themes and that. Oh, listen. So they're looking to play through mid jungle with the Ari listen to camp the Taliyah a lot. Good pairing. What other pairings do you have with Taliyah? Stuff like, I feel like, oh, Poppy. I think I would still play Rel. Poppy looks pretty decent. Not the best against smaller Braum. But yeah, Poppy looks decent, I guess, to counter the lead. And top lane. Aatrox blind. Now, Wukong is really, really good. Yeah. Into Aatrox. I mean, there is a Poppy also in enemy side, so that lowers a bit the prio, but they don't care. Also, Zac, they don't care. Zek kötü lan. Do you think they'll go for this? I don't think they should pick Zac. Because Smolder, it's good into Aatrox though. I've just seen Zeus play it, but it's probably not going to be the thing. Kamil mi? So, let's see what Broken Blade picks. Volley. Ooh. Volley fena değil, güzel. Gets prio a lot early game. Volley recently been That's popping up a lot pretty good, yeah. Into Poppy Aatrox kinda, and he. Bu arada Garen falan var almadı ha. Wins every melee matchup kinda. Yeah. So I think Aatrox can play this matchup from like level 5-6 onwards, but for sure he could get those. Neyse yani ben kendi fikrimi söylüyorum. Tüm maçları izliyorsan 250 lira. Şu anki ekonomiye baktığın zaman Allah aşkına tereyağı alıyorsun 250 gram kaç para? 2020? Yeah, 2020. That's 4 years ago, so let's see if he got better. It's buff volley, so it's different, right? It's completely different. It's also different. Hoş mesela Worlds Twitch'te Twitch para ödüyor bunun için. Bilmiyorum. I'm pretty sure they will try to dive the Koç nerelerdesin ya? Twitch'te bir şey mi oldu? Yo ne oldu ki? Make sure that the Taliyah and the Seria Niye öyle sordun lan? they can stack Drakes. This it looks like a hard Lee Sin game, no? Yeah. Would you want to play Lee Sin in this game? I think not really, but if you're a good Lee Sin, you can always. Oğlum ben Twitch'te beni takip edenler YouTube'da yayın yaptığımı nasıl bilmiyor? Ben onu anlamıyorum. Her yerde duyuruyoruz. Hala bilmeyenler oluyor. Gerçekten platform değiştirmek acayip zor bir şey ya. İnsanlara buna alıştırmak vesaire bayağı zor bir şey. Sen beni Instagram'dan takip ediyorsun o. And here we are. Good Lee Sin can always make it happen, which is what every Lee Sin, regardless of their skill, tells themselves when they queue up. So while Yike is a great jungler, I am a little bit nervous at the windows of opportunity that have been closed off against a champion like Taliyah, against a champion like Poppy. We'll see how it works. But yeah, jungle naturally a pretty big focus. Poppy, when we see her, usually incredibly active. A similar story for Lee Sin. So see if it's an explosive early game for both sides as we get ready for BDS versus G2. Şu arka taraf çok iyi ya. This mid jungle is going to be an absolute bloodbath if G2 have it the way they want to. I mean, every time you pick an Ari, you want something that's going to be able to synergize well with it, get that damage off, and Lee Sin has kind of been the go-to even when we look back at last year as well. And BDS immediately want to try and make some funny shenanigans happen and see if maybe they can get a bit of an advantage here. Aha. Mickey kaldığı yerden devam ediyor. Mickey X kaldığı yerden devam ediyor. Yeah, Flash Ward did it. I think he started E there though to get the stun, which means that he's going to struggle a little bit on his setup when it comes to. Yok ya kamera eski kamera değil. We're focused on the first blood. Sorry, we got distracted. Yeah, but like Poppy now going to struggle when it comes towards our clear. So if I'm Yike, there's opportunities now to try and punish that. To say, look, I'm going to have a bit of a faster get through my jungle. Smolder neden banlanmıyor? Az önceki maçta banlanıyor. Bu arada Smolder TP girmiş arkadaşlar. Smolder TP girmiş. Bence mantıklı ve bakın ben size şöyle söyleyeyim.
Smolder'a böyle şeyler yavaş yavaş artacak. Çünkü şöyle düşünün. Hani Smolder bir şekilde farm atarsa çok güçlü oluyor. Bence TP çok mantıklı. Çok mantıklı bu arada. Üst koridorda Broken Blade yener büyük ihtimal erken oyunu. Evet, yerli salatalık, doğru söylüyorsun. Doran Blade mantıklı değil bence. Yo, takasları kafa kafaya yapabileceksen Doran Blade bayağı mantıklı eşya Smolder'a. Yani o senin dediğin Doran Ring falan koridorda çok kötü durumdaysan alınan eşyalar. İkinci seviyeyi verdiler ama Braum olduğu için çok hasar yemezler. Çok dert değil. Talyah inanılmaz güçlü ya şu an. Gerçekten Talyah bayağı iyi. It's pretty damn close. So it's not even halfway through day one and I'm already sick of Smolder. Yeah. It's like, look, I like the way this champion's designed, but the scaling is absurd. And once you do get those 225 stacks and beyond, it kind of gets disgusting. Like Aldea, our stats person. Mana problemini de tier'la çözüyor ya zaten. Bu arada Smolder'ı şey gibi düşünün. Senna nasıl iki tane yakıncıya karşı daha çok yük kasıyor ya. Smolder da aynı arkadaşlar. Smolder da yakıncılar olduğu zaman W'sunu daha çok tutturuyor. Q'sunu da daha çok hani minyon hariç rakibe falan atabiliyor. O yüzden fazla yük kasıyor genelde. Eyvallah. Yine öyle, teşekkür ederim. Beşiktaş nasıl emeği garantiledi? Sezonu ikinci bitirdiler işte. Supermassive'i de garantiledi. Well, that's why she had to get buffed, right? So then you can see Zeri versus It's really the pentakill battle. Maokai gets buffs for Freak. Zeri and Smolder get buffs for their respective designers, you know. I assume is how it works. One thing we haven't talked about yet is this top lane matchup. Obviously, Aatrox you're probably used to seeing. Volibear, I wouldn't say flavor of the month, got some pretty significant buffs, especially when it comes to that. Arkadaşlar, LEC'de sezon artık 3 tane sezon var. 3 tane sezon olduğu için kış mevsimi bitti. Şu an ilkbahar. Eskiden kış, ilkbahar, yaz vardı ya TCL'de. Çok eskiden. Şu an LEC'de o sistem var. O yüzden tekrardan başladı mevsim. Sıfırdan tekrar oynuyorlar. Bunu kazanan, yani mesela geçen mevsim G2 yendi ya. G2 MSI'yi garantiledi. Şimdi bu mevsimde de mesela atıyorum G2 garantiledi. G2 şampiyon daha iyi olsa bu mevsimin ikincisi MSI'ye gitmeyi garantileyecek mesela, anladınız mı? Bence 3 mevsim olması takımlar için daha iyi, oyuncular için. Niye daha iyi? Daha çok gelişme ihtimali oluyor oyuncuların. Bence. Mesela atıyorum Kore'deki sistemi de ben daha çok beğeniyorum. Hani Best of 3 ya. O yüzden Best of 3 maçlarda kesinlikle oyuncular daha çok gelişiyor. 33 yükü var Smolder'ın. Şuradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. 32'ymiş pardon. When there's a Braum, when you have that support counter pick into the Nautilus, I feel like it makes it so much more difficult to actually meaningfully threaten the Smolder. And I think that's why we're looking at like the supports to see what Boğuç TR'de niye tutmadı acaba? Oyuncular isyan mı etti? Bilmiyorum ki. Aha. Güzel oyun Labrov'dan. Aha, Mickey yakalandı. Güzel. Nuk şaka mısın? CC'li adama double atamadı lan. Of, taptan şimdi Volibear bir de geçirmeyebilir Adam'ı. Bakayım Broken Blade ne yapıyor? Plaka mı alacak? Bak şurada beklese aslında 6 level ya kendisi. 5 level daha Aatrox bence geçirmeyebilirdi. Anladınız mı ne demek istediğimi? Neyse, burayı pushlayıp base atacak. Ya Best of 3'nin Türkiye'de olmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi kardeşimiz doğru söylüyor.
Şimdi Galacticos Best of 3 maç oynadığını düşünsenize. Onu izlemek yani çok zor. Evet doğru. Tam 20 harf var. Ama işte bak öyle kötü takımda Best of 3 oynaya güçlenecek. Öyle düşünün. Oo, güzel oyun. Poppy dive konusunda daha iyi şampiyon yok abi. Smolder'ın TP'si de yok bu arada lan. TP'sini atmış. Oo, çok güzel. Tapa dive atarlar bu arada. Ama Lee Sin 6 değil. Lee Sin'in bak hemen Gromp'u alıp 6 olması lazım Yaykın. 6 olmasına gerek yok mu yoksa? Bayağı saçmaydı. Oğlum Broken Blade'in ultisi var. 6 olsa bu arada Yayk Gromp'u alsa 6 oluyor. Gromp'u alsa dive atıyorlar bu arada bence kesin. Çünkü Volibear'ın ultisi kuleyi iptal ediyor ya. Adım toksik diye kadrodan çıkarılmıştı. Ya çıkarılır ama adam belki özür dilemiştir. Belki takım Adam'sız olmayacağını anlamıştır. %53 Smolder. Ama üst koridorda minyon farkı yavaş yavaş açılmaya başladı ha. Broken Blade iyi durumda şu an yani. Adam ol gel demişler, adam olmuş ha. It's also something that we've started to see a little bit more, especially when you look across the LCS, is like, okay, first 3 grubs will give up, but suddenly at like 10 minutes we get a lot of fighting for those void grubs at the top side. So especially with Labrov and Ice having control over this bottom side, I think that's where we're going to see is Labrov starts to move now. More push towards, hey, can we play around Ari in the mid lane, try and contest the next set of void grubs so G2 don't get the next Ari to get those 6 stacks, and then you can always Nautilus fena OP ya şu an. But that's a bit of a tight window because there's only a 30-second difference at the moment between the two. Herkes 7-24 Nautilus oynuyor. Geçmiş olsun. Bugün Faker'ı Chovy bu eşleşmede yok etti bu arada direkt. Bence yok etti diyebiliriz. Bilmiyorum ne diyorsunuz ama. Tapa dive atamamaları çok kötü ya. Tapa bir tur dive atmaları lazımdı. Voli şeyi kasıyor, bu saniyeler geçtikçe can böyle fight'tayken can dolduruyor ya bir tane eşya, onu alacak. Adını bilmiyorum eşyanın, vallahi yanlış olmasın, kusura bakmayın. Voli'yi öldüremezler. He's always been a bit of a lane bully, and the fact that he got a ton of buffs, including to like the move speed on his Q, which is kind of what got people interested in him again. It makes it so hard to try and focus him down. So as long as BB has full control up here, I mean, Yike can kind of do what he wants if he's in a position to start moving over towards even potential dives on top side once more. The last one didn't go so hot, so maybe they pull the brakes a little bit. Yeah. At this point, you're fine. You know, BB is getting plates. G2, small gold lead does matter. Of course, there's the Drake on the side of BDS, but all things considered, relatively even early game. The big thing is kind of AD scaling. I feel like if we're going to have a slower game where things are going to be closer overall, we're kind of just looking at the
and the late game arms race of Smolder versus Zeri. Smolder certainly feels like the easier champion to get value out of. And that's the thing. I think for BDS, it's, look, we talked about potentially going for Void Grubs, but I think they're more interested in Dragons going, hey, if we can fight third, fourth before Smolder gets to, you know, the 2-2-5 stacks at 25 minutes, that's fantastic. So let's try and see if we can move in that direction. But G2 with the quicker resets and off of that early kill for our Caps having that quicker reset as well, they've just set up control now in River and making it difficult for BDS to move in. Like, this choke point is going to be miserable for BDS to try and come through. They're matched 4v4, but G2 just have better positioning, better vision coverage at this point, so BDS has to be very careful about walking in. They can see both top laners present, so they know at maximum it's an even 76 yük. the wave in mid, not willing to give up, you know, a couple hundred gold just to Smolder az önceki Smolder'a göre hiç yük kasamadı ya. Mickey stepping forward to body block. Ice. Aha TP geldi arkaya. Aa Talyah gördü onu. Lan görmüyor Nuk. Lan Nuk görmüyor voleyi. Ya da görüyor da bilerek mi? Bilerek mi şey yapmıyor ulti atmak için? Ne alaka? Aha kendisi yakalandı bir de. Ya ulan olaya bakar mısın ya? Yayk. Yike clean with the play. That was really cool from Yike. Could have gone very differently though for G2. At the start, it's like, okay, we're going to be able to set up nicely where we push BDS into that bot side. And then they bring in BB to try and make sure they're coming into play. Atom could have back away, speed up though from BB. Bu arada tek atarlar ha. Lee Sin acayip güçlü şu an. Kararma almış ya. 400 can çekiyor Voli ya. Abi 400 çok oğlum bu dakika için 400 can. The fact that you've managed now to chase BDS off of this bot side dragon and get the dragon, and now you've managed to get some control on top side, could have worked out well, but because BB ended up spending so much in trying to push Adam off, Shale managed to get the reset timer out, BDS are back out of the map, so won't be able to turn that into the Void Grubs, which I think could have been a nice moment for G2, but we're still contesting here. And considering Mickey there as well. Maybe trying to go for a fast play here on Adam. BDS though, first access here, not great vision coverage from G2, don't really have concrete information on where Tali is. She's backing, but in the fog of war, so G2 are still gonna risk it anyway. Fightladılar orayı. Bas ultiyi, bas ultiyi, bas ultiyi. Ha, Capsule ultisi mi yok? Yuva var. Shio öldü, o da öldü. G2, klasik G2. Flashlayacak Caps. Abi burada alamette niye savaşıyorlar ki ben onu anlamıyorum ya. Solidifies a double kill now for G2, and if Adam sticks around, could end up in a lot more trouble. Did get the reset coming through from Mickey though, so it would just be two members. Ama koç late'de oyundan 400 çekiyor, Voli'nin sorunu late'de çok düşmesi. Evet zaten o da işte takım olarak şöyle düşün. Voli bir erken oyunu idare ediyor mesela şu an. Ama geç oyunda zaten takımda kim var? Smolder var abi. Geç oyunda Voli bir sadece tanklayacak elinden geldiği kadar. Mis. Yalnız onu biliyorlar ha. Yok. Is available if they want to go for a play. Labrov waiting in the darkness will get spotted. Will be forced to walk back here as Ice. Trying to keep the pressure up. 90 yük mü olsun oldur ben mi yanlış görüyorum? Her şey. Basically what you could have done was take Dragon and immediately with the way BDS were set up, you can just çok push kötü. them out bot side and then 104 oldu şimdi. 99'muş because you've got the numbers advantage there and BDS are in an awkward spot, but lan Burak'ın millet direkt ulti bassa olmuyor muydu ya? Şii öldü ama. Q kaçırdı. Oba. BDS fena trollüyor şu an. Şuradan bakabilirsiniz bak. Hansamanın şurasında yazıyor. Gereksiz fight tabii ki abi. Shio niye oradan bir kere kuleye vur? Aa bak düz mantık. Her zaman ben koçluk yaparken şunu söylemişimdir. Yakıncı şampiyonsan bu dakikalarda kuleye vurmanı kimse istemez senin. Hatta hiçbir zaman vurmanı gerektirecek bir durum yok. Orada Poppy kuleye 2 tane vurmasa dünyanın sonu değil, anladın mı? Bırak Talia alabiliyorsa alsın, alamıyorsa Talia zaten oradan kaçar. Saçma yani.
Volibear'daki item 7 saniyede bir takım savaşında durursan can basıyor sana. Öyle düşünebilirsiniz. Yani şu an 150-200 can basıyordur 7 saniyede bir. Bir de ründen o rünü girdi mi bilmiyorum. Eşyaların süresini azaltan bir rün var. Genelde onu giriyorlar bu eşyayı alacağı zaman. O 4 saniye, 4,5 saniye falan düşüyor. Baya iyi oluyor yani. Very diligent in not being spotted, but just the edge of the sweeper is going to catch him out. They know he's right there. Herald will drop in favor of G2. Nuke is able to push that wave in on the bottom side. Maybe can start to move up. It's 14 seconds till the Drake. KO and Ice waiting together, looking for some good damage onto Mickey. Unbreakable there. He can just dash away. Buy a bit more time. Yike in the area too. Have to be careful. G2 backing off. BDS should just be able to break mid here if they want to commit. G2 potentially a little bit over eager here. Are going to end up losing mid lane tower. BDS, do they have enough of an advantage to transition this to Drake? It looks like the answer is yes. Yeah, especially with the position Yikes in. Moved up towards that top side, considered making a play there. Maybe going to TP in. Aha, lan şu tarafa gitsen ya. Yike niye Caps'in gittiği yerden gitmedi? Oğlum o ne? O ne öyle lan? That was greedy from Adam. You already had the play in mid and you were going to get the dragon. That's the big win. But now because you end up overextending that top side, G2, they're going to get the Rift Child and more than likely we'll be able to get a good amount of damage on towards this top side turret. TP güzel TP'sini aldılar. Bot kulesi gidecek şimdi. Adam da doğup aşağıya TP atacak. Double TP'si olmayacak adamların. Büyük problem. Adam da bota atacak TP kuleyi korumak için. Vlad neden oynanmıyor? Yani Vlad'ı neye karşı oynayacaksın ki? Güzel bir eşleşme olması lazım. Adam ışından atmayı tercih etmedi. Kuleyi verdiler burada. Dive falan mı düşün diyeceğim. Lee Sin taptaydı. Korurdu kuleyi ama ne kadar koruyacak tabi. Orası ayrı. I mean, look, maybe you just need the combat stats in the matchup, but we'll still be working up. Just there you go. Well, not quite Winter yet, but Smolder 150 yük. İyi toparladı Smolder. Ama abi bak, G2 Smolder oynaması mesela şu an Ansaman'ın yerinde yemin ederim ben de oynarım ya. Bak bu maç özelinde söylüyorum. Caps. Aha, yok öldü ama. Yani random sadece Hansama zaten 4 kişi hallediyorlar maçı. Hansama sadece farm atıyor yani. Şu an. Going to be the resets coming through. Wasn't sure how heavily they want to try and commit down onto this bot side for linking up a BB, maybe looking for a tier 2. Broken Blade çok iyi durumda ya şu an. With where BDS are positioned on the map, but still, I mean, trading equally here for G2. Yeah, 1-for-1. Feeling a little bit better for BDS because of the shutdown, but ultimately credit to Caps mechanically. Once he was in that situation, it took a lot of skill to actually finalize that kill and not leave Nuke with a blinking health bar, and Caps was a little bit of embarrassment. Of course it is the Malignance. We talked about this. This is kind of the conventional Ahri build. Did not opt for. Bu arada arkadaşlar bunu buradan duyurmuş olayım. Aklınızda bulunsun. Hemen güzel bir duyuru geçelim. Yarınki videoda mail adresini paylaşacağız. Mail atmanız gereken. İstanbul'da bir tane içerik çekeceğiz. İçerik içinde 5 kişiye ihtiyacımız var. Çekeceğimiz içerik de şu. Bu dünyada her yerde çekiliyor işte NBA'de mesela profesyonel oyuncuyu bul, futbolda ya yok işte eski profu bul falan diye videolar çekiyorlar ya, işte Orkun Işıtmak da yapıyor, hacker'ı bul falan. Biz onun bronzu bul videosunu çekeceğiz. Onun için de adama ihtiyacımız var. Bir tane bronz, geri kalanını bronz olmasa da olur. Öyle 5 kişiye ihtiyacımız var. Yarınki videoda maili paylaşacağım. Orada mailde hani sizden bir şeyler isteyeceğiz. Onları cevaplarsınız işte. Yarınki videoda paylaşacağım. İstanbul'u şaklabanlık yok ya. Sadece işte izlemişsindir oğlum öyle içerik zaten.
Yani katılmak isterseniz hepinizi bekleyeceğiz. Mailleri kontrol edeceğiz. Ama dediğim gibi şu an benim mail adresimi atmayın. Yeni bir mail adresi açacağız. Yarınki videoda o mail adresini vereceğiz. Çünkü ben bilmeyeceğim. Ben de yarışacağım için editörler karar verecek. Editörler karar vereceği için onların bakması lazım yani. Öyle. Bence bayağı güzel içerik ama. Tutacağını düşünüyorum yani. Yok, IRL'de İstanbul'da stüdyoya geleceksin. Suffer against a Baroned up G2 who aren't interested in the purple worm, instead interested in getting a few more kills under their belt. Because of blow stack now coming in, Yike looking for the follow-up, caps off to the side. Ice now trying to turn, keep your eyes on that Zeri. It has to be all about Ice, but already frontline follows the part. The flick back on Talya! in the moment, Nuke now chasing through its PDS. Do they want to start at the worm? O ne lan? The objective to chase down onto Mickey is big. He's not quite going to drop, but that flick. Bir tane daha soracağın soruyu söyler misin? Söylemem. And just like that, BDS are going to end up against the Baron. The fact now that you're going to have a massive amount of side lane pressure that you can use with this Baron is going to be huge for this squad. And that was insane. G2 over-aggressing way too much into the choke point. And this looked dodgy from the get-go, right? It's 3. Oğlum burası nasıl öyle oldu ya? Talya ne yaptı öyle ya Zeri ile beraber? Bak şimdi. Atrox da çok vurmuş. Fight'ta aslında. Bak. Of. Abi Google Form gibi bir şey mi? Mesut ayarlayacağız onu işte ya. Ben ayarlamayacağım. Benim editörler ayarlayacak dediğim gibi. Benim ayarladığım bir şey değil. O yüzden biz size gerekli bilgilerin hepsini yarınki yayında, yarınki YouTube videosunda vereceğiz. Şu anlık 3 bölüm çekeceğiz. Bir bölüm bronzu bul, bir tanesinde challenger'ı bul, bir tanesinde de Şako OTP'yi bul videosu çekeceğiz. Asım'la beraber çekeceğiz. Bir tane de sürpriz konuk olacak. Öyle değil. Hani 3 kişi, bir sürpriz konuk, her videoda başka bir 3. kişi. Kişiler de iyi, kesinlikle. Yani sağlam konuklar çağırıyoruz. Caps, of course, left to the bottom side of the map. You can see Adam debating the recall there if he needed to respond to that play. Ops to hold on for now, but Cap's going to keep this pressure point up. They already conceded both. Peki içerik için ne diyorsunuz? Bence gayet iyi. Walk up and clear this, however. Karma can't connecting. Outside of the laning phase, Caps has been incredibly precise there, but the tower's still standing. So G2 drawing some attention at least to the bottom side of the map, leveraging Caps' ultimate. Milli takım maçları oynanacak mı? Yok, oynamayacak. Orkun Işıtmak falan da çekti diyorsun da kanka içerik onun zaten. Kanka dünyada Orkun Işıtmak mı yaptı ilk? Soru Samuel. Boş yapma lütfen. There's a one ward in the Dragon Pit that maybe BB can try and teleport to get a flank opportunity. I'm curious if that's what they're going to try and look for here, but Hansama going to move across the mid to just to try and pick up, and there's the TP instead, just the turret to try and defend this. A bit more time. Again, Hansama incredibly close to the 225 stack breakpoint. That's where you start with the execute. Just hit like a truck. Oğlum şu an yalnız voley'de artık yavaş yavaş düşecek. Dedim Hansama çok az yük kastı abi. Daha 225 yük bile değil Hansama. Adım tek yedi. Ha güzel kaçtı. Eyvah eyvah. Natulus'tan güzel ulti geldi. Voli girdi içeri, tek yedi, güzel. Oha, Zeri'ye bak. Zeri'ye bak. Nuke TP's in, but he's got to disappear immediately. A little bit of miscommunication by BDS, but bot lane tower remains standing. So for G2, get some kills. You managed to hold on to that bot lane tower, which is a big win. But still, like, it's a lot of gold going over into BDS's pockets, right? Hansama'nın oynayışı ben beğenmedim ya. At the moment,
even if you look at the top of your screen, like Gold is still incredibly even, and Ice, if he's able to deal damage in these fights, is going to be in a great spot. But when you're in a position like that where you're trying to dive underneath the tower and there's a lot of safety for a smolder, it becomes very difficult. Bak burada Nautilus çok iyi oynuyor bak. Otomatik saldırıyı bak şimdi bak. Braum'u atıyor. Bak şimdi izleyin Q'yu. Bak oto vurmadan çıkıyor. Niye? Çünkü kötü pozisyonda kalmamak için. Orada mesela oto vursa evet Braum ölecek ama belki kendisi de ölecek. Zerrin itemler troll değil ya, yok. Buradan Nautilus ulti atıp ölüyor, o da iyi. Broken Blade'in bence tier'ı yani ikinci item'ını sanki o hani sonsuz kış mıydı o, son kış mı, öyle bir şey. O itemi sanki üçüncü eşyaya bıraksa daha iyi olabilirdi gibi geliyor bana. Çünkü şöyle, o item mesela şu an neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Tamam hani statları falan var ama sonuçta yük birikmedi ve itemin pasifini kullanamıyorsun. Yani kalkanını falan. O yüzden hani sanki ikinci eşya ruh gömleği alıp oradan ona gitmek daha mı iyiydi gibi düşündüm yani. BDS, of course, dead even in gold. 267 yük arkadaşlar Smolder. Manayı geç aldı. Evet de koridorda manayı geç alması normal ya. Mana hani çünkü tier'ı alamaz koridorda. Koridoru yenmek için oynuyor hep. Tier'ı sıkıştırırsa araya koridordaki gücünü kaybediyor ya bir tık. O yüzden tier'ı bir tık geç alması normal. Projectiles that work very well in that scenario, or like a lot of AoE in these corridors that work particularly well. Whereas when you're BDS, I think having multiple opportunities where if you can. Şu an talyahlar fena damga vuruyor ya serilere. Bir Faker kardeşim doğru oynayamadı. Ahri'nin Lich Bane saçma değil ya, alıyorlar. Ultinde sürekli proklayabiliyorsun ya, güzel oluyor. Elski kostüm almışsın diyor. Yok alamadık ya daha. Geç oyunda G2'nun şansı mı yok? Şansı var oğlum, Smolder'ları var. Ama bak Smolder'ın yükleri yetişmiyor yani. Bence Smolder'ın yükleri az abi şu an oyunda. Yani çünkü Zeri de sonuçta geç oyunda güçlü bir şampiyon günün sonunda. Hani burada Smolder'ın yüklerinin 400'e 500'e çıkması lazım. O çıkana kadar oyun bitecek. Because the way the waves were positioned, aren't really able to get like vision control down that allowed them to do it. And yes, they got some damage that could try and burst it, but just not quite enough to be like, okay, we're comfortable going for this. So şu an Poppy Randuin mi alıyor, ben yanlış mı görüyorum? Gonna be able to clear out some of this vision. Zeri and Nuke are in base. You do have to be a little bit careful here, Labro. Randuin hayatımda gördüğüm en kötü item bu oyuna. Overconfident, too comfortable. Didn't see really anyone on the map and still felt comfortable to walk in a pocket of war. It's güzel yakaladılar bu arada ama 4 item Zeri var. Haberiniz olsun. Caps hovering off the wings. Wants to see if he can get the flank here. Spotted by Adam though with a nice ward. So Caps just going to back away instead into the rest of the team. But this is where Ice and Nuke, they need to have a hero moment. Nuke in particular had that big fight. Can he make it happen again? You have to be so careful about grouping. G2 see an opportunity. Unbreakable now coming out. There's the mom called in. Adam on the aha, çarmı kaçırdı Ahri, güzel. Zeri'nin ultisinin bitmesini bekleyecekler. Zeri ultisi bitti. Ama giremez değilsin, giremez. Of, o ne? Ya Smolder dakika 20 olduğunda en az bir 150-160 yükü olması lazım abi, en az. Nuke still has his ultimate, so could try and separate out these fights. Labrov ultimate not quite up and available, but if they can slow down the pace, maybe they can get in, but here it comes. Talya oraya tek atacak gibi geliyor bana. Aha Poppy çalamadı.
Broken öldü. Aha ölmedi lan. Smolder tarıyor artık. Eyvah Caps geliyor. Charma Clans geldi. Adım ne yapıyor? Of. Zeri tek attı Lee'sine. Oğlum Caps kovalıyor lan. Oy. Çok iyi oynadı Caps. Trying desperately to hold on to this. Hansama thinking of going over the wall to see if he can pick off Nuke, but everyone's going to back away. Baron for G2, the fight for G2, and the minions taking that bot lane tower as well. G2 find their moment to bring this game back in their favor. 323 yük. Şu an sıkıntı şu bence. Sol tarafta tank yok. Yani sol tarafta front lane bir şampiyon olmuyor. Poppy falan bile tek yiyor abi. Bak şimdi izleyin fight'ı. Adım içeri giriyor. Poppy de girdi. Poppy tek yedi. Adım'ı izle. Bak şimdi. Hop. Direkt zaten yarı can. Tek yiyorlar. Yani şu an çok fazla hasar var G2'da. O hasarı tanklayacak da oyuncu maalesef yok yani BDS'te. Bu arada Caps yani bayağı iyi atmış. Eğer Noah diğer tarafa doğru kaçsaymış kaçıyormuş bu arada. Yani bu arada cidden Poppy Randuin aldı. Bak gerçekten söylüyorum. Bu Shio'yu atmanız lazım. BDS 100 defa söyledim. Her zaman söyledim. Bu adam ne item biliyor ne bir şey, beni deli ediyor. Vallahi deli ediyor ya. Abicim Randuin ne? Bu arada bak şu totem çok iyi arkadaşlar. Bu pembe totem bunu görmüyor. Bu tarz çalılarda bak şurada da var o olay. Buraya normal totem atarsan şu pembe totem görmez seni. O çalıların kıvrımlarını ona göre kullanabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bak şu an Labrov gözükmediğini sanıyor ama gözüküyor aslında. BDS don't really feel threatened to move outside of this mid tower. I know it's for a dragon in 30 seconds, but I still think you can create another point of pressure. But Caps just fishing off inside here. Who can find? Ward spots him. Big boulder starting in space. G2 walking up, using the unbreakable. Jay again just kind of faking with the challenge there. Ben ya Randuin çok kötü abi. Bilmiyorum yani. Bence çok kötü. Gerçi ne alacak diyeceksiniz. O da doğru. Ya çivili mi alacak? Ne alacak? Donmuş yürek alamaz. Çivili alsa Randuin'den daha iyi bile olabilir biliyor musunuz? Hani Volley, Ahri, işte lifesteal'leri, Lee Sin'in falan. Vallahi o bile daha iyi olabilir sanki ya. İtem yok. Adam Randuin'i büyük ihtimal zorunluluktan almış. Solar'ı bile alabilirdi evet. Vallahi doğru. Evet evet. Çivili daha iyi ya. Çivili daha iyi. Maybe even Frozen Heart, to be honest, with how close he's going to be in the fights. But either way, it's like he's kind of hitting his end goal. Talyah'ın Rabadon'a da var. Aha! Zeri de çekti lan armor bir tane. Zeri de Randuin alıyor. O bizim bilmediğimiz, benim bilmediğim bir şey mi var? Have you ever wanted to play Vigar or Nasus, but like on a champion who was good? Smolder. Allah Allah. Right there. Although hotfix now, so it won't be nearly this strong. TCL artık playoff'lara girdi ya. TCL'i biz size söyleriz. Vallahi Randuin aldı Zeri'de. Allah Allah. Smolder'ın eşya diziliminde kritik var eyvallah da. Bilemedim. Ben bunu soracağım, merak ettim çünkü bayağı merak ettim. You want to try and use the mid push into setting up on a side lane for like Nuke or something like that. But Caps is still Talyah'ın Rabadon'a ihtiyacı var da çok uzun zaman sonra alacak onu ya. Daha ikinci büyük sopası bile yok. To make sure that Nuke is actually able to clear these waves, but that just opens up G2 the man advantage mid to then
set Volibear down to the spot lane, so they're just consistently pushing back BDS into a position where they can't contest the vision control, and then when Baron comes up in less than a minute's time. Zeri'de yalnız harbi 3.3k can var ha. Yani HP'si iyi de abi Smolder güçlenmeye devam ediyor ya. 373'lük oldu abi. Mesela şu an AD carry'ler durdu diyelim, tamam mı? Hani eşyalar bitti. Smolder sonuçta güçlenmesi durmayacak yani. Böyle bir problem var. Also, the Smolder execute against a champion who wants to kind of be this sustain monster is infuriating. Just effectively having access to about 10% less of your total life pool before you just get, deleted makes it so much more difficult, so much more tricky to play these fights. Şu an Zeri'yi bir şekilde öldürmeleri lazım ve bence sol tarafta Zeri diyorum, özür dilerim. Hansama'yı öldürmeleri lazım, Smolder'ı. Ama Smolder'ı öldürebilecek bir şeyleri olduğunu düşünmüyorum ben. Mesela orada Nautilus ultisi var diyeceksiniz ama Nautilus ultisinin devamı yok. Hani Nautilus ultisine Talyah'ın combo falan yapması lazım, anladın mı? Burada arındırını çok iyi aldı bu arada Ice'ın. Volibear. Of, çok iyi engage. Ice burada flash'a çıkmak zorunda. Arındırı yok Ice'ın, hatırlatalım. Çok güzel oynadı G2 bu arada. Özellikle bak Broken Blade all-in yapmadı. Q'sunu attı, rakibi arındır, atar atmaz geri çıktı. Bak çok değerli. İnanılmaz değerli bir oyun bu işte. Bizim TCL'de yapmadığımız en büyük olaylardan bir tanesi tam olarak bu. İlla savaşmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Ahri Nook'u yakalamış diyecektim. Nook güzel flash attı ama arada kaldı bu sefer. Nook direkt düştü. Hiçbir şey yapamadı. Arka taraftan Nautilus ultisi patladı ama Zeri vurmaya devam ediyor. Atrox ölmedi. Derken Lee Sin içeri girdi. Lee Sin'e tek attılar ama Smolder 3'te 3. Smolder 4'te 4. Smolder penta. Bu Smolder penta mı attı? Abi ciddi misin ya? Abi adam ya. Ama abi haksızlık ya. Haksızlık değil mi arkadaşlar? Ne diyeyim ki? Abi haksızlık derken yani şundan bahsediyorum. Adamlar uğraştı bunun için mi ya? Şaka gibi ya. Sıradaki maça bakalım hemen. Sıradaki maç Carbine Corp Giant X. Bu maçın şöyle bir güzel yönü var arkadaşlar. Hani Carbine Corp sonuncuydu geçen sene. Bakalım yine sonuncu olacak mı? Ben bunu yani ne değişti? Çok merak ediyorum Carbine Corp'ta. Çünkü dümdüz sonuncu oldular yani çok kötü oynadılar kadrolarına göre. Bakalım neyi değişti? Vallahi merak ediyorum ya da değişmedi mi onu göreceğiz. Bundan sonraki Carbine Corp maçları daha kötü olacak. Bu bir. İkincisi son maç bence bu maçtan daha keyifli bir maç. Tabii ki isim olarak G2'yu seviyor olabilirsiniz. Ama Mad Lions SK Gaming çok eşit iki takım. Mad Lions SK inanılmaz eşit iki takım. O yüzden çok keyifli ki son maça koymuşlar zaten. Genelde orta ve son maçlar iyi maçlar olur arkadaşlar bu tarz şeylerde. Mesela G2 maçı tam ortadaydı. Son maçta da Mad Lions maçı var. Carbine Corp'ta oyuncu değişmedi galiba ya. Selamünaleyküm. Abi iyi akşamlar. Ben statik alan ADC'leri ve mid lane'leri görünce elim kolum sinirden titriyor. Sence de bomboş bir item değil mi? Statik son dönemde çok fazla alınıyor kardeşim ya. Özellikle AD carry'ye. Daha bugün hatta Aphelios'a bile aldılar, öyle söyleyeyim. Bu smolder'ları, bak bu smolder'ları rahat bırakmayacaksın abicim. Bu smolder'lar rahat da kalmayacak. Yoksa büyük problem yaratıyorlar. Gerçekten bak. Bu smolder'lar sıkıntı. Harbi sıkıntı yani.
Ziggs botta ezemez mi? Sanmıyorum. Ya essen de ne yapacaksın oğlum? Yani. Abi bak Smolder'a birincisi menzil. Menzil avantajı sağlaman lazım koridorda. Ya da atlayıp kesmen lazım. Ama Smolder yani bu maç bu arada Smolder olmasa yenebilirlerdi. Ama Smolder olduğu için de erken oyunda öne geçtiler. Bak G2 çok uzun süre 4 kişi oynadı. G2 4 kişi oynamayı becerdi. Bak bu çok önemli bir şey. Hansama bok gibi Smolder oynadı erken oyunda. Kötü de oynadı aslında. Ama G2 tarafı 4 kişi idare etti oyunu. Zaten sonradan da abi Voli düştü. Bir zahmet. Voli erken oyunda o kadar skor kazandırmış. Bilmem ne yapmış. Sen de taşıyacaksın abicim Hansama. Hansama da görevini yaptı. Biz ne diyoruz bak. Ben mesela yaptığım analizlerde hep size ne diyorum? Diyorum ki siz diyelim ki Kyle oynuyorsun tamam mı tekli dereceli. Takımın öne geçti. Sen Kyle'la takımınla beraber savaşmak zorunda değilsin. Yan taraftan çıtır çıtır farmını atacaksın. Sonra baktın takımın kötü bir problemli bir an yaşıyor. Diyeceksin ki aa ben geldim Kyle'ım ben. Yok edeceksin gibi düşünün. O yüzden de bu tarz şeylerde hani gelmeyene sövmeyin. Siz de gitmemeye çalışın yani anladın mı? Profesyonel maçlarda neden Pantheon çekilmiyor? Pantheon bok gibi şampiyon çünkü yani. Mid lane'de oynanırsa oynanır. Top lane'de hiçbir şampiyona karşı iyi bir şey yok. Yani nasıl alırsın? Baktım böyle hani mesela atıyorum farklı bir tarz yaratmak istiyorsundur. Farklı bir pocket pick bir şey çıkartmak istiyorsundur. Pantheon alınır. Onun dışında çok zor. Draven alıyor Smolder. Abi Smolder'ı koridorda çoğu şampiyon yeniyor. Bu maçta da adamlar yendi zaten. Daha ne yapsın adamlar? Ama yani adam gelip kazandırdı maçı yani. Aslında şunu anlatmaya çalışıyorum. Hansama maçı taşımadı. G2'nun diğer 4 üyesi maçı taşıdı. Hansama görevini yaptı oyunun sonunda. Ekstra bir şey yapmadı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani G2'nun diğer dörtlüsü yani diğer dörtlüyü değiştirseydiniz AD carry'leri değiştirin. Zeri oyunu yok edecekti. Öyle düşünün. Yani anladınız mı? Solo'da rank kasmak için hangi lane'i öneririz? Her koridorla rank kasılabiliyor abi ya. Bence düşük elo'da mesela support oynamak daha sıkıntı. Mesela bana sorarsan. Ama bir yönden de mesela Bard oynayıp tekli dereceliği taşıma ihtimali de çok yüksek düşük elo'da. Her yere gitsen her yerden skor çıkartırsın. Bard'ın şu anki eşya dizilimi bence çok güçlü. Çünkü niye? Atıyorum cehennem maskesi alabiliyorsun. O bir tane Rukane bir şey alabiliyorsun. Adını hatırlamıyorum şu an. Kalkan veren, büyük kalkanı veren eşyayı alabiliyorsun. Donmuş yürek alıyorsun. Donmuş yürek biraz nerf yedi ama yine alırsın. Yani kesinlikle ve kesinlikle onlar bayağı iyi oluyor yani. Düşük yerde support yok ki Swain, Lux, Brent alıyorlar. Bakalım ne diyorlar. Thank you so much for joining me after this game. You were telling me that you didn't have too long of a break. How did you utilize your time? So I was of course staying in Berlin with Mickey. So we were just like playing a lot of League, playing some other games, trying to calm down a bit. But of course also we want to take away some lessons from the last split. I think our final was still a bit shaky, so we definitely want to show better this split. Nasıl geçti falan diyor işte. Mickey ile diyor Berlin'de kaldık diyor. Oyun oynadık, farklı oyunlar falan filan. Takıldık diyor. Geçen splitten de biraz sıkıntılı geçti ama diyor. Sallantılı geçti ama diyor ayarladık diyor. Ders almak istiyorum falan. You've been smashing it for a long time now. What is going to be new? Thank you. I mean, I think definitely the first step is to figuring out like the new meta, the new champs. Champs like Smolder coming in, of course. But a lot of things changed on these few weeks. We're definitely playing a lot of different champs. I think we didn't really play that much Ahri, Lee Sin, Smolder last. Actually, Volibear as well. So it's like full new draft, except for maybe the Brom. Romain was telling me that scrims have been fun, especially since Smolder arrived on the Rift. Can you talk me through your scrims in the sense of what have been fun for you guys playing this champion or in general?
I mean, definitely a lot of pentacles for Smolder, right? I think the last few days were like the first few days were like a bit tough for us to just get back into it and figuring out the champions. I think the last, like now we've kind of figured out what we want to do on this patch. And I'm feeling pretty confident for the whole weekend. So you got Kia Player of the Game here, Oh, really? surprisingly, as Thank also you. got a pentakill. But yeah, what do you think you made a difference here and that your AD carry did not yoink this one? Yeah, I mean, I'm definitely surprised. I think the pentakill, but also I think Yike had a really insane leasing game. He did. I think he was smurfing another one, so definitely surprised about that. I was happy with the Ari game, right? I think I had some good picks, but I think we all just played very well this game. We had a very big throw at the Baron, like the Talia WE kind of destroyed us, but aside from that, it was a pretty solid game. And the good news for Dylan, of course, who gets to keep his sanity for once. Caps, thank you so much. Direkt genel çevireceğim. And congrats on winning this Diyor one. ki arkadaşlar işte ne diyor? İşte G2 bu yeni G2 hakkında ne düşünüyorsun diyor. Yeni G2 bayağıdır diyor stompluyorsunuz, bayağıdır yeniyorsunuz. Bu yeni G2'da ne var falan diyor işte. Ders çıkardık bilmem ne. İşte bir sürü yeni şampiyon oynuyoruz falan filan bilmem ne. Bu arada Lee Sin, Ahri, Mahri, Braum falan bayağı uzun süredir oynamıyorlarmış. Ama bu oyun denk gelmiş almışlar. Çok farklı şampiyonlar oynuyorlarmış. Yeni metayı çok yakından takip ediyorlarmış artık. Yeni şampiyon çıktığı gibi tık 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 oynamaya başlıyorlarmış. Smolder gibi dedi. Onun dışında aklımda kalan çok bir şey yok. Öyle yani genel olarak. MVP olmasına şaşırmış. MVP olmasına şaşırmış. Hani Penta'dan sonra Lee Sin early'yi taşıdı falan filan dedi. Şaşırdım ama sağ olsunlar falan filan yaptı. Onun dışında unuttuğum bir şey varsa kusura bakmayın. Öyle genel. There is another side. There exists a group whose beliefs are of a more nefarious nature. Walk with me. Not you. Sit down. Sit down. Those that love to see this organization fail. For too long, they have listened and endured the fandom of KC, being told that KC could defeat any LEC team, that EMEA Masters deserve a spot at Worlds. They couldn't take it anymore. Now they revel in the failure of KC. They lie in wait for another KC 10th place. They are ready to type that Yamato wasn't the problem. They thrive when KC fails. A spot at MSI lies at the end of this split. Success and failure balances on a very thin line as these pros fight every week to have their balance swing in their favor. This is a game that everyone is ready to watch, whether you're a die-hard fan, a dedicated hate watcher, or a simple popcorn enjoyer waiting for the aftermath. Today we will witness the beginning, but of what? Let's find out. Hell yeah, I'm ready. Let's go. That was amazing. That was crazy. Wow. I have never had so much tension put on a single best of one. I know. He made it feel like entire livelihoods are at stake here. Apparently they are. Var bu akşam maç olmaz I mı? want KC to come out of the bat swinging. Like, I want them to come in and say, hey, look, what happened in winter, it doesn't matter. We've had our training montage, we've eaten our popcorn, we've got into a position where we're ready for this game. Stallone flew in, ran up some stairs with them. It was great. Now we have to see how good they are. Because that's the question on everyone's mind, right? Like, what does the real K-Corp look like? Is the real K-Corp the K-Corp that we saw the first 7 games of the split? Unorganized, disastrous? Or is it the one that we saw for the last 2 games? Or is it aggressive, it was confident, where they played without pressure? And you know, if you're a skeptic, I can understand why you might believe that it was the former and not the latter. But the fans, of course... Şu olay bana her zaman böyle şey gelmemiştir ya. Bu arada bu ekranlar çok mu geriden geliyor? Ben anlamadım. Draft başladı ama oyuncular ayakta. Players, of course, pre-recorded draft. So they're just getting ready for their warm-ups on stage. They'd already drafted earlier. They know exactly what they want to do, how they want to play the game. We heard Razor talk about it earlier. More time to prepare. Senna, Draven, both banned. Will Smolder be banned? O ne oğlum? It would be a gift for all of us. I could stop saying things about 225 stacks. And flops. And flaps. And moms. Eskiyi gösteriyorlar herhalde değil mi? Be better. But it remains a powerful pick, and if one team thinks they have what it takes to beat it, I would be happy to see it. So in order for that to happen, it would have to make it through. KC fans rallied, ready. Yeah, a lot of AD carry focus in this game.
Yeah, I mean, it definitely feels like Smolder is kind of just risen up because you've already gotten Varus, Kalista, Ashe, Senna, Draven, anything that does poorly. But what? Bu arada bir şey diyeyim mi? Şu görüntüler bayağı geriden geliyor ha. Bakayım yorumlara ne yazıyor. So is there something coming in from scrims that we don't know? Like, are KC, have they not been playing Smolder? Or what? Oh, okay. They just want the Smolder Zeri trade. Pre-record terrible idea. It will be different. And to be fair, Ice in our previous Bak game how they are banning was if they very are close talking. to being strong enough to beat Smolder, but of course Smolder doesn't, stop scaling ever. So Giant Smolder banlanmadı, Smolder aldılar. 5 tane oyunda 7 kere banlanmış, Smolder anlanmadı. Karma Smolder. Kind of leave that third rotation where you can go like, okay, are you going to go for something like Zeri Nautilus? We can take third rotation Braum, make sure that we're going to be safe, and I mean, you still got the Karma that can go in. Quay, not fully surprising. This is a combo that we've seen a lot with the Vi. DDoS saldırısı yüzünden geçmediğini söyleniyor. Allah Allah. Because one of the things we've seen from Karmine Corp is that like they've lacked direction when it came to how they want to operate in team fights. So Check Nautilus'u. is like, hey, here is our go button. Here is our Giant X check Nautilus'u. Bir daha söylemeyeceğim. Nautilus'u çeker misin Giant X? Ignar. Buraya Nautilus almazsanız kaybedeceksiniz. İnşallah. I just love Jackie's nodding along with the KC fans, kind of like not like deterred at all, just like yeah, this is chill. O da güzel abi. Ne diyeyim ki? Zeri'yi Karma'yı support mu gönderecekler diyeceğim. Saçma. Nautilus banlayacaklar. Banla Nautilus'u Karmine Corp'cum. Zin's out going to be taken on the opposite side. I think this is something where again, I like Zin's out in games where you're able to say, I want to go and invade early, I want to be able to fight 1v1 early. Smolder, Oğlum Nautilus'u açık bırakıyorlar lan. Zeri'nin yanına Braum mu alacaklar? Ya da rakip Nautilus alırsa kendileri Braum alacak. O yüzden mi yapıyorlar? He? Vallahi Nautilus açık. Top lane pikleyecekler, support'u last pick alacaklar. Aynen, videoyu beğenmeyenin oyununa inşallah Zaraki dayı gelir arkadaşlar. Gragas Blind geldi. Bu arada Karma'nın support olma ihtimali de var, çok düşük ihtimal ama Karma mid olması yok mu? Oğlum Karma mid zaten normalde. Bak Nautilus adamlar aldı, Braum alacak sağ taraf. Allah Allah, Nautilus. Let's just try and make sure you're going to be alright. So Gnar safe blind pick. Between Nautilus, Alt, and Vile, we have two reliable ways to lock down the Smolder. Karma can, of course, disrupt that a little bit through shielding, just make sure it's not a one-shot. But yeah, leaves a very easy position to go for something like the Braum. Interacts okay with a lot of what KC are doing. Karma support olamaz ya. Rel aldılar. Karma support olamaz Nautilus Zeri'ye karşı. Hemen beğendik. Rel's support into the Nautilus, you saw in one of our previous games today that it's a solid, matchup. You can cancel a lot of the Nautilus engages. Yeah, it kind of is, instead of going for the, hey, I'm going to plonk a shield in front of it and make it difficult for you to try and play into us, instead I'm going to fight fire with fire, and like whenever you see Vi go in, Ignar goes in the response, and it makes it a little bit easier to try and fight aggressively in the early stages, but realistically you're not going to be able to win that anyway, so I'm kind of curious what Giant X's game plan is on the bottom side, but at least looking at Karmine Corp, it's like, hey look, we are very much try and play around this bottom half of the map, see if we can set up Zeri to be our big win con, and just let's say can scale, and Cabo has a good matchup in that top side as well, he can just farm from wherever he wants. Yeah, I'm wondering how this is going to work out. You can see the world where it works out, where Smolder scales. Abi Gragas'a dive atarlarsa hükmen mağlup mu sayılacaklar? Evet. Bu arada arkadaşlar sağ taraf Gragas aldı çünkü kule altı yemek istemiyorlar. Şu anki patch'te 14.5 patch'inde hala Gragas'a dive atılmaz kuralı mevcut. Haberiniz olsun. Gragas'a dive atıldığı anda maalesef ki oyunu hükmen kaybediyor rakip takım. Aklınızda bulunsun. Koç adamlar 20-30k izleniyor. Bizim TCL niye 1.5-2k izleniyor? Sebebini biliyorsun bence. Neden böyle bir şey var? Ya Zaraki dayının kanunlarına göre maalesef böyle. Riot da bunu kabul etmiş durumda.
Don't ever tell us otherwise. Yeah. We know our Niye böyle bir kural var? Tamam, size klip izlettiririm arkadaşlar. Şimdi ben size anlatayım hemen makarasını. Bir oyunda Gragas'ın bir canı var arkadaşlar. Dayıya diyorum ki gel dive atalım. Gragas'a dive atılmaz diyor. Diyorum ki niye atılmaz? Bir canı var. Hayır, Gragas'a dive atılmaz bu oyunda diyor. Ondan sonra biz meme çevirdik bunu. Gragas'a dive atılmaz hiçbir şekilde. Gragas'a dive atanlar ban yiyor olarak algı, yani öyle bir meme var. Bütün tadını kaçırdın anlatarak. Abi yapacak bir şey yok. Abi yeni peşte Alistar'a dive geldi mi? Abi tapınakta tandır yapın demiştin, herkes görmüştü. Sebep neymiş? Sebebini bilemezsin. Sebebini söylemiyorsun. Bak, Zaraki dayının en büyük özelliği yapmadığı, bilmediği şeylerin sebeplerini hiçbir zaman size söylemez. Abi Twitch'teki banımı açar mısınız? Kim bilir ne yaptın da ban yedin. Bizim kanaldan ban yemek öyle kolay değil. I want to see how KC does, and it's a big question for both sides. Obviously, big changes to the coaching staff, both on KC and on Giant X. So see how that has affected them, as again, in these pre-recorded draft formats, there's more time for the coaches to influence how the early game is going to flow. Yeah, and I think for this game in particular, I think a huge amount of it is kind of going to be Eyvallah Furkancığım, teşekkür separating ederim. things out a little bit. Like for Peach and Jackie's, I think you've got a very strong mid jungle 2v2 that can play for early skirmishes. Berkaycığım, moderatörlere yaz. Koç, bazen çok egoist davranıyorsun. Düzeltmeyi düşündüm, yoksa böyle devam mı? Böyle devam. I don't think are they going to come over the wall? Peach is now on the way, so main advantage. Going over the wall. Lock up on a Targa. Not really great. Hop, iki yük kastı bile. Patrick. It was a little bit disrespectful, but that is part of the kit. Still, you get the word down. I mean, Ignar are going to be able to back away. Not the end of the world. I think they kind of needed to have people in a better position if they really wanted to be able to follow up on that. Felt like they were more looking to maybe try and catch them out. But either way, I think the big thing is Peach and Jackie's want to try and play for early skirmishes and try and link up maybe with Ignar as well, because I think whenever you have Xin Zhao with an Enchanter, which essentially what Karma mid is it's very, very strong in playing through that Xin Zhao in the early stages. Whereas when you look across a bow, I think he kind of needs to play more towards Upset and Targamas here. Seiken will scale into the game. Kabul Shard is a good matchup topside, so he's going to be fine. It's more about, hey, can we get Upset rolling and shut down Patrick so this late game Smolder, which is everything that Giant X are built around, doesn't really get to that position. And when we talk about shutting down Smolder, it is of course kind of one, traditionally just kill him a bunch, but of course two, also just pushing waves in, forcing him under his tower, so he doesn't have the luxury of waiting for that Q cooldown endlessly just to perfectly get stacks. It's also just the quicker or the longer it takes for him to get to like 125 stacks where he gets the AoE version, or even I think it's 50 stacks when he gets the AoE version. It just makes him more. Neden Braum almadılar acaba ya? Like you get exponentially quicker as you start. Bakalım Carmine Corp nasıl bir sezon geçirecek? Çok merak ediyorum ya. Adamlar çünkü çok büyük yatırım yaptı yani. Oğlum, upset çok agresif. I like the aggressive look for the KC bottom lane. They know they need to punish and they just make it happen. And this is why I was calling for the Braum. I think Rel is a good matchup into Nautilus because an awful lot of the times you can use your Q to get rid of the shield on the Nautilus. You can then start to trade more effectively off of just having your own shield and stuff. But you don't want to be trading. You want to minimize that. And now Bo on the spot side. But Patrick has hit level 2. You will have the won't have the eyvah. Tipsi var bu arada right hand side wall. Patrick'in. So they're trying to do it before he hits level 3. Oh, now walking in, Ignar going to do what he can to disrupt. Ballbreaker charge up the flash forward in. Upset now laying down a lot of damage. Might be able to get one. That's one already. Ignar trying to get a kill back. Flash up from Targon. Ama bak ya, Elisi'deki bait'e bak. Bak geri alıyorum. Şuna bakın arkadaşlar. Çok kötü ama bu. Ignar daha yaşıyor bak. Bak Rel'in öldüğü gözüküyor burada, bak görüyor musunuz? Çok kötü. Nautilus'un öldüğü bile şimdi burada gözüküyor. Zeri çok kastı.
good timing as well. Patrick, when you hit level 3 on this motor, it actually becomes way more difficult to try and dive him on this bottom side because you can use that flap to get over that right-hand side wall, which basically means that only upset can really deal any damage. But Bu arada bir şey söyleyeyim mi size? Hani Karmin Corp'tan bayağı iyi oyun ve geçen split hiçbir şekilde bunu yapmıyorlardı, yapamıyorlardı. Şu an upset'i öne geçirdiler bayağı bir. Ve Smolder çok geri düştü ve Smolder geri düşünce gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Yani mesela atıyorum Varus'la geri düşersin ama bir skill tutturursun, bir şeyler yaparsın ya. Smolder direkt hiçbir boka yaramıyor geri düşünce. Direkt bomboş bir çar oluyor. Jackie's will in the early stages be able to keep control over Seiken. A lot of the ult Q makes it very difficult for you to match some of this early pressure, and even the fact that again you can see there Jackie's just able to continuously hit him is a bit sad. So for Seiken it's about waiting until you're kind of have that Luden's companion, then you can match with the Rumble ult essentially. Pullback is there, excellent follow, poke going a little bit wide, nice side from Jackie's. Stopping the play in its tracks. Upset's left alone on the bottom side. But again, part of the reason why we're maybe not as big a fan as the Rel is like, yeah, you can start these fights a little bit more, but Smolder still really just doesn't pack enough of a punch early on to provide that kill threat. I do like the roam from Targamas there though, because one of the things we're talking about was Jackie's getting control mid. Bu arada Nar da belli bir dakikadan sonra Gragas'ı yenmeye başlayacak zaten. Ben öyle düşünmüyorum. 225 stack kasınca yapayım şimdi. Tamam oğlum işte. 225 stack olana kadardan bahsediyoruz zaten. Şimdi atıyorum Ejder'in ilkini aldılar. Ama. Not trying to shame anybody, I just think it's funny. Don't actually roast anybody. You know, if someone needs something to perform, they absolutely deserve to get it, whatever it is, you know. But it is hilarious that it's a pillar. At least if this game, like this pause is very long, they can put their head down on it and rest for a little bit, you know. Get a little power nap. A little nappy. The unseen tech, all right. So what I'll say so far that I like that we've seen, aggressive, planned, feeling seemingly pre-planned plays around the bottom side from Casey, working out well. Already feels like a much stronger start than we saw in sort of the previous split. But this is the thing, right? Karmin Corp were a team that actually had good early games. Yeah. Like when you look back, they would end up getting these early kills, you know, Bo would get fed, and they always came in with good game plans, which I think is a credit to like the coaching staff, because a lot of that is going to be, as we say, like pre-planned. Even heard Razor talk about on the desk was, these are things that we get to discuss before we get into game. The problem is always when we get to the mid-game and suddenly there's no pre-planned decision. And then everyone has to agree on something, and that's where Bo starts going in a different direction. Upset isn't in a position to actually follow up on the rest of the team. Or Cabo overextends the sideline. These are where those problems start to sink in. So I have seen this from Karmin Corp before, and that's why I think Karmin Corp's games have been fun, because there's always some sort of action. Yeah. But it's when they get to the mid-game, that's where I want to see that consistency start to come through. So we definitely see we are now getting back into game. Players volume needed adjusting. He, ben mantığı anladım. Dur. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu maçlar büyük ihtimal daha önceden oynandı. Ya da biz 10-15 dakika geriden geliyoruz. Bize oyuncuların görüntülerini sonra hani veriyorlar. Öyle. Oyunu da zaten verebiliyor yani. %100 öyle. Çünkü bak az önce mesela oyun başladı. Ama hala Patrick mesela bir taraflarını kaşıyordu. Ama bu çok büyük sıkıntı oğlum. I mean, he's running low on mana, but might be able to sustain just a smidge in that top side. Even looking at Peach on this top end of the map, so Cabo does have to be a little bit careful. Gragas da yemedi just trying to force out Amne out completely, see if he can force that TP that you're talking about from Moto, and then not be forced to use his own one. But his ultimate for Cabo is like, one of the things about Nara is that it's up very quickly because he's based on his transformation. So Odo, I think, yeah, they're going to go for the reset and we force it. Bahisle ilgili değil ya, DDoS muhabbetinden büyük ihtimal. 1-2 haftaya düzelir. We saw briefly is incredibly highlighted by our observers that Patrick and Ignar were freezing the wave in front of tower, just trying to maximize the amount of time they have for the last hit to ensure that they are getting more stacks. They're now shoving out. And early on, again, still kind of waiting to see scaling here. Once Upset gets level 6, he can get a lot more proactive in this lane, or at least in some of these early skirmishes.
And I think it's Bo getting level 6 as well as the big one. Like that point and click CC to set up with Targamas then onto Patrick is really what they're looking for. And especially if you do end up in these positions like now where Patrick is a little bit overextended in lane, this is where you can have it. So I wouldn't be surprised to see with this top side being cleared now for Bo and hitting level 6, goes for some sort of reset, immediately tries to move into this bottom end of the map. And if you can try and get these plays to happen before like Void Grubs comes up, or even if you want to try and trade Void Grubs for pressure on bot side, that could be it. But 6 stacks on the Void Grubs for Giant X is a little bit of an annoyance for Karmine Corp. Yeah, definitely can be problematic, especially as we break out a bit more into side lanes or see more trading cross map here. 2 minutes next spawn of the Grubs. 30 yükü var Smolder'ın. Çok az değil mi ya? Chemtech won't be a Chemtech soul, which is big. The rest of the game won't be a cloud either. So pretty impactful soul regardless. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an Karmine Corp büyük avantajlı. Niye? 3 dakika sonra yani dakika 11'de ikinci ejderlerini alabilirler. İkinci ejderlerini aldıkları anda da arkadaşlar hem Chemtex ejder hem de bulut ejderi almış olacaklar. Soul, okyanus olabilir ki okyanus en dandiği. Mountain, alev, hextech. Bu üçü de harika ruhlar. O yüzden Karmine Corp'un buna göre biraz daha stabil, biraz daha dikkatli oynaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten erken oyunu kazandılar şu an. Her türlü. Şu an hiçbir şey yapmasalar bile erken oyun win yani. Öyle söyleyeyim size. O yüzden bu ejderler etrafında oynayıp biraz rakibi fight'a zorlamak çok daha mantıklı geliyor bana. Dive'a geliyorlar. Hıveyi de geliyor bu arada. Ama ne kadar mantıklı bilemiyorum. Targamas orada toteme gözüktü. Gözüktüğünü de bilmiyor olabilir. I'm kind of surprised at that though, because it feels like you really could have, like, even if you trade 1-for-1 in the dive, the fact that Patrick doesn't get to farm that wave is pretty massive. Patrick didn't even get zoned off of the turret either, so got to pick up the majority of that wave as well. So hook in now, they're going to force the play. Straight 3v3, however. Yeah, they just have push Forsaken in mid, so trying to see if they could play off that small advantage. But again, you're kind of missing your windows here as Karmine Corp, where you're not using the advantages that you have on the wave states to go for that big dive on bot lane, or at least force Patrick off the wave. And Forsaken hasn't been able to kind of match the mid-wave push because, well, I mean, Jackie's on Karma, like it's really hard for Forsaken to do that. But I think it's kind of like a, hey, you got some turret plates, cool. And you are opening up a CS lead, but could have maybe got a bit more out of that. Yeah, and while we did see Jackie's on the top side of the map, it was not clear to me if KC had seen him, so maybe they were uncertain on that first wave where Bo was taking fronts, if they could even go for the dive, wanted to wait till they had a little bit more information. As a result, maybe, yeah, took too much time. Kind of the opportunity has fizzled. Targamas. He goes for the grubbies. KC will look to punish. So all the Koca yayınlar, iyi akşamlar, kaçıyorum ben. Eyvallah Atacığım, teşekkür ederim 31 liranın için, çok anlamlı bağışın içinde. Teşekkür ederim cansın. Eyvallah. Bu ne lan? Aha. Targamas niye o kadar her şeyi niye zinzaya attılar oğlum? Taking down the kill onto Bo. KC a little over eager to force here. A moment of miscommunication really costing them. Bo just went onto the wrong target. You end up going onto Peach, who nobody can really follow up on. You don't have the burst damage to take him out. And Patrick was farming topside, so when he leaves topside, you just have a numbers advantage. Neyse ejder fight'ını vermemeleri lazım. This could have been a big moment for them to pop this game open. Like if they just waited that little bit longer for Upset to get there, you had the static shiv, it's a cheaper item, you can buy it faster. They could have used that to their advantage, but now instead, they end up just giving a kill over, and Giant X get all 6 of those grubs that we were talking about. Yeah, and a reminder as to why Xin is so incredibly strong. Yes, he's this great individual duelist, but so often if you try to go for a pick on this champion, there's any backup for him whatsoever, that ult looks like the most broken spell in the game, which is crazy because we're in a game with Smolder. But they're on the same team. But bu ejder önemli. Karmine Corp. Powerful ability. You just put a Gwen in the top side, it's like you can't hit the front line and then Smolder's in the back. Soul Hextech. Oy. Şimdi Giant X düşünsün abi. Gerçi fight'ı kazandılar ama Nar oralara daha güçlü gelecektir diye düşünüyorum ben. Aha, yalnız odam ne kötü pozisyonda kalmış olabilir. Lan at geri ultini. Burada mesela geriye ultisini kullanması lazım her türlü. Daha çok hasar vereceksin adama. Niye atmıyorsun ki ultini? Bir daha ne zaman atacaksın? And Giant X now, again, they kind of get to slow down the pace of the game.
they're the ones that are in a position now to kind of play off of the pressure that the Zin's now has picking up that early kill as well. So, and with Malignance now completed for Karma, this mid jungle for Giant X are in a really good position. Yeah, certainly. Bir sonraki fight'ta Zinza'ya fokuslamazlar herhalde. 1 minute and 40 until the Herald, 4 minutes on the Drake, so still a bit of time before those objectives are there, but you can see Giant X doing. Niye orada bu kadar görüş almak hevesli bu takımlar? Fights for mid prio here. Alamet yok, bir şey yok. You know who wins this? I would assume the Zeri. But as long as Ignar's hovering there, Patrick will be able to get first push. Yeah, I mean, in the early stages, Upside will be able to just swap static Shiv and having like E into Q to be able to clear out waves, but I mean, we saw it in the last game, right? As soon as you start to get up towards the 125 stack mark or 225 stacks, you just clear waves so quickly, it's impossible. Bu adamlar almış Blue'yu. Ay bu ildi ne Blue'yu? 14-5'te oynuyor Arkutay. 180, just 225. That's what we need. We need a separate caster here just to announce smolder stacks. Yeah. Because it is important, even if it's obnoxious to hear so many times. It is a game-defining mechanic. It's very likely to define this game at this point if KC cannot up the pace a bit, because again, we wanted level 6 from Bo to be this big thing, this opportunity to link up with Targamist or somebody else to make these plays happen, and a lot of those plays just fizzled. We also said we wanted to see like a very clear game plan from Karming Corp, which is, hey, Bo goes onto a target that we are. Sanki Kabo Shark biraz korkak oynuyormuş gibi geldi bana ya. Like be a cohesive unit, but immediately Bo goes the wrong direction onto the wrong target where no one can hit, and then he gets picked off, right? So it feels like we're kind of still seeing a lot of the issues that we got at the start of the split. I started Winter Split for Karming Corp, and haven't really been able to find it now. Bo at least in a position here where he's linked up with Karming Corp, so maybe they can look for something on this invade here, but you've also got Jackies who's coming down from this top side, and Bo, once more, is kind of on his own here. This is a bit risky. Can't obviously ball breaker out, immediately go to the blast cone and be fine, so cheeky steal from Bo, credit to him. Immediately can now start the Herald, but might need to be careful. Taking a look, of course, both top laners on the bottom side of the map. And Karma forced to catch this wave means that KC do have first access to the objective. Giant X would have to be really willing to try and bully this off. Are they willing to stick around just to try to go for the smite? The answer is yes. Peach, though, just over-committing. Mom on the way in, but Mom not doing a whole hell of a lot. Sonunda bu sefer Smolder'a yapıştılar. Aha Meganar oluyor Kabo Shark. Çok güzel ulti attı Rel. Çok güzel flash Patrick'ten ama yeterli değil. Bu sefer doğru fokusla Karming Corp kazandı fight'ı. Big pickups for Karming Corp and a nice setup there. Giant X getting a little bit over antsy to try and contest on that. They knew the Targamas was on the side on Vision, and they end up just putting themselves into a spot where Peach gets caught out. Yalnız Karming Corp'a bak sen ya. Sağlam gözüktüler gözüme yani şu an. İyiler. Pushing forward here on Vision. They spot Targamas. Peach ends up getting caught out, and Bo using the ultimate on towards Patrick forces him out of the fight. The follow up then for Targamas with the ultimate as well. Baksana Patrick bayağı iyi oynamış burayı aslında. But because Giant X are on the back foot for the majority of this, it makes it easy. Bu yaz mevsimi değil, ilkbahar gibi düşünebilirsin. 3 mevsimden oluşacak LEC bu sene. Bo, or not Bo, excuse me, Peach, just kind of in no man's land. At no reason, I mean, you're walking in and risking your life for the potential at a 50-50 on Herald. Almost a guarantee that you will give up your life, but maybe get the Herald kill, maybe not even get the eye. That was, the value proposition goes, I think, not in his favor. So ultimately, KC pulling ahead, 1.4k gold lead, 2 Drakes. Now they've grabbed the Herald as well. Sitting pretty, sitting cozy in this game. MSI'ye kim gidecek? MSI'ye G2 geçen mevsimin şampiyonu olduğu için kesin gidiyor. Bu mevsimin şampiyonu da gidecek 2 takım zaten. Ha pardon 3 takım, bir tanesini sonraki turnuvadan mı ne belirleyecekler. Şampiyon yine G2 olursa ne olacak diyenler için ikinci gidecek büyük bir ihtimalle. But I feel you. I thought opportunity for a second too. I was like, he's gonna be. No, you are right. Yeah, I brain farted. But yeah, I think still you're in a good spot here when you come into this as Karming Corp, but you can still try to pressure Cobble Shark. But to turn Mega, I don't know if Giant X want to go for this. Bo is in the area as well. TP now coming down to the bottom lane. Aa flash'ı da yok. Fena trolledi burayı. Fena trolledi. Ejder gitti bu arada. Kabo Shark ne yapıyor? Çok iyi ulti attı o da hamle. Ulan o da hamle E'yi tutturamadı. Oo Giant X fena trollüyor bu arada. Fena trollüyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Because I don't know what's going on. Like, that was a very risky TP from Jackies.
like trying to move down from the top side, cool. You want to try and contest with the dragon, all well and good, but not into that sort of position. Like TP. O Doğan'la Gragas orada tuttursa Nar direkt ölecekti. Zinza ölmeyecekti bu sefer bak. Bu zaten troll. Karma başladı trolü, tamam mı? Devamını izleyelim. Kabo şart burada Meganar'ı biterken dalması bayağı saçma. Sonra Gragas'a çok iyi ulti geliyor aslında. Bu E tutsa Zinza ölmeyecek arkada bak. Çünkü Zinza Nar'a dalmayacak mantıken. Zinza ölmeyecek. Giant X koçları delirdi şu an. Okay. 3K gold lead for KC now. Mad Lions SK maçını merak ediyorum ya. While KC were making some good proactive plays, I felt like Giant X were a little bit more disciplined, but now that has gone out the window. Mad Lions'ın top lane'i bir de garip çarlar oynuyor biliyorsunuzdur. Yani Smolder top görebiliriz mesela ondan bir anda. Blood in their eyes. Jackie thinks they have a flank angle there, maybe not really having the information on where everyone is on the enemy team, so just kind of offering himself up as a free kill to kick off a fight. It's also like you're playing for, oh hang on, Targamas is gonna need to leave, but you're playing for Patrick, right? You want him to get stacks, you want to farm. So sence kim kazanır? Abi geçen mevsime baktığın zaman Mad Lions yener gibi duruyor. Ama bence eşit maç. Yani sezonun ilk maçı olduğu için bence hiçbir şey belli olmaz. Bak Karmin Korp'a çatır çatır oyun oynuyor. Ve Smolder daha kaç yük? 140 yükken, bakın 140 yük şu an. Aslında çok da kötü değil. Ama 3,5 dakika sonra ne var? Ejder ruhu var. Ve ruh ne? Hextech ejder ruhu. Ve böylelikle Giant X maalesef oyunda çok kötü bir pozisyonda. Bir tane bile olsa ejder almaları lazım arkadaşlar. Eşleşmeler tek maç, evet. Yani şu an Karmin Corp çok iyi bir noktada kendisi, yani maç olarak. Bakalım, merak ediyorum ne olacak. Bir sonraki ejdere kadar Karmin Corp'un hata yapmaması lazım. Karmin Corp'un seyircisine bak nasıl bağırıyor ya. Bu daha ilk maç. İlk günü LEC'nin. If you keep presence in mid, then you can fully contest onto that top side tower instead. And look, you'll be able to do it on this next wave. It's going to be fine. But Jackie's now in a position to actually try and push out top side. Is going to make it a little bit more difficult to get a wave in position to really go. Maçlar Almanya'da oynanıyor. While Karmin Corp are playing for something, I think it's the incorrect decision on the objective that they are playing. Maybe felt like it was just free access and they could get more there, but currently control of the top side. Odoamne going to be spotted in bot lane. Should give a little bit more freedom to the rest of Giant X to respond. However, they're a bit too preoccupied just catching waves. So he can get a push in here as well. And I think Jackie just has to give this one up. They do not have enough members on the top side. Smolder recalling Odoamne catching bot wave. They just have a man advantage. Their gold advantage doesn't matter here because they've Top kuleyi aldılar. Bu arada Nar artık Gragas'a sürekli baskı kurar ya. 2 saattir alamadılar şu kuleyi ya. Hey, we're going to be able to come out, get some vision down for Dragon. I think it's just to try and push this top wave into the tier 2 and push mid into the tier 2 before you do it. So bu arada Saken çok iyi minyon kesmiş ha Hüve ile. 185 mi yük mü lan o? 165 mi? Giant X's next dragon doesn't matter. So you have kind of your pick of the litter when it comes to these major objectives. You've got Azeri. Bo trolleme kankam. Vallahi trolledeyizdir öncesi ama. Bakayım ölecek mi orada? Ya var ya Bo kanka, vallahi komedisin ya. Düşüneyim, gelir ya. Ultisi olmaz ama yetişir. Hüveyi pikinin amacı ne? V Nautilus ultisinin üstüne QW bile atsa yeter oğlum. You know, just having a little playground scrap. You know, just a little row. You do your young guy. You know, someone's mom comes in, no longer okay. She is not pleased. You're grounded, buddy. Anyway, 1.2k gold lead. The middle champion portraits Bo, Saken upset still really far ahead, but obviously losing Bo slows things down a lot for KC. Already great vision setup on the bottom side for Giant X, makes it that much more difficult for KC to approach. Upset can do what he can to fight for mid prio, but he has to be careful about walking this far forward. He doesn't have perfect information on the enemy team. Targamas
Oğlum bu kadar troll olamaz ya. Bu kadar troll olamaz ya. Severing bolt, good damage onto Ignore. KC trying to follow up, trying to win the fight, but Cabo's all on his lonesome on that front line. Saken a little bit exposed here. Patrick just continuing to throw down little fireballs. He's been caught out, spiraling despair. QW öldü Patrick. Çok iyi oynadı lan Saken. Yemin ederim Saken çok iyi oynadı. Taşıdı burayı. Vallahi Saken taşıdı. Oba, soul aldılar. Gördünüz mü? Bak 200 yük daha olmamışken Smolder. Hiçbir boka yaramadı Smolder. Got the damage into upset, but watch where upset repositions to in this fight. So way too far forward from Targamas and Bo here, and they try and salvage this. And upset takes a lot of damage trying to get in a position to deal any sort of return damage. But upset then position over the wall. Actually, we're not going to get to see it. Ignore caught out. Excellent start. Kira demiş. Eyvallah kardeşim benim 22 lira atmış. Teşekkür ederim. Carmine Corp yendi bu arada maç. Carmine Corp'un kadrosunda değişiklik yok. Hayır, aynı kadro oynuyorlar. So for Carmine Corp, Baron for Carmine Corp, and this is, it hasn't been the cleanest of games, but it's a much better start to their split than it was in Winter, right? Winter, they didn't pick up a win until the very last week. Baksana dakika 24 daha 225 olmadı. Rakipte Soul var. Ben işte bir önceki maçta G2 maçında ne dedim size BDS serisinde böyle bir şey olması lazım. Rock maçında ne olması lazım? Böyle bir şey olması lazım. Hiçbirinde olmadı. Bak burada Carmine Corp çatır çatır oynayıp o erken oyundaki avantajını sürdürüp 10 numara 5 yıldız oyun oynadılar. Şimdi bu saatten sonra 225 olsa ne olur ki Smolder? Baron'un var. Zaten Hextech ruhun var. Kadim çıkacak 4,5 dakika sonra. Yani anladın mı? O yüzden Smolder patates oluyor yani şu an. 3 eşya zeri oldu şu an. Ebedisi de bitti. Hıveyi de 3 eşya olacak birazdan. V de çok tank. Valla Smolder'a Kadim hiç bilmiyorum ne oluyor. Ama o Kadim iyi değil herhalde Smolder'a mantıken. İyi değil derken tabii iyi de. Hani ekstra bir şey kazanmış olmuyor. Kadim ejderha kazanmış oluyor yani. Herkes gibi. Kendi pasifini ekstra bir şey katmıyor yani büyük ihtimal. Abi bak, Smolder'ın olayı tamam. Tabii ki de oradaki gerçek hasar belli bir dakikadan sonra tek atması, belli bir yüzdeden aşağı tek atması önemli falan ama Smolder'ın en büyük olayı öndeki tanka vururken aslında arka taraftaki herkese hasar vuruyor olması. Hani alan hasarı vuruyor böyle patır kütür. Ultisinden, W'sundan, Q'sundan böyle bir patlatıyor aynı anda. Çok saçma bir şey çıkıyor ortaya, anladın mı? Asıl OP olan o. Yani OP olaylardan biri de o değil ya da. Adamlar iyi wave clear yapıyor ya. Yeah, just overcommitting on the bottom side. They try to just play off the two lanes, and it's just not quite enough. I think they were hoping maybe they could get enough poke with Saken to push people away, but top side jungle'dan alacaklar şimdi adamları. So Cabo going to move up towards the top side again, overextended a little bit. I mean, if Peach wants to go on this, he's going to have Jackies behind him in a second. All right, everyone, sound the alarm, get the Twitch chat, stay ready. It's 225 for Patrick. He's online. He's a real dragon again, or an adult dragon again. He's grown up. He still looks tiny. Still has a helicopter mom. Still has a helicopter mom. She's very involved in his life. We all have a hard time talking to him about it, you know. It's like, it's okay to move out, buddy. You can... I get it, you're close. We don't need to hear about it. Zinza neden Doran almış? Erken oyunda güçlü olmak istiyorsan Doran Blade alınıyor ya ormancılara. Birebir kapışacağını falan düşünüyorsan, böyle fightlar çok olacağını düşünüyorsan. This is not our time for therapy, Rob. Ejder'ın fight yayınları ne zaman gelir? Ne zaman gelirsin? We're fine. Fine. Let's make sure we keep this on Smolder's mother issues. That's all I'm saying. Arkadaşlar LEC cumartesi, pazar, pazartesi günleri var. Bir aksilik çıkmadığı sürece.
Look, this is just going to be a slow burn here for a little bit. It's Cabo going to push in top. They're just trying to keep waves shoved in, and it is going to be trying to play for, as you say, Elder Dragon a little bit. Try and complete some of these items on towards Zeri. As you can see, Infinity Edge just picked up as well. So you are in a position where you're still relatively good as Carmine Corp, but it will come down to target selection in these fights. Because if you end up giving over Elder Dragon, and you also then don't get Patrick in this fight, it doesn't matter that you have this. Carmine Corp da biraz fazla mı yavaşlattı oyunu ya? Baron'la hiçbir şey yapamadılar. Top tier 2'yi bile alamadılar ya da bot tier 2'yi. O biraz problem oldu yalnız. Tamam, hala mesela Hwei şu an çok güçlü. O Hwei ile başa çıkmak çok zor ama Smolder abi. Vurur yani. O kadar da değil, bu kadar boş bırakmayacaksın adamı. Şu an çünkü sürekli çok hızlı yük kasmaya başladı Smolder. Q'suyla her şeye tek atıyor ya. O yüzden çok yük kasıyor yani belli bir dakikadan sonra sürekli yükleri çok hızlanmış oluyor. Baron'u bekliyorlar büyük ihtimal. Şu an fark üst koridor ve ormanda bu arada. Tamam, AD carry ve mid'de de var ama sonuçta Karma'da 3 item oldu yani, anladın mı? Karma'da 3 item oldu, gayet iyi iş yapacak yani Karma'da. Tabii ki Hwei kadar değil. Orası ayrı bir konu ama Karma'da iyi durumda yani. Mesela AD carry'de Smolder 3 eşyasını bitmiş durumda, yükü var. O da mesela atıyorum tabii ki Zeri kadar olmasa da iş yapma ihtimali çok yüksek fight'ta. Bir tek burada ormanda V falan acayip tank yani Zinza'ya göre. Aynı şekilde Nar da mesela base atıyor, Jackshot bitti büyük ihtimal. Aynen, Jackshot gitti geliyor. Baksana Smolder vuruyor. Artık affetmiyor yani. Ama Hwei de vuruyor işte. Yalnız Nar'ın mini Nar'ı var. Yani Mega Nar'ı lazım ona. Midi falan Nar'ın pushlaması lazım derken fight attılar lan mini Nar'la. Niye öyle bir şey yaptılar? Targamas ölmedi. Peach düşecek mi orada? Zinza ultisi var mı? Zinza içeriye flash attı. Boyu çok iyi noktaya getirdi bu arada. Harika oyun lan. Lan ölmüyor bu. Bo'ya bak, o ne? O ne lan? İşte bahsettiğim olay bu arkadaşlar. Ormanda fark var derken bundan bahsediyorum. Ölmüyor adam. Bir shield geliyor, bir itemden can geliyor falan. By upset, because if he doesn't get that kill, Patrick, Jackie's auto reset, TP back in, and you've now got all these guys refreshed and HP and going to be able to take this fight very well. But with that kill going across, you just don't have enough damage in the tank, and Carmine Corp will net themselves the Elder Dragon. We see it as we come into the fight. So bu arada Meganars'ız bu savaşa girmesi bence Casey'nin saçma. Burada Targamas ölse efsane olurmuş. Bak, güzel flash atıyor. Bak şimdi. Olaya bak ya. Aleykümselam Berkan. Massive there to make sure that Ginex couldn't get the reset and come back into the fight. That flash over the wall, getting that flash from Bo. I mean, he should have just been dead to rights, right? But getting that flash out of Patrick makes the rest of the fight so much easier. O direkt girdiler lan. Pick up their second Baron in the game. Should be easy. Şunlar Meganar'ını ayarlasın ama ya artık. Oğlum Baron artı Elder'la da bu oyunu artık kapatamıyorsanız yani diyecek bir şey yok. 302 buna ulaşmamış yani adam. Koruyucu meleğini de çekmişleri, mis gibi oyna. Bu oyunda buradan bitmiyorsa rezillik yani. His ability to spike in this game. Very well done. Yes, it was very scrappy. It was very messy in the mid game, but KC, once they've gotten this big lead, have really not given Giant X too many avenues to come back into the game. Mom is here. Oh, kimseye çarpmadı.
İgnar girdi. İgnar tek yiyecek şimdi. Yok etti bu arada. Upset. Karmin Corp için güzel başlangıç. Oğlum daha ayrılmadım, mesai bitmedi mi? Bitecek abi son maç. Well, Karmin Corp control the early stages and make sure this motor cannot get into any sort of position to be the car that Giant needed to. And across the board, like Upset looking fantastic on the Zeri. I mean, Karmin Corp, it took them so many weeks to pick up their first win, but they managed to do it in the first week this time. Definitely a good looking vote for your key player in the series, at least on Minyonları attı. Evet, minyonları atması daha mantıklı olabilir. Evet, geldik SK. Bu maç sağlam. Bence bu maç da beklediğimden iyiydi bu arada. Giant X çok kötü oynadı. O ayrı, bir tarafa koyuyorum. Ama bence kesinlikle iyi oynadı. Yani Karmin Corp iyi oynadı. Nasıl kazanması gerektiğini bilerek oynadı yani. Hıveyi, evet, Hıveyi biraz ağırlığını koydu. Şimdi geldik güzel maça. Mad Lions SK. Geçen mevsimin ikincisi. SK ikinci olsa şaşırmazdık bence geçen mevsim. O yüzden kesinlikle güzel maç olacağına inanıyorum. Harbi sabahtan beri yayındasın, helal olsun. Abi işimiz bu, yapacak bir şey yok. LEC başladığı zaman bizim işler hızlanıyor. Abi ilk kez canlı yayınlara katıldım. Hani hemen diğer maça geçmiyoruz mu? Diğer maç 5-6 dakika sonra falan olur büyük bir ihtimalle. Şunların videolarından izleyelim ya. Yemek videoları nerede bunların? Of, menemene biteceksiniz ha. Çok iyi. Allah kahretsin. Abi baktım sana sadece yandan. Vallahi acım. Fena gömüyorlar ya bunlar. Koç YouTube yayını yapıp algoritmayı 3'e bölüyor ya, bayılıyorum. Adnan Bayar'cım, şimdi ben seviyorum senin gibi adamları. Anlat bakalım, algoritmam nasıl etkileniyormuş? Bir anlat da dinleyelim. Evet. Dinliyoruz seni. Ben de abim nerede diye düşünüyorum. Seni izlerken LoL oynamak çok iyi oluyor kral, eyvallah. Evet Adnan Bayar, bekliyoruz. Benim de kanalımı kurtarman için senin o bilgilerin bizim için bayağı bir değerli. Adnan Bayar Google'a yazıyor. YouTube algoritma. Koç bet oynadım. Oyuna girerken çarpalama yöntem olur mu sence? O ne demek oğlum? Şimdi sayın koçum, günlük YouTube videoların zaten düzenli, ekstra burada yaptığın yayınlarda kitle topluyorsun. Kötü anlamda demedim yani. Nasıl yani? O bilgilerini Leyla'da ver. Sırf bu yüzden YouTube'u bıraktı diyen var. Adnan, böyle geri vites görmedim ben. Ama olsun. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Misa'nın yarı final veya final maçı Holy Phoenix'in gözünden Holy ile beraber analizleyebilir misiniz? Olabilir. Bir çıkalım da yarı finale. Şimdi arkadaşlar,
YouTube'da tek dezavantajımızın olma ihtimali olan şey şu. Ben size söyleyeyim. Ben videoyu attığımda, videoyu kanala paylaştığımda, yayında olduğum zaman yayındaki insanlar videoyu izleyemiyor. Bir tık orada bir ufak problem oluyor. Onun dışında en ufak problem yok. Dipnot, böyle olunca da yeni gelen insanlar da çok fazla oluyor. Ve son dönemde shorts sattığımız için abone sayısı da böylelikle artmış oluyor. O da ayrı bir konu. Yani aslında artısı eksisi tartışılır yani. Yok, eskiden YouTube'da yayın açtığın zaman algoritma bozuluyordu. Evet, şu an bende öyle oluyor. T1 vs Canli videosunu izleyemedim. Yan sekmede duruyor. İşte öyle bir problem var. Ama ben şu mantıkla düşünüyorum. Zaten Twitch'te yayın açtığımda da sonuçta beni YouTube'dan izleyenler Twitch'e bir şekilde geliyor. Yani orada da aynı şey oluyor. Yani o mantıkla benim video attığım saatte yayında olmamam lazım mesela. Abi PP'ndeki halini Magnus Carlsen'e benziyorum. Ne alaka değil mi? Tamam demeyeceğim. Koç, Leyli ile yakınsan onu yayınlara çağırabilir misin? Muhabbet çok sarar. Abi benim yaptığım content'i çoğu insan yapmaz. Yani mesela benle beraber 4-5 saat LEC izleyecek maalesef herhangi biri kalmadı. Anladın mı? Eyvallah Okan'cığım, teşekkür ederim. Messi mi Ronaldo mu? Abi Messi daha büyük oyuncu olduğunu Dünya Kupası'nda ispatlamış olsa bile maalesef ben Ronaldo'cuyum. Yok, emin olun şöyle, bu LEC maçlarını şu an doğru düzgün izleyen gerçekten yoktur yani. Bir de izlese bile yan ekranda izliyordur yani çoğu insan. Dünya şampiyonalarında birkaç kişi geliyor, o zaman daha da zevkli oluyor. Ya şöyle işte bak, bu ekip işi abi. Keşke burada birkaç kişi olsak, sürekli atıyorum şey yapabilsek. Ama maalesef işte bu tarz, hani bu içeriğe adam bulmak zor. Anladın mı? Hani başka içerik yapsam o zibilyon tane adam buluruz. Kanlı katmanda seni de görebilecek miyiz? Abi şöyle, kanlı katmana Çağrı beni çağırdıkça gidiyorum ben. Hani Çağrı beni çağırırsa ben giderim yani, vaktim olursa. Niye gitmeyeyim? Ya işte bu tarz şeylerde playoff'lara falan çağırabilirsin adam mesela. Kardeşim düşük elo 5 ve 5 çeker misin? Bu tarz videolar sana yeni kitle kazandırır veya hayat zombi tarzından analiz özlüyorum. Daha yeni attım Azer Bülbül bir tane hayalet zombi tarzı bir tane zek videosu. Bilmiyorum şeyde miydin ama ne denir ona? Hani izledim mi, ama onu attık. Yakında da 5 ve 5 silver videosu gelecek. Bu sabah Alper'ne de dedim. T1 Cenci de sen orada olsaydın. Şimdi Lek'te o senin yanında olsaydı müthiş olurdu. Abi şimdi olay şu. Her LEC yayınına gelemez Alper'in büyük bir ihtimalle. Anladın mı? Ben her LCK yayınına giderim. Ama o her LEC'ye gelemez büyük ihtimal. Olay bu. LCK'de de bazı maçlara gidersin. O ayrı. Mesela bugün benim aklıma gelseydi Alper'in yayınına gitmek, giderdim yani. Çünkü zaten ben YouTube'a video çekmek için izliyorum onu, anladın mı? Koç, destek seviyesine katılmak istiyordum ama elimden bu geldi, kusura bakma. Oğlum ne kusura bakması, senin canın sağ olsun. Senin ben büllüğünü yiyeyim yani. Abi YouTuber 5 ve 5 ne zaman bir daha? Bilmiyorum, yakın zamanda yapacağız galiba. Siyah hocam, aleykümselam.
Like'lar atıldı mı chat? Evet, geldik son maça. Günün güzel maçlarından bu arada, onu da hatırlatalım. Şimdi Ashe, Jax, Kalista, Volibear, Karma, Smolder. Bu arada Volibear yasaklaması yavaş yavaş göreceğiz bunu büyük ihtimal. Arkadaşlar. Talia First Pick. Klasik artık LEC'de, hatta LCK'de bile tüm şampiyonlara çıkken Talia çok fazla tercih ediliyor. Bunu gördük. Onun dışında bakalım. Burada Varus açık. Senna açık bu arada. Senna açık, onu unutmayalım. Bir kere Duru der misin koç? Duru. Like atmayanın oyunun azar akıdayı gelsin diyebilir miyiz? Bu arada Zinzao geldi. V açık. Talyah'la V gayet güzel combo. Ama Senna neden almıyorlar? Mesela buraya Senna bak. Zinzao Senna gayet iyi ikili. Üçüncü tercihten de Nautilus ya da Tahm-Kench. Rakip Nautilus alırsa kendin Tahm-Kench alıyorsun. Rakip işte şey alırsa ona göre. Bak Senna TK'yi çeksene şuraya ya. Abi niye Senna almıyor kimse ya? Senna çok OP. Senna Tahm-Kench burası diyeceğim de jungle almak zorundalar. Öyle bir problem var. V Maokai'yi almak zorundalar. Aynen V alacaklar. Alamayacaklar Senna TK. Bu arada kırmızı taraf 3'ten Senna alabilir. Tabi V'ye karşı almak istemeyebilirler. Orası ayrı konu. V artı ne alacaklar işte. O da olay. Varus mu? Yoksa bir top lane piki mi geldi buradan? Bir anda böyle kör. Bence top lane olur ha. Rakip AD carry almak isteyecek. Güzel bir blind. Mesela Kısante tarzı bir şey gelebilir sanki buradan. Varus geldi ama. Yani ben Varus diyorum ama hani Varus çok şey oluyor. Mesela burada Senna alsalar kötü. Niye kötü? Çünkü V, Talia, Varus. Senna tam kendisiz yaşayamaz abi bu maçta. O yüzden problem. Gragas Körpik almak isteyecekler mi bilmiyorum. Bence Mirvin'e karşı Gragas çok da iyi değil. Adam Gragas'a karşı geçen mevsim şey aldı. Ne denir ona? Bu arada bak. Senna oynuyorsan sanki Zeri'de oynanır gibi. Zeri oynuyorsan sanki Senna'da oynanır gibi ya bu kompa karşı. Ama bilmiyorum. Zeri tabi biraz daha mobil. Neyse. Şundan bahsediyordum lan. Mirvin Gragas'a karşı Gwen alıp First Strike'la ezmişti falan Gragas'ı. Hatırlamayanlar için onu da söyleyelim. Alistar banı geldi. Bir tane de Braum ya da Rel, Rakan. Rel büyük ihtimal daha muhtemel. Rel yasaklaması burada. Çünkü Braum kötü bence. Onu bir geç. Rel ya da Leona da kötü. Onu da söyleyeyim. Normalde bence yani en azından. O yüzden ya Rel ya da Rakan mı? Rakan da kötü ki Varus'la. O zaman Rel mi? Ya da başka bir lane direkt. Top lane falan mesela. Aatrox banlayıp Renata mı? Renata da iyi. Renata'yı unutmuşuz. Renata da iyi. Renata tamamen unutuldu. O zaman karşıya bir Rel gitti gibi duruyor. Gragas yasaklanmış bu arada. Bir tane de Blind Kısante gibi bir şey yasaklanabilir ya yine. Ama işte Mirvin Kısanteleri counterlayacak büyük ihtimal. Öyle bir olay var. O yüzden yasaklamıyor olabilirler. Orta koridora bir Hıvı, Niko, Azir, Mazir, artık Orianna ne sıkıntısı onu yasaklayabilirler belki. Malphite. Bu arada Jace top geldi. Sol taraf Jace alacak. Yani Renekton da evet de sanki Jace daha iyi. Sesi oyun başlayınca açacağım. Ahri. Talya'ya karşı Ahri kötü gibi gözükse de Talya'yı bir yerde yakaladığı zaman Ahri gerçekten direkt one shot atabiliyor. Talya'nın da kaçma mekaniği çok yok ya. O yüzden iyi oluyor aslında. Chovy de bunu gösterdi zaten bugün. Bilmiyorum maçı izlediniz mi ama. Braum söylemiştik ama bence Rel daha iyi. Bak Braum alırsa Varus Lethal Tempo ile oynamış olacak. Şimdi Lethal Tempo Varus oynuyorsan
karşıya mesela top lane'e sallıyorum şu an Kennen gibi pik alındığında letal tempolu Varus bence patates oluyor. Braum geldi. Braum Twist Fate geldi. Haydi. Bura ben kaçar çok donuyor yayın kusura bakma. Senin internetinde problem vardır Mertcan. Bu arada Twist Fate'i nasıl unuttuk biz? Vayne'i yeniyor bu arada Twist Fate. Onu sakın alma da. Onu kapat. Jace'i de yener bu arada. Ya Jace'i şöyle yener. Jungle geldiği an öleceğiz. Sizin 5v5'teki gibi bir başlıyormuş oyun V solo Talia Jungle. Poppy çok iyi değil mi buraya bakayım? Yo. Oğlum Twist Fate'e karşı Poppy direkt intihar. İntihar girişimi yani direkt. TF yerine. TF yerine. TF yerine. Yo yine çok iyi değil. Blind Poppy idi ki adam Renekton alıp geçen bizim Misa'da Boost GT yaptığımızı yapacak öyle düşün. Çok da mantıklı değil. TF Nara eşleşmesi TF yeniyor. Abi tapta TF'i yenen çok az şampiyon var. Çünkü siz bak şunu unutuyorsunuz. Twist Fate koridorda birebir de kaybetse bile ormancısına çok kolay gank setuplayan bir şampiyon. Yani diyelim ki siz yeniliyorsunuz birebir de. Şu an mesela Jace dümdüz üstüne falan atlasa Twist Fate'i yener. Ama atladığı an ormancı çıktığı an ölü. Anladın mı? Yumi çok nerflü ya. Mid Shadow önersene. Talia. Riven hiçbir şekilde TF'i yenemez. Bak şimdi abi. Riven önce gidip Merkür alması lazım mantıken. Merkür alsa otomatik saldırıyla ağzına sıçıyor TF. Riven'a bir tane gank at bitti oyun. Geçen yıl T1'ı hesap etmezsek LPL takımları LCK'ye ağır basıyordu. Sence şu an hangi lig daha ağır basıyor koç? Şu an Kore Ligi çok ağır basar. Hanwha Life çok iyi. KT iyi. Genji harika. T1 iyi. Yani Damwon mesela atıyorum altlarda Kore Ligi'nde ama Damwon'un bir kadrosu bile iyi yani. Anladın mı? O yüzden Kore Ligi bence şu an Çin'e göre daha iyi. Benim düşüncem yani. Buraya geldiler bu totemi kırdılar. Neden? Çünkü burada yaşanacak koridorda o çalının kontrolü çok önemli. Jace Twist Fate karşısında. Bu arada Jace'in girdiği elektrik ver çok mantıklı bir ürün. Neden? Erken oyunda falan Jace böyle all-in atıp E'yi vurup hemen oradan toz olacak. Bunu sürat coşkusuyla yapmak daha kolay olsa da buradaki elektrik ver ürünüyle o savaşı hemen bitirmek önemli. Yani Twisted Fate ile savaş uzarsa Twisted Fate yener. Ama böyle bir Jace anlık girip tek atarsa maalesef Twisted Fate'in yapacağı bir şey yok. Ve Twisted Fate'in bu konuda defansif alabileceği bir eşya da yok. Sadece Ninja tabi alabilir. Ki Ninja tabi alacaktır diye varsayıyorum. V niye pot almıyor? Çünkü ormanı dönerken canı azalmayacak. Yani çok da önemli değil. Bak Zinza'da da bir tane var pot mesela. Genelde pot alınmıyor. Adam boşu boşuna altın harcamak istemiyor oraya. Bu arada Varus letal tempo girmiş. Bahsettiğim gibi. Oo. Yalnız burayı yenerler. Burayı yenerler. Braum geri çık biraz. Varus şimdi öne çıkacak. Aynen. Aynen kanka. Güzel. Varus'un E'si gelecek şimdi bir de. Oo. Bu arada Mad Lions'ın alt koridoru gerçekten çok iyi oynuyor ya. G2 BDS G2 yendi ya. Çok sıkıntı şu an. Canlı canlı. Koç özür dilerim de Zinza zaten bir pot alabilir para o kadar. Harbiden ben niye öyle bir şey söyledim?
with a cannon wave here, I think it's a necessary choice. Beynim yandı abi. 12 saattir yayındayım. Şu an ben bir şey düşünemiyorum. Senin söylediğini de çok anlamış değilim. Mazur görün yanlış. I think the two of them could just walk in, try to force the 2v2. Super's going to, in the meantime, get a lot of control. Hooks under the tower, but doesn't have a lot of threat here. Of çok iyi yerde bekliyorlar ve Supa base atıyor. Bak orada base atar gibi, hani base atıyor olması güzel. Niye execute diyor ki lan bu base atıyor? Ben burada base atabilirim gibisinden. Anladın mı? Yeah, you kind of have to do it. It's a bit of a necessary Haydi. evil. They spotted the invade, not from Elyoya, but from Alvaro in towards that brush, so they're kind of expecting the fact that Elyoya would be in that position, but I mean, that's Flash Cleanse now burnt onto Exekick. He's massively far behind in experience and also gold, so overall... Mouse'un şarjı mı bitti? Mouse çalışmıyor. In this bottom side, and that's kind of been the game plan for Madeline's Koi for what was the success from Winter was, hey, if we can get Super and Alvaro ahead, if we can have Elyoya and Alvaro work together, this is the winning formula for this squad. Yeah, definitely has been. Mirwin looks like having mouse issues. What you see on your screen tells the story. Eyvallah Tolga. Technical support is there. They're turning it off. Koç Zedik Smurf Faker'ı solo killedi bugünkü yayında. Zedik Smurf Kore'de mi? Tristan anasını beller TF'in. Hemen aç. YouTube'da videosu var. Zeus Tristan oynuyor. Keen Twist Fate. Bak bakayım kim anasını belliyor. Bir aç bakalım. And I'm not going to say that there's not a cloud there, but there is at least a little bit of a silver lining. Yeah, I think the biggest thing is going to be how do you get the response from SK, right? Because we saw that at least Zinzao was up on that top side of the map, so maybe you could look for some sort of counter push when it comes towards like diving something like the Twisted Fate, or you could also go for, hey, look, maybe top side isn't as much as we want to work out. We are going to try and play through mid-jungle and immediately try and shut down any sort of opportunity for Talia to get involved in this bot side. Maybe you can then use the pressure from Ari and Zinzao to lean onto bot side and maybe look for your own reverse dive, although, or at least punish if Madeline's Koi overextend in this bot side, because also they burnt a lot of summoner spells in that initial trade as well. So there are definitely ways for SK to try and play out of this position, but it is certainly a hole that is going to be difficult for them to try and play out of. But we can see on our mini-map, of course, in the paused game state, that there is a counterplay coming out from the side of SK. They are looking to set up on the top side of the map. When we get back in the game, you'll get to see it as well. Of course, we are just working through those mouse issues right now. Kirvem, Cuma nasipse TR'ye geleceğim. Bir isteğim, bir arzum var mı getireyim. Neredesin ki reis? Trying to make sure we got more stuff in backup. We'll get it. Game back underway as quickly as we can. Again, though, I like this from Madeline's Koi. Koç seni 8'de ağrı gözlenmediğimi pro oyuncu olduğu zamanlar. Yok be reis. Lane'de anasını belledi Zeus King'in. Allah Allah, biz yanlış maçı izledik herhalde. İsviçre'deyim. İsviçre'nin nesi iyi ki bilmiyorum valla. Hediye mi getireceksin? We know that the eBay fans, the fans, you know, of Spanish back Madeline's Koi 100%. They were vocal about it. They were vocal when we didn't. But I think so many more fans who weren't familiar with this team's game, they know now. They're familiar. Çikolatası iyi de getirmekten bıktım, başka bir şey istedim. Tamam, bana direksiyon seti getir kanka. This is no longer, I think, just the Spanish fan base. It's starting to feel like a pan-European fan base. And it's also, again, like, there's going to be haters that are like leveraging more and more doubts at them, right? Like the new one I've heard is now the, oh, well, you know, they were already a team. Other teams were trying to figure it out, but I think that is such a terrible argument against this team when you look at how well they played against G2, which has been a team for significantly longer. So I think it's like, it's harder and harder to just say that these guys are some of the best we have. Had to relearn the game, so all these guys who are just coming to our league for I'm not a fan. I do believe that bir anlamı yok ya. Ben 7 yaşından beri aynı iki kullanıyorum. In the league, Madeline's Koi might struggle more to get as far as they did because I think teams are going to have a bit more experience, a bit more time to build that. Yemek bir 3-4 gibi falan yedim, sonra yemedim. Furkan, arkadaşlarım seni izlediğim için benimle dalga geçiyor. Ne diyorlar mesela? Koç, şimdiki bazı TCL oyuncularını görünce keşke player'lığı bırakmasam diyorum, oyun bilgine hayranım. Sen mi bırakmasaydın? Yok koç, çok ciddi madem tam model marka var, söyle madem, en pahalısı 399 sanırım, G29 herhalde. Oğlum Tolga, makara yaptım, direksiyon seti aldırılır mı, manyak mısın? 300-400 dolar falan o.
Makara yaptım. Sen ne istiyorsan getir. Ben bilmiyorum İsviçre'den ne olduğunu. Yani neyin güzel olduğunu orada. Sen ünlü bir şeyin işte İsviçre'den getir bana. Ama nasıl vereceğim bana? Neyse kargolas. Zoruna dürüm getir. Elektrik gitme problemi çözüldü mü? Vallahi abi en son 1,5 hafta önce falan gitti. Nazar değmesin. Bu aralar iyi. And it was unclear if it was, ego or overconfidence, or if there were just some things that weren't gelling in that week of scrims. But we didn't get to see that consistency from SK that we certainly did get to see from Mad Lions Koi. They were always playing their game. Didn't always work out a lot of the times in the regular season, but looked better and better as the split progressed. Bu arada Emrah, yurt dışından ben PlayStation 5 getirdim. Nasıl sokacaksın ne? Sorsa da kendim aldım. Gerekirse açsın yani. Ne olacak ki? Emrah boş yaptın şu an. Bir tane getirdiğin zaman ne olacak ki kanka? Ben PlayStation 5 aldım mesela yurt dışından Macaristan'dan. Geldim. Sorsalar da hiçbir şey olmuyor ki. Diyorsun ki açın istersen takılın yani kafanıza göre. Ben kendim aldım. Hiçbir şey olmuyor yani. Ben 13.000 liraya aldım. PlayStation 5. There was a bit of a dive on the top side. Mirwin respected, or not a dive rather, but Isma just showing face there, just making sure that his presence was felt, and Mirwin backed off. So that play fizzled a bit. Ve 2 kol, 2 oyunla. God of War ve şey vardı. FIFA vardı. 2 kol artı o var. Bayağı ucuz. There'll be a window of opportunity for Isma to step in again. Luckily that brush is warded. Mirwin knows that he just has to walk away. No TP on the top lane. Twisted Fate. Conventional choice, but one that he might get punished for here. Doss now on the roam up. Frescowi, hook. Auto spacing it out. Iski there with the follow-up, but no real angle to land the charm. That minion wave coming in clutch. Dijital. Ben CD'li saçma geldi bana ya. Dijital varken koleksiyoncu değilim sonuçta. As he starts to go for the reset, look, you'll have Frescowi TP back in, but at least giving a little bit more mid control there and getting something. Valla dediğim gibi Tolga sen kafana göre ne istiyorsan onu getirebilirsin. This is where you got to see Isma playing heavily through this top side. What can you try and achieve here? You got flash down for Mirwin, could look to go for another Reese play there. Potentially, I think you try and do something similar here where you get Doss in towards the mid lane. See if you can find that window to work with Isma. But it's also going to be incredibly tough. Look where the bot lane's positioned, right? You have to overextend here to make sure you're in a good spot. This wave is going to be a big wave that's about to crash. Bizim modlara yaz sen. You can look for something, but you end up in a position now where Alvaro unlocked on the top side because Exakick is so behind. Pressure on Doss and Exakick to maybe get something done here. But of course, Supa's not going to really be able to walk forward. That wave is stacking and will push in, but Supa not going to be able to push İşte Twisted Fate'in tam ihtiyacı olan şey. Kaçma şansı da yok. Ghost bu TF kovalıyor çünkü. Of course, once 3 members got revealed on the top side of the map, Exakick and Doss started getting a lot more aggressive onto that wave. But for now, Supa not under too much threat. Walking back under tower, so there's not much of a counterplay here for SK. No, they're just trying to zone Supa off the creeps and the minions. And actually, it looked a bit funky because Doss didn't end up throwing the hook, but I think he didn't want to take creep aggro and actually mess up the pushing wave there, so we'll be able to continue, actually set up the freeze here on this bottom side. Isma now roaming down to ensure that, although it looks like they might be pushing out, so it might just be the dragon trade for the void grubs that are taken from Oyuna on the top side. Avoiding the vision is going to of course now the notification will come through. Valla getir Tolga sen kafana göre dediğin gibi nasıl istiyorsan. Relatively perfect information. Still doing what he can to try to keep Supa off some of these creeps. With this game, though, it feels like whoever kind of gets these early leads is going to be able to snowball incredibly well, right? You've got both sides. Yalnız burada mevzu çıkacak. Aa tekleyecek. Oğlum çuzda yok, flash attı lan, Talyah geldi. Aha. Lan. Oğlum Varus sıkıyor buraya yalnız. Oğlum Ellio'ya ölmedi. Aa. Şaka gibi. Tüm killer Ellio'ya da kaldı bir de. MTK were having none of it. The fact that Yoya managed to flash in the pit and survive with no one in SK able to finish him off, he's able to come back in, and Madeline's Koi, they're getting everything. And that was so close to being a little bit better. Bu arada top lane'de Jace bayağı iyi iş yaptı ya. Bak fight tekrar Ellio'ya güzel flash atmış o zaman. Bakalım. Yeah, I mean Exakick coming in
And this is where I thought they just Direkt flash atıp Elio'yu öldürseler ne oluyor? Sanırım daha iyi oluyor. Ama flash'ı yok Zinzao'nun. O yüzden. Burada bir de Ahri'nin de manası yok. Form of operation when it comes to target selection in that fight as well made things very easy, but frustration on the face of Swiffer. And I think that realistically, when you can't with the Nautilus just one-shot someone to start a fight, you're always going to get outvalued by the Braum. You saw there how much work concussive blows did, how difficult it was for them to do much of anything in the face of someone who can walk up, and when Zeri doesn't have all, you're body blocking all of her damage output. She doesn't have the luxury of hitting priority targets. You see there, Unbreakable comes out, 2 quick stacks, not much more, and Mad Lions Koi now getting further ahead in this game. Yes, there's a Drake for SK, but Mad Lions Koi would prefer the 1.8k lead. Yeah, again, Wave going to be frozen here, potentially. Yeah, there you go. Just hold it there. Make sure X-Kick and DOS have to try and overextend to try and go for this, and just make things uncomfortable. You can see the gold lead opening up on that bottom side. X-Kick not really in a position to step up here because Supa has access to level 6, whereas X-Kick is only halfway towards it. And Alvaro can very quickly jump onto him and follow up on that. So you got to play it very safe now for SK. Yep, taking their time. No cleanse for X-Kick as well. Maybe they can start to push out a little bit more. And also, no real information on where Elioya was. Not sure if they, spotted him next to the Grom. But always have to give that respect to the enemy jungler. Pascal and Elioya ready with the setup. Niski can't quite see the ulti cooldown. I think he's got it. Yeah, I think this is where it gets hard for Niski and Nizma because you don't win the 2v2 anymore with Elioya being this far ahead, but... Bu arada şu an Elioya bayağı güçlü de eşyaları base atmamış mı lan o? Going in on Elioya, flashing forward to block the ball breaker, really confident they've got the damage to make this work. Excellent use of the ulti to stop Pascal from contributing. Shut down on Elioya, and oh! That Mad Lions player feels a little bit different now. Frascali ended up using his full combo in the mid wave, and that's immediately where Isma was like, hang on a second, you won't have any sort of follow-up now on this, so we can go for this pick until... Gördüm üçten de analizini yapar mıyım bilmiyorum. Mad Lions çok kötü durumda bu arada bot lane hariç ha. Şu an top lane'de büyük sıkıntı var yani. Bu fark ne oğlum? Much goes in with the gold card. Frescow now looking to follow up Irrelevant when he gets a bit more movement, so you're trying to sidestep on the unraveled Earth. Is going to get knocked back there. Gold card now coming in from here when Irrelevant should just fall here. Adam kendi koridoruna ulti atıp rakibi öldürdü. İçeri gibi. Ghosting out. DOS flash forward for the hook. Clean flash from Supa. Patience waited for the cooldown before he did it. Still those Mad Lions Koi who are using Frescowi's ultimate really well around the map. Look, pick goes across, but Elioya have to get back up towards that top side now. Supa, ulti coming out, Ghost still there. Alvaro can stop any potential follow-up. There's no play to be had here, and DOS steps a little bit too far forward to walk around the wall. Luckily, the hook can take him out to safety, but the alt follow-up is there. DOS thought he had the angle, but Alvaro is there just benim arkadaşım evine klima takısını hayranım. Hep videolarını izliyoruz. Onun için konuşamamış. Allah Allah. Niye? Ne alaka lan? Konuşsaymış ya. Neredeki evi? Özüce'dekine mi? Exekick running away. Void Grub's now getting taken down. Elioya gonna grab that as well. Everything going in the favor of Mad Lions Koi. I mean, nice play there to actually set up. You get the cleanse and the flash, but Exekick may still be in a lot more trouble because still got Frescowi as pushing main. Might be able to try and roam down towards this bottom side, but again, it's just the bot lane from SK getting massively punished. And Mad Lions Koi, they're starting to rectify Mirren in that top side with the pressure coming through from Elioya and Frescowi. And honestly, this Talia pick has been huge for Mad Lions Koi. Like twice now we've seen big impactful ultimates coming through from Talia. Aydın Özkan hala yazmaya devam edeceğim mi yoksa banlayayım mı? Sen seç. Good that Isma and Niski recognize that opportunity, but Talia starts to get further ahead and she starts to fight a little bit better for lane prio here. It's going to be that much harder for those opportunities to present Yok, Fransızca bilmesini sev. Belçika'da Fransızca da konuşuluyor. Fransız değil Niski. We'll just be able to grab this one. Mad Lions Koi, though, notorious. Even if they come to an objective late, they are always ready to contest. They're behind this one. Mirwan already roaming down. No Destiny quite yet. Irrelevant does have TP. DOS hook not going to connect. Mad Lions Koi, bit of a spectator Drake. Bu arada burayı oynayamazlar mı ya? Walking back up, Mad Lions Koi. Just commit a little resources just to see if there's a moment of opportunity there. Alvaro cleaning out the ward. Ensuring they have at least a little bit of information of who's coming. Lole Fransız diyenler var. Was going to overextend. You had Mirren roaming down. Didn't quite have the Destiny, so it would have been a bit of a sizable walk to get down there, but does mean that Irrelevant has pressure on this top side to actually get a little bit more damage down as well. So
In the grand scheme of things, SK at least getting 2 dragons for themselves now. They're going to be in a relatively decent spot when it comes to their decision making now, because even though we're kind of looking at Mad Lions Koi dictating the pace of this game, if you have the 2 dragons for SK, they can start to ignore that, play up towards irrelevant when it comes towards that 3rd dragon, get some more plates there, maybe even look taking a mid tower for themselves as well. So I think SK have ways again to just try and slow down the pace of this Chat'i game. ekrana veremiyorum ya YouTube tarafında. Onu ayarlamayı bilmiyorum. These little advantages and close that code. Öğreneceğiz ama. Definitely do. Mirwin though getting closer to that first item. While Robot's going to pack more punch in the trades, you know, we just expect the TF wave clear to get that much more effective. Maybe start to pressure, or find some pressure if we can get some support from the jungler to help clear the push out. You can see Isma covering the push out there for Irrelevant on the top side of the map. Again, Mirwin, no teleport, will be forced, I expect, to use the Destiny back to the top lane. But for now, Irrelevant happy to just have that Top lane çok öne geçti Jace ya. Despite all of the pressure that has come topside from Mad Lions. Twiswaite'in bence de atak speed troll olmuş biraz. Yeah, I think, I mean, Irrelevant has been absolutely fantastic all year long. Ama Twiswaite Gold'da geri düşmüyor işte ya. Baksana 250 Gold geride. 4 tane plate verdi, 250 Gold geride. Top lane harbiden çekiyor. Of, Braum işte. Braum OP çar abi böyle durumlarda. Ama burası lose, AD carry yok. Yani. Niski, one charge, has to be careful. It's not the lethality bars, it's the on hit. Multiple stacks, Niski not going to dash out. Charm does land. Foxfire there as well. Niski now ready to follow up. He's going to parkour over the wall. Mirwin waiting off to the side. Destiny Gate is available. Niye böyle bir şey yapıyor Mad Lions, ben onu anlamadım. So willing to fight. Ghost and Flash available for Mirwin. Does he want to pop it? Isn't flicking through the cards, so everyone would just back away, but Mad Lions Koi biting off a little bit more than they could chew in that one. They tried to go for the play in towards the enemy jungle, but Super wasn't in position. XTK gave to come across first, and we get to see it here where it ends up very messy, because Freskewi tries to come across to help Burada Braum koruyor elinden gelince, baksana Zeri gelince olay bitiyor abi. I mean, it's a good flick back, but Exekick is already here, and a lot of damage coming through in this choke point onto the members of SK, and yes, you get one back for Super, but if he'd been there at the start of that fight, it could have been fantastic, but unfortunately, just not quite there. Eyvallah eyvallah Tolga. Rolex getirmek ne oğlum? Dalga mı geçiyorsun ya? Kim kime Rolex getiriyor da sen bana Rolex getireceksin? Zaten ben öyle bir hediyeyi senden almam, sen getirsen de. Niski hitting the thumbs up. He knows he's on the wrong side of the map. I don't know if that's going to save his life. However, Weaver's wall coming in. Mad Lions Koi want to keep going for this. Unraveled there, but Niski's just going to walk out. He's finally going to dash. He has just enough time. He's just styling on him. I was going to bring up the rivalry, but now I feel like I might have to. Niski, O ne? All right, punished there. Heads up play from Niski to dash in, knowing that he would get stunned, but knowing that it would give him enough distance. Bursa buluşma ne zamanda? Onun için İstanbul'dan geleceğim. Yarın ben İstanbul'a geliyorum reis. Yarın İstanbul'da Taksim'de Grand Pera sahnesinde olacağım. Gel oraya. Yes, you lose bot tower, but when SK are the ones playing from behind, that's a big win for them. Definitely. Of course, have to respect the pressure of Mad Lions Koi, though. They have the 6 grubby buff, but it is Herald now. Instagram'dan paylaşacağım. Saat kaçta saat kaçta olacağımı Instagram'dan paylaşacağım. Instagram'dan bakarsınız. Yeah, but the problem is that for Exekick is exactly comparable to Mirwin on the top side when you look at their items. Like they're kind of in a similar position where Mirwin just can't really be a threat on side. So Niski in a good spot now in that top end, even with the armor, and may even look to ama Mirwin. Mirwin çok troll. WQ, IWT, Mirwin troll bir oyuncuymuş. Orada gidip minyona mavi kart atmak Twisted bilmediğini anlatıyor zaten yani. Yok Tolga, ben bir günlüğüne gidiyorum İstanbul'a ya. Direkt döneceğim pazartesi. And look to TP into this fight. Seekers for now. See if he wants to full commander if he's happy to have the active. What the next item is going to be. You expect maybe a similar path to some caps. Lichbane would also feel pretty good in a game like this with so many squishy members on the opposing side. SK moving. Supo öldü. O Ahri'ye bak, çok iyi yerde bekliyor. That's a nine-tailed fox who's been out running though. He's clean with it. The movement's too good. The sidesteps there. Oy, oğlum Supa'ya bak, dönüp kesiyor da lan Ahri'ye.
Niski almost had the kill. He should have had the kill. The knockback is there. Mad Lions Koi Olaya bak. just refused to give up in the fight. I cannot believe that Supa made it out. Supa made it out. Niski had to dash away, and Exakick wasn't in a position to try and help him out. So now it's actually Mad Lions Koi off the back of Supa having that hero moment, who are going to be in a position to go for Dragon. And we just said, look, for SK, third Dragon is their position to go, hey, we won't fight. We'll actually look for a play elsewhere. We'll look for a moment to Bir de Zonya'sı olmasa Niski'nin ölmüştü ha. Öyle düşünün yani. Because they had to pick on Mirren, they thought they had that moment, but it's been shattered. Yeah, and again, Mad Lions Koi are a pretty solid team when it comes to macro. Yes, G2 remain kind of a cut above, but overall they're pretty good. They have clear early game plans. Saat kaçta orada olacağımı Instagram'dan paylaşacağım işte. But these individual moments are something that they always have across games, regardless of the game state. Just keep your eyes on Supa. Yeah, I mean, the fact that Supa doesn't go down is insane. Exakick is putting all of his damage into Alvaro, thinking Niski has the kill, but Supa being able to sidestep that second half of the queue, he's easy able to walk away. And SK have overextended then into this position where Isma ends up falling. I have to double check if he had the ultimate up and available, because at least it says it on the replay there, but it can be a bit inconsistent. But either way, massive turnaround for Mad Lions Koi. One, it's got to be frustrating because, again, Niski's your most fed member. If he just finds that kill and comes back to the fight, that feels easy. But Exakick is so far behind that his damage is irrelevant. And yes, Mirren is also behind, but he has CC. He can be Yeni maçta eski maçta kaldığını biliyorum ya. It's just so tricky now for SK to play out. The good news is they have Herald. They can cheat priority a little bit with this push and just break open mid. Curious to see if they can try and keep the Herald won't get a second charge. Mad Lions Koi in too much position. Mirren even starting to run down as well. Has that ultimate available if he wants to, but at least you will get map pressure, as you say, for SK here, where they can try and push out these side lanes and keep some opportunities in mid lane for Exakick to farm. But I think for Mad Lions Koi, disrupting this dragon stacking, getting into a position where you're going to have two items coming through. Bu arada şu an team fight'larda Twisted Fate'in kart attığı ölür ha. Ya da V'nin ulti attığı. Lockup is there, unbreakable fall. Aynen böyle. Flick back as well. Isma in trouble, trying to make it a safety, but Elia's there to cover with the vault breaker. Quick Der demez adama konmaya bu öldürdüler. Şu an Varus çok iyi oynuyor bu maçta ya. You've got the Talia, use that opportunity with the Vi to find these picks, and look, Niski does have pressure on towards Mirren on this top side, but he has to find Mirren, and he might here. Dash forward, Charm going a little bit wide. Nice side step coming in from Mirren. Gold card as well. Niski, how far does he want to commit? Mirren's living. Oh my God, you know, I can't. I love being. Bu arada Niski'yi burada oyalıyor olması çok iyi ki. Buraya dive mayve atarlar bu arada. Niski çok güçlü sağ tarafta. Geri kalanı patates. He'll be able to hop out, and also, of course, he runs right into the wall. Luckily for him, there is no follow-up. That could have been a death sentence. Supa genel olarak AD carry olarak bayağı iyi oyuncu şu an ya. Eli'siyle. Benim editörüm Özgür. Finding picks in the enemy jungle off of push for Supa, working with Frescowi, who's got shoved there, and then as you start to move in towards the rest of the map, it's just like Varus'un itemlere bak. Bir tane daha çekti. Çok iyi durumda şu an Varus. Varus'un flash'ı ghost'u varken fight kaybetmeleri çok zor abi. Now that Exakick has two items, maybe it feels a little bit different, but if Supa's in range to auto attack, the Varus is going to feel stronger until when Zeri doesn't have ultimate at the very least for a lot of the game. The problem is as well as that you're losing tempo here. The SK are at least falling behind in tempo, and that's where Mad Lions thrives, right? That's why I was saying whoever wins this early game kind of is going to have control over the entire game, because you can look for picks like this combo of Vi plus Avarasult, Vi plus Talia, Vi plus a Braum concussive blows makes it very difficult for SK to try and connect. Aha. Oo, Zonya'sı yok. Zonya'sı yok. Barona gidecekler. Ve alırlar ha. Aa, gitmiyorlar lan, niye? TP'si var diye gitmiyorlar herhalde. Ana. Almadılar lan. Daha garanti oynadılar da sanki Twisted Fate var, Talia, Varus alırlardı sanki ya. Abi statik şu an tüm AD carry'leri alınıyor neredeyse. Hem ucuz hem de lane push'una yardım ediyor. Hem de atak speed falan da iyi veriyor. O yüzden genelde alınıyor.
Still 2.1k gold ahead. We'll see what XKick, you know, when he gets IE, if he feels powerful enough to take these fights, but it's so tricky between TF, between Kalia, between Vi, between Braum. It's like, how, we talked about it in draft, but how do you actually play this game as an AD carry? Yeah, it's absolutely miserable. And this is what I was kind of saying, like, I don't fully agree with the Zeri pictures in this scenario. Like, if you're Zaya, you can contest mid-push, you're fine to play a little bit more aggressive because you have the ultimate, but for XKick it's just super difficult. Now, I don't think it would have fixed what happened Şu in an the early game. Twisted karşısına ilk gelene stun kartını atacak abi. Hayatlarına devam edecekler. Side lane not really a pressure point for them. Dragon in 10 seconds. And Mirwin can just look to take pop shots like this. Aha Ahri'yi yakaladılar. Çok iyi combo ya. Niski? Ama oradan Niski nasıl çıkabilir abi? Şaka mısınız? Aa, ben mesela o Zonya'dan babam çıksa vururum abi. O çıkamaz yani oradan o Niski, anladın mı? Gives the Baron now for SK. The TP could come through, but he's just gonna let them take it. Madeline's Koi will get their second dragon, but huge play from Niski. I cannot believe SK managed to bring that one back. And just a slightly off timing on the Zonya's hourglass. 2.5 seconds is burned into your brain. Supa Q kaçırdı, V Q kaçırdı. Sometimes you're a little bit off, and this time Madeline's Koi a little bit off. Could not finish that kill. Good recognition from Elyoya to find the flank, spot the flanker to call this out. But the second you do not finish this kill, it all turns against you. Bak V'ye bak. Abi nasıl o Q'yu o kadar erken atarsın Elyoya ya? Ciddi olamazsın ya. Bu arada Talyat'a Cosmic Drive değil. Normal bir atıyorum Rabadon olsa, ne bileyim işte hiçlik falan olsa tekleyecek bu arada Niski. Mesela bu tarz şeyler çok ufak ama Cosmic Drive'ın oradaki hasarı maalesef yetersiz kalmış. Neyse ejderi aldı ama Mad Lions. Çok da kötü değil baktığın zaman. Hani savaşı kazanabilirler çünkü günün sonunda. Barely holding on to that HP bar. Mad Lions Koi not confident to overcommit there. Don't really have the information they need. The second that we see the Jason, bu Baron'la olabildiğince az şey vermeleri lazım ya. Bu arada şu an şey ne denir ona? Ahri'nin zonyası var ya, artık V onu yapamayacak Ahri'ye. Önce keyfin kart atması lazım yapmaları için. Deniyoruz. Kırmızı kart seçti. Bit of an oopsie, but I still think it should be enough. Niski dashing. Has Zanya's a little bit extra movement speed. Elyoya just waiting. Shouldn't need to use the ult here. Flick back is good from Frescowy. Yani Word mü bilemedim. Mid top. Top'tan kesin gitti. Mid'den tier 2 gitti mi? Yok, korudular. Güzel. Bence okey. Bayağı iyi oldu bu arada. Bayağı okey. Alleviates a lot of pressure for Madeline's Koi in the map because they just have the number advantages to start to push out. So niye bayağı okey? Bir tane kule verip rakibin baronunu piç ettiler. Üstüne skor aldılar. Bence gayet iyi. Ömer Şimşek atma ban yersin bu şunu. Arkadaşlar statik hançer hem ucuz hem statları fena olmayan bir eşya. Üzerine de wave push'u veriyor. Mitigating a lot of the Baron impact here. The Baron power play, the Rebel Baron power play that you see right there is essentially just the gold you get from Baron. A lot of members of SK showing on the map though, which is why you see Madeline's Koi really start to contest this bot side play. I think this is where SK are starting to slump a little bit, which is waves aren't being synced up. XKick is just shoved in mid, MDK able to deal with it, as Niski's able to deal with that top side. We got Dragon in 2 minutes time, so you're kind of losing your opportunities here for SK to get the map state in a position where you're happy with it. And when you've got the Kraken Slayer ready to be completed from Mirwin, he suddenly becomes still a big threat in these fights. Or sorry, not the Kraken Slayer, the what's the slowy one? I can't think of the name of it. Oh, Storm Razors. That's the one. I was lost. There it is. Thank you. Thank you. I'm glad you figured that out on your own, because I did that thing where I spaced out and thought about something completely different, and then I heard you ask me a question, and I was like...
I just got transported back. I'm like 14 again in high school, half awake. Şu an Varus var ya. Of. Varus şu an fightları yok eder. And they were waving at me from the stand, and I was like, "Oh, cool." And then Shocks tossed me a question on the analyst desk. I was like, "I wasn't listening. I'm sorry." Aynen. O 306'nın önemi çok anlaşılmıyor genel olarak. Doğru söylüyorsun. Despite the fact that the gold is now neck and neck, it still feels like SK Gaming are on the back foot. Now, of course, Mad Lions Koi first out on the map, already had the vision control really set up. We'll see if SK start to feel a little bit more confident to force here. They do a battle at the mid lane though. Albro stepping up, cleanse, double value there. O ne lan? Zeri ne yaptı? Oğlum Twisted Fate'in trole bak. Nereye girdi o öyle? Oğlum Zeri ne yaptı ya? Vallahi Mad Lions'ın bot lane'i o kadar iyi ki yoktan taşıyorlar maçları ya. He got hit by the stun. He cleansed. He got stunned again. The bar assault and the stun, and immediately got stunned. And the thing was, even if by some miracle he managed to survive all that, Oyuna was just going for him. He almost been tossed in there as well. Oo, bir ejder daha alacaklar da bu ejderler aslında o kadar da iyi değil biliyor musunuz? Mad Lions için. Hiç tank şampiyon yok. Bir tek V var. O da şey yani. Çok tank bir şampiyon değil. Mantarınlar ufak da olsa boşa gidiyor. Baksana, Buram çok iyi girdi. Bu arada V'nin attığı ulti size boş gelebilir biraz. Ama emin olun boş değil çünkü o Zeri'nin ölmesi çok değerli. Zeri öldüğü an V ultisi olmadan da fight kazanılır. O yüzden böyle durumlarda V oynuyorsanız kesinlikle Zeri'ye atın. Ha tabi %100 öldüğüne inanıyorsanız atmayın, o ayrı. Ama burada atılması kesinlikle iyi çünkü dediğim gibi yani bir canlı bile olsa ölmez, başınıza bela olur, öldür, keyfine bak abi. Zaten rakipte daha fazla hasar yok. Of, Talyan Miski'ye bayağı hasar vurdu bu arada. Engage geldi, engage geldi, engage geldi. Engage geldi çünkü Niski'nin canı az. Nautilus. Onun da flash'ı gitti. Gayet iyi, dön Baron'a. Braum'a bak nasıl tanklıyor ya. Dön Baron abi, herkesin flash'ı gitti ya. Ultisi yok Zinza'nın. Flash'ı yok. Pite Baron çalmaya gelemez. Bu arada Zeri'nin arındırı yok ha. Arındırıyor. Ama çok derine gittiler. Niski tek yedi. Execute ne yapıyor? Trole bak. Oğlum var ya, Varus fena taşıyor ya. Yine kırmızı kart. Ya abicim, bir tane sarı çek be oğlum doğru yerde. Valla bok gibi TF oynuyor. Zor bir şey de değil ha. Buradan bağış yapılıyor mu? Yapılıyor kardeşim. Bak Elio'ya çok iyi yerden gelmiş. Bunu biz de görmedik bu arada. Bak V öyle güzel ulti atmış ki Niski'yi de rakibin içine atmış arkadaşlar. Gördünüz mü bilmiyorum. Acayip iyi ulti atmış Elio'ya. Nereden ben bulamadım. Valla nereden olduğunu ben de bilmiyorum. Atanlar oluyor ama yani, o yüzden söyledim. Galiba şu chat'in yanından ya. Kanalınıza desteğinizi gösterin beni yazıyor galiba. Whether it's the lethality bars or the on-hit bars, he's making it work. And execute, you know, in the moment, blood in his eyes, wanted to make those plays happen, but like, that's a double 80 carry backline. And yes, the TF damage output isn't that threatening, but you have to be ready to play front to back against this composition. The flank is, it's a difficult one. You don't win. Dude, it's 4 item on a little tempo bars. It's not easy to jump in, even when you're at 100% HP, let alone 30. And execute, you know, felt like maybe that was his moment. They had to make something happen there. I can sympathize, but the play just does not work out and ends up hastening. Eğer yüklü bir miktar atacaksan Hasan, katılda destek şeyi var. Onu da alabilirsin. Onu alırsan
Hani bir ay boyunca falan böyle yanında rozet de çıkar. Süper Chat'te öyle bir şey olmuyor çünkü. Aklında bulunsun. Ya da koçluk grubuna da katılabilirsin. Derken adam gönderdi bile. 110 lira için teşekkür ederim Hasan'cığım. Çok sağ ol Cans. Shove in mid to then lean in towards that top side. So you'll see Mirwin going to be the one that's going to shove in that top side. You can always play with this ultimate for the TF as well. Varus BT'ye Jack'ı çekse. Fermus'la beraber kim kesecek? O adamı daha iyi olmaz mı? Şu an zaten ölmüyor ya. Bir de Kanoslamış da tanklık veriyor zaten. Okey bence. Ama dediğini de yapsa niye yapmadı demezsin. O ayrı konu. Yes, Jason's good, the poke is good, but it's just hard to get on top of the enemy team. It's really hard to do anything other than threaten with an empowered shock blast. And when the Zeri is this far behind, you just don't have... Ne demek koç yüzün Niski's holding the baton, praying he has someone to pass it to, and it's just not there. As Execute once again. Yalnız çok derin gitti bu sefer Elio'ya. Çok güzel flash attı be. Elio'ya ne yapıyorsun ya? Varus ne yapıyorsun? Öldü Varus ama hiç önemi yok be. Hiç önemi yok. TF tarıyor, Talia vuruyor. Oğlum bayağı vurdu lan herifler. Yarın leg yayını yetişmeye çalışacağım. Soul var. Jace fena vuruyor da pozisyon olmuyor Jace'e ya. And honestly, Braum just outscales. Look at how much damage Alvaro's going to block you. Execute just wants the 1v1 with Supa, but he can't even auto-attack. Yeah, and you can see there, Execute gets over the wall, could set up for a decent spot, but I mean, Supa, because there's no real threat onto him, is just able to walk forward, finish off Isma, and then Niski and Irrelevant, they're doing good work here. But there's just evet, bir de yanında Braum var ya, Jack'ı o yüzden de almamış olma ihtimali var. Varus ne zaman iş yapacak mı? Kanka katarakt mı var sende? Bu arada Zonya efsane eşya Varus'a. Nautilus ultisine basmak için alıyor. Bayağı mantıklı. Baksana ölmüyor ya. Katılı bulamadım, o nerede? Onu ben de bilmiyorum yine. Katıl nereden oluyor arkadaşlar? Ahmet Usta 10 euro göndermiş. Ahmet Ustam eyvallah. Çok sağ ol. Cansın. Ahmet Ustam. Gonna have Niski starting to try and roam over, see if maybe they can get the numbers advantage again. He's walking over so much vision on this bottom side of the map. And yeah, it's just SK just running out of opportunities here. And for Madline's Koi, they're doing a good job of not really letting them go for these plays, right? Vallahi they kind of realize, as you said, Alvaro is going to be tankier, Yoya tankier as well, then Isma. So as long as we are the ones playing aggressive and in this 5-man stack, we are going to be able to win. So just don't let them find the pick. Şu an mümkün değil o Varus ölmez. Mantle Soul'u var. Üstüne Kanoslamış Shield'ı var. Üstüne bir de arkadaşlar Zonya'sı var. Mümkün değil yani. Çok 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 zor. Bilmiyorum, Baron'u beklemelerine gerek var mı? Onu bile bilmiyorum yani. Yeah, it's also like because of Terminus, you get the extra armor and stuff as well, so you kind of just feed into, hey, I'm going to be very, very tanky. Kanoslamış Shield yok lan. Nasıl yok? Harbi mi? Ben niye bilmiyorum Meson'u? Doğru gitti, evet. Overheal girmiştir bu arada büyük ihtimal. Evet, %50 canın üzerindeyken AD veriyor. Ben niye onu tamamen aklımdan çıkarmışım? Zinza yakalandı. Talia çok kötü yere girdi. Zonya'sı var, basmadı. İndiği gibi Zonya basması lazımdı. Kötü oynadı orayı. Of of of, Varus'a bakın arkadaşlar. Zonya fena iyi oynadı oğlum Varus. Yine kırmızı seçti TF. Allah belanı vermesin ya. But in a moment, Madline's Koi are able to dismantle them. The TP to the bottom side of the map. The tower in their sights. The game win. Var ya, Varus fazla iyi oynadı herif. Fazla iyi oynadı. They finished stronger, continuing to rise in the tier list, taking down SK. Well fought in the early to mid from the SK mid jungle, but the later and later we got the more and more Mad Lions Koi. Varus çok free vuruyordu ya. Finding their first win in spring.
It was hard fought. But in the end, Madeline's quite able to bring it together. Mirren being the focus of attention for SK, but just wasn't quite enough for SK to get across the finish line. And Supan Alvaro winning that bot lane from level 1 just this. Madeline's kaldığı yerden devam ediyor. Really that SK had in this game. And a lot of this game is going to look like a super highlight reel. Koç düğün ne zaman? Düğün yok ya. Koç dövüşlerdeki karamayla yarık gökyüzü fazla oku değil mi? Tabii ki. Şimdi hemen duyurularımızı yapalım. Tekrardan. Arkadaşlar YouTube'a bir kontentimiz var. Tamam mı? YouTube'a bir kontentimiz var. Yarınki YouTube videosunda size göstereceğim, yani size bir mail göstereceğim yarınki videoda. Yarınki videoda da anlatacağım, size tekrar anlatayım. İstanbul'da ikamet eden 5 kişi arıyorum, tamam mı? Stüdyoda video çekeceğim. Çekeceğim videoda şu. Dünyada herkes çekiyor, bilmiyorum, biliyor musunuz? İşte hacker'ı bul, işte yurt dışında profesyonel NBA oyuncusunu bul, futbolcuyu bul gibi içerikler yapıyorlar böyle masada. Ben Asım, bir tane de sürpriz konuk, bronzu bulma videosu çekeceğiz. 5 kişi bulacağız. O bir tanesi bronz olacak işte. Diğer 4 kişi de normal herhangi birisi olacak. Mail atacağız. Oradan gelmek isteyenler, katılmak isteyenler, İstanbul'da ikamet etme zorunlu var. Ya da işte böyle yakın şehirleri olur. İstanbul olmak da zorunda değil. Yakın şehirlerden biz bilet ayarlarız bir şekilde. 18 yaş üstü olsun diyelim. Öyle güzel bir içeriğimiz var. Bronzu bulma videosu çekeceğiz bir tanesinde. Bir tanesinde 3 tane olacak tabii bu farklı günlerde. Bir tanesinde de şey videosu çekeceğiz. Profesyonel oyuncu bul ya da challenger'ı bul. Bir tanesinde de Şako OTP'yi bul videosu çekeceğiz. 5 milyonluk bir Şako bulup onun videosunu çekeceğiz. Stüdyo falan her şey hazır. Sadece kişileri bulmak kaldı. Kişileri bulduğumuz anda videoyu çekeceğiz inşallah. Öyle videoda büyük bir ihtimalle 15 Mart'ta çekilecek. İşte onda Özgür belki burayı koyar. Yarınki videoda da maili de gösteririz. Çünkü niye benim mailimi atmayın diyorum. Benim mailimi atmayın çünkü ben bakmayacağım. Ben bakarsam kimin bronz olduğunu bilirim. O yüzden bizim editörlerimiz ilgilenecek bununla. Editörler kişileri seçip kişileri oraya getirecek. Editörler ilgilenecek. Ben hiç iletişime geçmeyeceğim. O yüzden bana mail boşuna atmayın diyorum. Bakmam, haberiniz olsun. Bence güzel içerik. Bilmiyorum içerik hakkında ne düşünüyorsunuz? Ramazan içerisinde olabildiğince hızlı bu içerikleri çekip en az 3 tane video atmayı düşünüyorum. Ramazan ayı içerisinde. Bence tutacağını düşünüyorum. Ya bilmiyorum, her yerde tutuyor zaten. Demirler katılabiliyor mu? Yok, katılamıyor. Evet, bence de bayağı iyi. Umarım karşılığını alırız diyelim. Olabildiğince bu kadar yoğun bir dönemde bununla uğraşmak biraz zorlayacak bizi ama emeğimizin karşılığını inşallah alırız diyelim. O 5 kişiyle iftar yapacak mısın? Evet bak, iftar da yaparız, mantıklıymış. Kurgu olmaz ise olabilir. Kurgu neyi olacak kankam? 5 kişi koyacağız. Neyin kurgusu yani? Neyse. Kendinize cici bakın. Sizleri seviyorum. Güzel içerik ele bulmanın canlısı eğlenceli olur. Aynen. Bir tane de laptop koyacağız oraya. O laptoptan da arada sırada adamın biri diyecek ki ben mesela challenger'ım. Challenger'ım diyorsun. Geç şurada bir Yasuo ile combo yap diyeceğiz. Bilgisayardan hemen bir combo yapacak. Onu da ekrana vereceğiz inşallah. Güzel bir konsept var aklımızda. Bakalım, umarım güzel olur. Konuklardan da kesinlikle keyif alacağınıza inanıyorum. Çünkü güzel konuklarımız var. Tabii ki birkaç kişinin yoğunluğu var falan. Onlar gelmeyebilir falan ama konuklarda efsane olacak. Neyse, o şekilde. Bugünlük bizden bu kadar. Videosu ne zaman hazır olur? Tahminim videoların çıkış tarihleri 22 Mart. Bir gün önce olur, bir gün sonra olur. 22, 29, 5 hani 22 Mart, 29 Mart, 5 Nisan tahmini videoların çıkış tarihi. Ama dediğim gibi bir gün geç olur, bir gün erken olur vesaire falan filan. Bunlara tam bir şey diyemiyorum. Yarınki videoyu bu yüzden izlemeyi unutmayın. Oradaki mail isterseniz kayıt olmak ya da katılmak, maile atın ki bir an önce başvuru formunu doldurun. Başvuru formunu doldurduktan sonra da hayatımıza devam edelim. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçıyorum. Başvuru yarınki YouTube videosunda detaylarını anlatacağım. Yarınki video belli değil daha. Maili Özgür açacak. Hadi öptüm sizi.